Almanya'da şu anda maaş 2000 euro. Evet. Çalışan bir işçinin maaşı belki hata mola yapabilirim. Estağfurullah. Ev kirası 1000 lira. 1000 euro. 1000 euro yani onların parasına göre 1000 euro. Bizde de bugün İstanbul'da kabul et 2600-2700 lira maaş alıyor. 1000 lira ev kirası veriyor. O para buraya geldiği zaman orada adam gibi yaşamaya kalkarsa Türkiye'den kötü. Ama ne var onlarda? İltisat yapıyorlar. Hani buraya geldiği zaman değerlendiriyor diye mümkün olduğu kadar iltisat yapıyorlar. Buraya geldiği zaman değerlendiriyor. Allah razı olsun. Ekonomimize devamlı katkıları var. Ben ona da saygılıyım. Bir şey demiyorum. Peki Yani, geleceğe dönük umudun var mı ablacığım senin? Türkiye'de hayır. Yok. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ya da geleceğe dair yani planın ne? Var mı bir şey? Şu an yurt dışına gideceğim zaten. Neden? Kendimi orada daha iyi geliştirmeyi düşünüyorum o yüzden. Eğitimin ne? Lisans 2 üniversite okudum ama asgari ücretle çalışıyorum. Ne bitirdin kardeşim? 4 yıllık hemşirelik. Şu an hastanede tıbbi sekreter olarak çalışıyorum. Çalışıyorsun. Yani sen peki sağlık sektörü paranın bitmediği bir sektör. Evet. Ama ona rağmen nasıl şartları? Bekar olarak şartım şu an çok iyi ama 2 çocuğum olmuş olsa Türkiye'de imkansız bir şey. İmkansız. Çünkü markete giriyorsun, 4 parça eşya alıyorsun, 100 TL tutan bir devletten bahsediyoruz. Örnek veriyorum, yangın oldu, tüp söndürmelerini hemen fiyatlarını yükseltmeye başladılar. Yani böyle bir, evet fırsatçı bir memlekette, ülke. Evet ama bu çalışan insanlarla alakalı olan bir şey bu. Böyle bir şey olunca otomatikman ekonomi de değerini kaybediyor. Al abi ne diyorsun bak gençler böyle. Ne babam diyorsun? şimdi hanımefendi Gel. Düz bakıyor, arka yönü görmüyor ya. Abla bir daha söyle. Ya hayır ben Türkiye Paris en kötü adamın elinde ayağında terliği yok elindeki telefon 10 milyarlık telefon 15 milyarlık telefon sonra ekonomi kötü ben doğma büyüme İstanbulluyum Kurtuluşluyum Şişli bizde çöpler böyle yığın oluyordu çöpler alınmıyordu şu anda Paris saray önceden kiralar 2,5-3 liraydı şimdi kiralar 5-6 milyar çünkü ne veriliyor 5-6 bin en kötü adamın ya hiç kimsenin altında evinde kirada oturuyor altında arabası var. Ya demek ki uçmuşuz yani. Türkiye, Paris, yurt dışı. Ne yurt dışı ya? Yurt dışı zıkkım. Yurt dışından millet niye o zaman Türkiye'ye geliyor? Yani mesela ben bir AK Partili değilim. Ama AK Parti hükümetini beğeniyorum. Neden beğeniyorum? Adamlar geldi Türkiye'yi Paris yaptı. Ya nankör olmayın ya. Veya her şey bul. Bir markete gidiyorsun yok. Dünya ya. Bir giyime gidiyorsun dolu. Ya şuraya insanlara bak. Çünkü niye millet dışarı çıkıyor? Bir dışarı çıkmak. Benim şu an bir dışarı çıkmam 50 TL. Doymuyorlar ya bunlar doymuyorlar. Bunlar nankör. Şükretmiyorlar. Her şey çözülecek de. Evet. Aynen. Şükretme yok. Nankörlük bol. Lan daha adam ne yapsın? Herkesin altında araba. Trafikte yürüyemiyoruz çünkü önceden otobüsle giderdik. 2-3 tane otobüsümüz vardı. Şimdi tonla otobüs, tonla metro, tonla metrobüs. Daha bu adam ne yapsın? Evler, rezidanslar dolu. Kiralar 7-8 bin. Daire kiraları 2-3 bin. Bir markete gidiyorsun market arabasını var ya böyle dolduruyor. Ya günah ben böyle bakıyorum. Diyorum ki nasıl yiyeceksiniz bunu ya? Ertesi gün bakıyorsun çöpler yemek dolu. Demek ki herkes zengin. Ben ekmeğimi bile sayıyla alıyorum aman ziyan olmasın. Parçalıyorum kuşlara veriyorum aman ziyan olmasın. Bunu düşünmüyorlar. Ondan sonra gel bolluk bekle. Allah belanı veriyor. Yani Allah belanı veriyor çünkü hayvanları düşün. Duyuyor. Evet. Ama doğru. Ben yalan ağzını silip çöp atıyor. Evet. Çünkü bol. Bir restoranta git şimdi yer bulamazsın. Yani kafelere bak git yer bulamazsın. Çünkü niye para da olmasa harcam bile. Git evde kahveni iç. Bu yok burada içecek sosyete hanımefendi. Para da bol. İşte burada kahve 15 lira verecek. Ben şuradan 10 liraya kahve alıyorum Mehmet Efendi'den. 2 ay içiyorum evimde. Yani insanlar nankör olmayın ya. Takmışlar ya Suriyelileri koydu. Tamam mı? Herkes hata yapabilir. Bu adam da hata yaptı. Merhametli Müslüman. Suriyelileri buraya getirmek ben onu anlamıyorum Ya yani. işte ama çok doldular bir şey işte. O diyorum. biraz sıkıntı yani oldu Müslüman kardeşlerimize sahip çıkmak falan. Olsun ben şu 29 sene yurt dışındayım şu anda izine geldim. Nerede yaşıyorsun kardeşim? Hollanda. Anlat bir bak. Bir Türkiye ile Ben sana katılıyorum. Bütün söylediklerine Çok arkadaşlarım yok var, hepsi nefret ediyor yurt yok dışından. senin söylediklerine hepsine katılıyorum. Türkiye'de ondan sonra her şey serbest. Çırılçıplak geziyorlar hiçbir şey yok. Senin söylediklerine katılıyorum. Ne diyeceksin abi? Avrupa'yı Mesela bir anlat bize. ablam az önce bir marketten örnek verdi. Bilmiyorum domates 3 lira veya 5 lira. Geçen sene domates Avrupa'da 1 liraydı. Pandemiden dolayı şu anda 3 liraya çıktı.
Yani bu dünya genelinde böyle. Türkiye'de Peki değil ne ki. diyorsun Avrupa'ya göre yani Türkiye'ye kıyasladığında? Valla Gel abla şöyle gel. Türkiye'miz cennet. Türkiye'mizde her şey bol. Allah'ıma binlerce şükür çünkü Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Allah bizi daraltmıyor. Çünkü namaz kılanlarımız var, dua edenlerimiz var, bereket var. Anladın mı? Yani ama biraz daha şükür olsa insanlarda. İnsanlarda biraz fakirlere merhamet olsa daha da artacak her şey. Ama merhamet yok. Ne diyorum sana? Gidiyorsun restoranda bir de açık büfede dolduruyor. Ya günah ya, bu nimet. Az yiyebileceğin kadar al. Geride kalan da olmadı kalan bir fakire gelsin. Akşam veya bir hayvanlara verilsin. Yani bir israf var. Kardeşim Avrupa'da yaşayan Türkler mutlu mu? Onu anlat bize. Bak hanımefendi Türkiye'de her şey yolunda diyor. Sen ne diyorsun? ben hanımefendiye katılıyorum abim. Şimdi ben bakıyorum burada aç diyorlar, yani kimse aç değil. Ben yani söylemesi Kaç yıldır Hollanda'dasın? 93'ten 93'ten beri. Yani 17-18 senedir 29 oradasın. sene. Efendim? 29. 29 pardon. Peki ne diyorsun genel ekonomiye göre? Mesela hanımefendi diyor Türkiye'nin ekonomisi iyi, her şey yolunda. Avrupa Türkiye'ye gelsin diyor abi. Ne gerek var diyor. Ne diyorsun? Hani ben hanımefendiye katılıyorum, yani gerçekten şu anda Türkiye'deki yaşam dünyanın hiçbir yerinde yok. Demokrasi Türkiye'de hiçbir yerde yok gerçekten. Bunu gerçek diyorum yani. Sen git Avrupa'da örneğin şöyle bir polise böyle bir ters bile bakamazsın. Bir bayan erkek ayrımı yok. Joplarla yani öyle vuruyorlar ben bakıyorum Türkiye'deki polis dünyanın en gariban polisi gerçekten. Eziliyor zaten polis. Polis eziliyor, Cumhurbaşkanı eziliyor. Cumhurbaşkanı YouTube'a bir giriyorsun küfür ediyorlar ya. Cumhurbaşkanı bu senin. Avrupa'da bir Avrupa'nın bir ülkenin başkanına yani ufak bir küfür etsen hayatın bitti. Ben burada Ya Almanya'da polisler çatır çatır insanları öldürdü ya. Çatır çatır kameraların gözünün önünde öldürüyorlar. Hadi benim polisim burada bir dokunsun bakayım. Polis de ayak yiyor ya. birkaç ülkesine gittim yani işten dolayı gittim, İngiltere falan. Tutturmuşlar saray. Şimdi Türkiye gibi bir ülke, İngiltere'nin Birmingham Sarayı'nın yıllık maliyeti 3 tane saray yapılıyor. Gerçek yani. Yani onarım tadilatını. Tutturmuşlar Suriye'yi. Şu anda biz Avrupa'dayız. Hollanda'da 600 bine yakın Türk var. 400 bine yakın Marokan Fas var. Almanya'da 6 milyona yakın 6 milyona yakın Türk var. Farz et Suriyeliler nasıl buraya geliyor? Biz de buraya gidiyoruz yani. Şimdi onlar da insan yani ablam. Şimdi orada Suriyeliler şeyinde katılmıyorum sana. Şimdi Almanya'da sadece 6 milyona. Ne diyorsun abi sen bu Suriyeliler konusunda? Bak diyor ki biz de diyor orada göçmeniz diyor. Evet. Ya aslında düşündüğün zaman öyle. Ama şu anda Tayyip'e tek çamur attıkları nokta o oluyor. Anladın mı? Başka yoksa adamın şeyi yok yani. Ondan sonra işte bir yere takıyorlar Tayyip'in karısının çantasına. Lan sen kimsin? Sen basit bir asgari ücret alıyorsun. Sen de alıyorsun 500-600'de çanta. Ya insanlarda diyorum ya nankörlük, hainlik var. Adam koskoca Cumhurbaşkanı'nın karısı. Tabii ki en üstün çantayı giyecek. Sen Cumhurbaşkanı'nın karısı olsan, ben gideyim İsportacı'dan, Eminönü'nden çanta alayım var mı? Ya insanlarda mantık yok. Şu kafa boş. Beyin, zihniyet boş. atacak bir şey Çamur atacak bir şey çantaya bulamıyorlar. sallıyorlar. Aynen. Çantadan Vay öyle kadının oralardan çantası, gidiyorlar vay yani. kadının ayakkabısı. Adam koskoca Cumhurbaşkanı. Türkiye, dünyayı temsil ediyor yani. Gel bir şey soracağım. Gel kardeşim Evet, gel. gel aslan kardeşim. Sen Türkiye'nin ekonomisini, geleceğini nasıl görüyorsun? Çok da güzel görüyorum. 2023'te her şey zaten ortaya çıkacak. Doğalgaz falan. Abi görüşürüz. Bir şey değil mi? Doğalgaz bulunuyor, laf ediliyor. Altın bulunuyor, ona da laf. İşlensin, bir bekleyin. Hemen doğalgaz bulununca şey yapılmıyor. İndirim falan beklemeyin yani. Yani bu afetler oldu. Adam İşlemesi hemen var. düzeltti zaten. Hayır, afetler oluyor. Uçak nerede? Şimdi bir şey söyleyeceğim de o nasıl söndürüldü o zaman bu kadar kısa sürede? Gel buraya gel. Buraya gel. Ya O şimdi Türk Hava Yolları'na ait değil ki. TK oldu, depremler oldu. Adam hemen gidiyor binaları dikiyor. Eski hükümetler olsa hangisini yapacaktı? Eski hükümetlerde ben sana ne diyorum? Biz tüp bulamıyorduk, tüp. Ben de diyorum doğma büyüme ben kurtuluşum 40 yaşındayım. Biz tüp kuyruklarına giriyorduk. Margarin peki şu soruyu kuyruklarına sorabilir giriyorduk. miyim? 2 yılda ne değişti? Mesela İstanbul'u aldılar ya. 2 yılda ne değişti? Sadece bana bunu söylesinler. Cehennem oldu cehennem. Mesela? Otobüs bileti Söyle. 2 kere zam yeri. Ne oldu? Ne oldu İmamoğlu? Hani İmam'ın oğlu diyorduk işte biz. Siz güzel oldu mu? Bir şey değil mi? Her Cehennem şey oldu. nokta oldu. Şöyle bir şey var. Evet. Hani yapılan zamlar sıkıntı değil. Zam yapmayacağım deyip her şeyi güzel yapacağım Evet. deyip bunları yapması sıkıntı. Hani palavradan sallamalar sonra bunları getiriyor. Peki kardeşim bu göçmen politikası konusunda ne düşünüyorsunuz? Bak şöyle bir şey var. Göçmen alıyorsak ben asla karşı değilim. Ama alıyorsak hani bu
bunu dengede tutmamız gerekiyor. Hani düzenlemeler falan yapılması gerekiyor. Özellikle aile planlanması konusunda. Hani eğitim falan çok verilmesi gerekiyor. Bunların üstüne durulursa bence hiçbir sıkıntı yok yani. Evet. Mesela ben neyi gördüm? Söyleniyor, bak Bir saniye. kardeşim. Ben mesela ne gördüm biliyor musun? Buyurun. Bir dakika bekle kardeşim. Şimdi söyledi, yanlış söyledi. Yurt dışında bir Suriyeli Nerede yaşıyorsunuz? Fransa. Tamam. 41 yıl. Anlatabildim mi? Yurt dışında bir yabancıyı aldığı zaman usulüne göre alıyor. Yani Türkiye'de usulsüz alıyor. Mesela şu. Düzenlenme- 50 tane Suriyeli yan yana gezdiği zaman polis müdahale edecek. Eğer müdahale etmese alamaz. Yurt dışında 3 tane gelsin bakalım. Erkekse gelsin. 3 kişi. Gelip polis müdahale ediyor. Gezemezsin. 50 tane Suriyeli, ben geçen şahit oldum. Esenyurt'ta bir tane vatandaşı attılar yere, ağzını burnunu kırdılar. 50 kişi, o bir kişi. Tabii ki öldürecek. Polis müdahale etmiyor. O zaman devlet de almamalı. Benim görüşüm bu. Ben olsam almam. AK Parti'nin eleştirdiğim tek politikası, Suriye politikası baştan sona yanlış. Ama devlet Almamalı. polise vermiyor. Baba verecek. Ya ben canlı başla yangınları söndüren daha ayağı sakat bir tane bir sürü Suriyeli gördüm. Ama gelip orada nargile içenlere takmışlar. Biraz genelleme yapmamak lazım. Bir Suriyeli suç işliyor. Tüm Suriyelilere suça atıyorlar. Ya suç şahsidir, kişiseldir yani. Bunu yapmaya, ırkçılığa bağlamaya falan gerek yok yani. Peki abi sen bak, kardeşimiz Hollanda'da, sen de Fransa'dasın. Aynen. Avrupa'ya göre kıyasladığında Türkiye'yi nasıl görüyorsun şu anda? Şimdi bak, ekonomi olarak ayrı bir şey bu yabancı. Ekonomi olarak güzel. Ama eğitim eksik. Mesela şöyle bir şey var. Bizim Fransa'ya ya da Avrupa'ya göre bir kıyasla bakalım abi bize. farklar halen var. Birkaç sene sonra o seviyeye geleceğiz. Halen gelmemişiz. Euro 10 lira oldu, peki ne diyorsun? Euro 10 lira oldu, onu zenginlere soracaksın. Onlar dövizleri biriktiriyorlar. Gurbetçi olarak bu senin için şans mı? Elimizde gelen ne varsa gelip harcıyor zaten. Eğer gurbetçiler de olmasa belki 50 lira da olurdu. Bazıları da diyor ki gurbetçiler 10 euro 10 lira oldu, şöyle oldu, böyle oldu diye. Ufak tefek var tabii. Biz halka karşı biraz avantajlıyız yani. 1000 euro bozduğu zaman rahatlıkla bir ay tatil yapabiliyor. Ama buradaki bir avantaj yapamıyor. Yalnız Suriyeliler konusunda kesinlikle ben rahatsız oluyorum şahsen. 50 tane geziyor beraber. Abi gel. Abi her şeyi konuş, gel. Ben mi? Ben sana söyleyeyim. Biz konuşamıyoruz. Bak Çocukların geldi, Allah'a emanet ol. bir saniye. Biz AK Parti Sırayla abi, bekle konuş. sırayla mı? Biz 20 yıldır bu iktidarı görüyoruz. 20 yıldır iktidarın hakkında kimse bir şey konuştuğu zaman direkt ya cezaevinde ya da bilmem nerede. Ya işinden oluyor, ya ekmeğinden oluyor, ya cezaevinde oluyor. Bütün gazeteciler hepsi haksız da. Bu Türkiye'de kaç tane gazeteci içeride? Sadece AK Parti mi haklı? Bir de böyle bakalım bu olaya Türkiye. Şu an Türkiye dünyanın çöplüğü. Her rast gelen direkt Türkiye'de. Doğru mu? Kapılar açık. Bir de sıkıntı abi bak. Her yerden içeri giriyorlar. Şimdi biraz önce kadın diyor ki biz tüp bulamıyorduk. 20 yıl önce ben kara lastik bulamıyordum ayağıma. Şimdi de ayakkabı beğenmiyoruz. Bunu AK Parti'ye mi bağlamak gerekiyor? Teknoloji. Adam diyor ben buzdolabını diyor, AK Parti mi getirdi Türkiye'ye buzdolabını? Televizyonu AK Parti mi getirdi Türkiye'ye? Hayır. Bu teknoloji. AK Parti Türkiye'yi sattı hemşerim. Satıldı. Türkiye'de ne kaldı? Ya sıkıntı bir de abi. Ne kaldı Türkiye'de? Parti tutar gibi. Ondan sonra İmamoğlu diyorlar. İmamoğlu da dün geldi buraya. 350 tane hiç çalışmayan, aylık alan adamların hepsinin işinden etti. Bunun için mi kötü oldu İmamoğlu? Bunun için mi kötü oldu İmamoğlu? İmamoğlu hepsinden iyi. İmamoğlu Bolu Belediye Başkanı Suriyelilere iş vermiyor. Niye vermiyor? Niye vermiyor? Doğrusunu yapıyor. Biz acımızdan ölüyor. Suriyeliler nargile içiyor kafelerde. Onlar yetmemiş gibi şimdi de Afganlar. Niye? O için. Herkes açsın gözünü. Bunu kalkmış, tüpümüz yoktu önceden. O şeyimiz yoktu. Önceden tüpümüz yoktu. Önceden burada eski vapura binip karşı Kadıköy'e geçiyorduk. Şimdi vapur beğenmiyoruz. Lüks. Niye, bunu Tayyip mi getirdi veya bunu AK Parti mi getirdi? Hayır, teknoloji getirdi bunu kardeşim. Teknoloji getirdi. Ekonomi ne ekonomisi? Ne ekonomisi? Herkes acından ölüyor. Cezaevleri full dolu ya. Ekonomi mi kaldı Türkiye'de ya? Ne ekonomi? Ekonomiden kim? Zengin oldu bu devlette. Fakir oldu. 2 4. Peki. Bu kadar. Ben köprü yapmış. Ben köprüden geçemiyorum ki. Günlük 300 tane araba geçecek diyor. Günlük 50 tane araba geçiyor. Bu para senin benim cebimden çıkıyor. Abi millet bunları eleştirmiyor. Burada git bir 5 liradan aşağı bir çay iç bakayım. İç hadi.
Teknoloji. Gittik biz yangın için helikopter kiralıyoruz yurt dışından. Suriye'den, Rusya'dan helikopter kiralıyoruz. Niye? Ondan sonra diyorlar saray. Sarayda 12 tane uçağın ne işi var? 2 tane uçak yetmiyor mu? Biz neyiz ya? Bizim ekonomimiz 12 tane uçağı kaldırır mı? Herkes konuşuyor burada. Kadın anlatıyor, ben tüp bulamıyordum diyor. Nereden tüp bulamıyordun? Sen zenginsin de o yüzden. Fakirin halinden anlamazsın. Fakir burada karton topluyor. Burada oturuyor, çay içemiyor kadın. 7 milyon bir bardak çay ya. 2,5 milyon maaş alıyor. Zaten burayı, Türkiye'yi şu an kötüye şey yapan, yurt dışında çalışıp da Türkiye'ye gelenler bunlar yani. Niye? Orada yaşantı farklı. Orada yaşantısı farklı. Buraya geliyor işte 100 bin dolarla iyi yaşıyor burada veya işte 100 dolarla iyi yaşıyor. Oranın parası bizden daha farklı. O yüzden iyi görüyor. Sen nerede? Sen burada misafirsin. 2 ay kalıyorsunuz. Daha neyi görüyorsun 2 ayda? 2 ayda ne görüyorsun burada? Yani gurbetçinin Türkiye'nin anlaması çok zor. Yani burada yaşayan biri olarak bunu burada yaşamak, biz burada yaşıyorsak biz görüyoruz zorluklarını. Onlar yurt dışında çalışıyor. Geliyor burada 500 dolarda bir ay tatil yapıyor. Ama sen ben yapamıyoruz. Alım gücüyle alakalı bu. Peki abi. Dur bir dakika. Özür dilerim. Buyur. Abi sen nerede yaşıyorsun? Yok, ben Almanya'da yaşıyorum. Bekle abi sen. Ha. Ben sana kurban olayım 2 dakika. Rica ederim. Buyur. Ben burada demin bir bayan konuştu. Hep yalan konuşuyorlar. Niye abi? Çarşaflı o bayanın konuştuğu bak sen de farkındasın. Sen fikrin ne abi? Ben Onu söyle. fikrimi insanların Bak yalan abi, söyleme. çok Tabii enteresan insanlar şeyler yalan söylemeyin. Eğer biliyorsanız konuşun. Bilmiyorsanız konuşmayın. Türkiye bütün dünyayı temsil ediyormuş. Yalan. Türkiye kendisini temsil ediyor. Hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Ama sen Şu anda müdahale var ya, etmedin. şu toplumda en az benim fikrimde 20 kişi var. Ama konuşamıyor. Niye konuşamıyoruz biliyor musun? Bravo. Direkt ben içeridesin. Direkt içeridesin. Şimdi içimden çok kişi benim gibi konuşmak istiyor ama korkuyor. Ya diyor şimdi biraz sonra sivil beni alır. Niye konuşamıyorsun hemşerim? Cezaevine girmekten korkuyorsun. Doğru mu? İşinden olmaktan korkuyorsun. Korkuyoruz. Türkiye'de bir şey dediğin zaman direkt içeridesin hemşerim. AK Parti'yi eleştirdiğin zaman rahmetli Bülent Ecevit'in yüzüne adam kasaya attı. Yazar kasaya attı. Ne oldu? İşte diyor ki kadın diyor ki Cumhurbaşkanımızın eşi 10 bin dolarlık çantayla gezecek. Niye geziyor 10 bin dolarlık çantayla? Müdahale etmedim. Benim eşim tarlada çalışıyor 100 lira yemeği alamıyor. Suriyeli 60'a çalışıyor. Bizim Türk milleti Suriyeliyi çalıştırıyor 60'a, benim Türk milletini 100 liraya çalıştırmıyor. Ondan sonra Türkiye'nin ekonomisi de bu duruma geldi. Ondan sonra biri birine hırsızlık yapıyor, biri birine vuruyor, biri birine kavga yapıyor, olaylar oluyor. Neden oluyor olaylar? Ekonomi. Neden oluyor? Abi alım gücüne Maddiyat. Maddiyattan oluyor. Peki Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsun abi? Türkiye'nin geleceğini bu şekilde hiç iyi görmüyorum. Türkiye 2. Suriye olacak. Niye abi bu kadar sinirlisin? Anlamaya çalışıyorum. Kardeşim Neden? sinirliyim? Bu şekilde konuşulduğu zaman insanlar artık görsün ya. Görsün bunları ya. Abi iyi diyorsun da bak bir hata var. Şimdi böyle diyorsun da AK Parti'ye oy veriyor insanlar, o zaman sen mi yanlış düşünüyorsun, onlar mı? İnsanlar veriyordu. Veriyordu. Ben de verdim şahsen. Şerefime ben de bir kere verdim. Aynen öyle. Ben de bir kere verdim. İyi gördük. Gördük ama bu kadar profesyonelce oynandığını görmedik. Çok profesyonelce. Ne düşünüyorsun? Bundan sonra kollarım kırılsa vermem AK Parti'ye. Vermem de yanımdaki çevreme de verdirtmem. Niye abi? Ya niye göremiyoruz mu? Kör müyüz kardeşim ya? Niye daha ekonomi mi kaldı? Türkiye 2 tane burada 10 tanesi 8 tanesi Suriyeli. Şimdi Suriyeliler yetmedi, bir de Afganlar geliyor Türkiye'ye. Abi mevzuyu Suriyelilere bağlama. Afganlar geliyor. Ondan sonra ya Türkiye'de özgürlük yok. Yok, özgürlük diye bir şey yok ki kardeşim. İstediğini konuşuyorsun diyor mesela az önce hanımefendi Konuşuyorum dedi ya. ama şu an 5 dakika sonra belki beni alacaklar. Özgürüm ama şu anda. Gel Bak böyle gel. belki 10 dakika sonra bizi alacak siviller. Gel konuşalım. Gel kameranın karşısına gel. Hayır, özgürlük yok da bunları konuşuyor. Özgürlük değil Burada mi bunlar? konuşuyoruz ama belki 5 dakika sonra bizi siviller Hayır, kim çağıracak. alıyor? Abdü Hayır, yapma. kim? Niye Ya, gazetecilerin kim hepsini alacak? aldı içeri? Suçlu olanları aldı, suçsuzlar Niye dışarıda gazetecileri ya. niye aldılar hemşerim? Suçlu olduğunu. Bunların hepsi vatan haini miydi bu gazeteciler? Gazeteciler vatan haini mi, bütün gazeteciler? Olursan vatan haini mi olur? Eleştirdiğimiz zaman ben vatan haini miyim? Ben FETÖ'cü müyüm? Ben hiçbir parti tutmuyorum. 55 yaşındayım. Tutacaksın. Hayır, 55 yaşındaysan tutacaksın. Bir partin olacak, bir yolun olacak. Gidecek parti
yani gelecek parti gidecek parti arattıracak. Ya Onu hocam sana söyleyeyim kimi ben. arattı? Ben emekli kuyruklarında ölenleri çok gördüm. Kalp krizi geçenleri çok gördüm. Şimdi Bak 55 yaşında binalı İstanbul'da. atanlar kendi ödeleri görmüyor musun? Günde 50 kişi, günde 50 kişi, günde 50, bir dakika ben de konuşayım ya. Bak arkadaş AK Partilisin bak günde 50 kişi binalarda, bir dakika. Günde bak. Ama doğruyu konuş. Ben emekliyim kardeşim bak 20 bir dakika 20 bir dakika amca. Ben 25 yıl bu devlette çalıştım. Bir dakika ya. 25 yıl karayollarında çalıştım. Arkadaş çok güzel söyler. Şimdi 2 saat sonra eğer bir yanlış olursa polis götürür cezaevine. İnsanlar korkuyor, ben de korkuyorum. Adam AK Partili konuşuyor. Demin 2 tane kadın 1 saat yalan konuştular. 1 saat palavra attılar. Biz konuşamıyoruz. Baba ben azim işporta 25 yıl karayollarda çalışmış geçinemiyorum. Yalan konuşuyor. AK Partiler burada yalan konuşuyor. Ben bak şimdi arkadaş tüm laflarına katılıyorum. Binalarda aç ölenler var. Çocuğa pantol almayan, intihar eden var. Evine ekmek götürmeyen, karşı terk eden var. Bunları millet niye görmüyor ya? Niye görmüyor? Niye görmüyor? Adam bizi dinimizde, imanımızda, halkın cahil olduğunda kandıra ben eminim. Bundan sonra bu insanın beyni çalışacak. Çünkü kadın pazara gidiyor. İncirin kilosu 20 lira. Üzümün kilosu geçen sene 4 lira, bu sene 6 lira. Halk bunu artık görüyor, halk değiştirecek. Yani bu halk yalan konuşmasın, doğruları konuşsun. AK Parti olanlar da artık vazgeçmiştir. Ben şahsen bak işportan burada bak. Geçinemiyorum ben bak. 4 parça mal satacağım, ekmek yiyeceğim ya. Arkadaşlar katılıyorum, isterse polis benimle götürsün. Adamın tuzu kuru. Konuşuyor burada bayanlarla fazla konuşmayacağım. Şu Suriye'de gelen balıkatlar var, arabalarla neler yaşıyor biliyor musun? Nargile içiyor. Ben çorba içemiyorum ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun böyle devlet. Ay başında, Abi teşekkürler. ay başında git bu postanelere, kaymakamlıkların önüne bak, Suriyeliler sırada hep maaş alıyorlar her ay. Suriyelilerin bayram için Suriye'ye gidiyorlar. Ona ne diyorsun? Mülteci nasıl gidip de geri gelebiliyor? Bu nasıl bir mülteci? Mülteci gitti mi gelemez ki. Nasıl mülteci? Bunlar tatile geliyor Türkiye'ye. Maaşını alıyorlar. Maaşını alıyor. Almanya'da yaşıyorsun. Ben 50 senedir Almanya'dayım artık. 50 yıldır Almanya'dasın. Almanya'da 62 yaşındayım. bak Almanya'da milyonlarca mülteci var. Evet. Göçmen var. Onlar mesela Suriye'ye gidip gelebiliyor mu? Onları bilmiyorum. Yalnız şurada ben anladığım kadarıyla 10 dakikadır şey ediyorum ama ben seni haksız görüyorum. Sen müdahale yapmıyorsun. O bayanlar 2 tane çarşaflı böyle vardı. Hep yalan konuşuyorlar. Abi Bir saniye rica edeceğim. Bir saniye da karışmıyorum. Ama tamam bana karışmıyorsun da tamam da bak dünyanın her yerinde bir polisi, bir cumhurbaşkanı, bir politikacıyı, bir belediye her kişi eleştirebilirsin. Bu senin yasal hakkındır. Doğru. Ama bunlar yalan söylüyor. Diyor ki o 2 Alman polisi alıyor götürüyor. Bunlar yalan. Ben Alman vatandaşıyım, Türk vatandaşı da değilim. 50 senedir Almanya'dayım. Orada özgürce görüşünü söyleyebilirsin. Her şey bir şey söyleyebilir. Kimseyi eleştirmeden, incitmeden, küfür etmeden söyleyebilirsiniz. Arkadaşın dediklerine katılıyorum. Doğrudur. Peki abi eskiye göre kıyasladığınızda şimdi beyefendi az önce çok Ben ilginç tespitlerde bulundu. Eskiye göre kıyasladığında Almanya'dan bakınca Türkiye'nin ekonomisini falan nasıl görüyorsun? Tamam ekonomisi şu anda ben iyi görmüyorum. Biliyorsun 1 euro 10 lira olmuştur. Türkiye'nin borçları fazladır. Söyleme 700 bin kaç milyar borcu var. Kafeler hep dolu değil mi? Ben de Almanya'dan geliyorum. Ben de Almanya'dan geliyorum. Senin bilgin yok o zaman. Nasıl bilgim yok? 180 milyar dolar. Benden iyi yaşıyor Türkiye'de insanlar. Şimdi benden iyi yaşıyor buradaki insanlar. 780 milyar Almanya Türkiye'nin borcu var. Abi gelsene bak Senden benden iyi yaşıyorlar mı? Abi 100 euro ile Almanya'da mutfak alışverişini yapabilirsin. 100 lirayla burada yapabiliyor musun? Sigara ne kadar Almanya'da? Sigara ne kadar Almanya'da? 10-15 euro arası. 15. Tamam dur. Benzin ne kadar? Kira ne kadar? Benzin ne kadar? Kira ne kadar? Benzin ne kadar? Emekli maaşı ne kadar? Ben burada bir emekli maaşı, ben de memleketime gidemiyorum. Bir emekli maaşıyla memleketime gidemiyorum. Bir emekli maaşı Türkiye'nin dünyayı geziyor. Evet. Ya 1,5. Gel daha geçen hafta Almanya'da 1,5 euro ya. Gel kardeşim. 1,5 euro benzin. Tamam. Burada ne kadar? Burada ne kadar? 8 lira litresi. Alım gücüne bak. 100 lirayla burada ne kadar alışveriş yapıyorsun? Benim kiram 800 euro. Burada 3600 euro Ataşehir'de kira veriyorum kardeşim ben. 3600 lira kira veriyorum. İstanbul'u dur abi İstanbul'un her yerine bak. Ben lüks yerde yaşıyorum. 500 lira veriyorum. Ben de Nerede Almanya'da yaşıyorsun? geliyorum. Emekliler Almanya'da perişan biliyor musun? Evet. Tamam mı? Yalan söyleme hiç lüzum yok. Kim Emekliler nasıl yaşıyor? Alım ben gücüne 40 senedir Almanya'dayım. Almanya şu anda bitmiş.
bitmiş. Ya şu anda hayat varsa Türkiye'de var. Hayat varsa Türkiye'de var. Sen nereden geliyorsun? Bir saniye kardeşim, ben sana diyorum ki 3500 lira diyorsun. Millet çöplükten ekmek topluyor. bir dinlemesin. Nasıl toplamaz? Nasıl Bağırmıyorum, toplamaz? Sen ne kadar bağırmıyorum. çalışıyorsun? 100 lirayla 100 lirayla ne kadar alışveriş yapıyorsun? İki işte çalışıyorsun. Hasta yatıyorsun sen. 100 lirayla ne kadar alışveriş yapıyorsun? Ne yaptın? Ya bağırmadan konuş. Sen bağırıyorsun. Sen bağırıyorsun bana. Ben Almanya'yı sana anlatıyorum. Sen göster bakayım bana pasaportunu. Göster. Arkadaş diyor ki kalsın, sen baban ona para verecek. Sakin. Bir şey söyle abi. Abi. İleri geri konuşma. arkadaşlar bak Abi. bir dakika dur ya. Abi lütfen. Rica ederim. Almanya bitmiş tamam mı? Emekliler Almanya'da çöp yiyor çöp. He, tamam mı? Bu kadar. Almanya'da çöp yok. Almanya işi bak, Almanya işi değil bak kardeşim. Bir şey söyleyeyim. Şimdi Siz yurt dışından Türkiye'de buraya bir aylığına geliyorsunuz. Bir ay kalıyorsunuz. Buranın ekonomisini, buranın işini nereden hemen çözüyorsunuz? Bir ayda hemen biliyorsunuz. Madem burayı niye Almanya'da duruyorsun? Gel Türkiye'ye. Ekonomisi iyi dedim ben. Etmeye gerek yok. Yok Bağırmaya çağırmaya da gerek yok. Ekonomisi iyi dedim ben Almanya'nın. Hayır. Madem Türkiye güzel ya. Bir dakika. Tamam da ben de diyorum ki bak bir paket diyorum sigara 75 TL diyorum. Doğru. Gel buraya o zaman. Ama sen orada euro kazanıyorsun kardeşim. Lira bu kazanmadın. kadar kadın katliamı var mıydı? Kadın katliamı var mıydı? Ben sana insanca Oradan soruyorum. oraya mı geçtik? Bir dakika niye oldu? Niye oldu? Bu kadın katliamları 100 euro ile haftalık alışveriş yapabiliyorsun. çocuğuna süt Yalan götüremiyor. söylüyorsun. Hep yüksektekiler yiyor, içiyor. Bak bir şey söylüyorum. Ya buyurun. Özür dilerim. Bir sakin. Bak şimdi abi diyor ki. Tamam. Memur Bey bir dakika arkadaşım. Bir dakika müsaade et. Bak. Kardeşim müsaade et. Tamam. Lütfen. Buyurun. Bir şey söyleyeyim. Bak saygı sevgi içerisinde bak. Şimdi şunu soracağım ben. Şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki Avrupa'da yaşayanlar Türkiye'ye göre şanslı. Ekonomiyi konuşuyoruz. Rica ederim. Buyurun tabii ki Beyefendi buyurun. diyor ki Almanya'da diyor ekonomi kötü diyor. İki işte Olabilir, tamam. İki işte Tamam. çalışıyorum ben ya. Türkiye'ye gel. Sabah 4'te kalkıyorum işe gitmek için. Tamam. Ben bir şey diyebilir miyim? Bak arkadaşım, Almanya kötü bir yerse Türkiye senin vatanındır değil mi? Buyurun gel buraya. Sen nereden geliyorsun buraya? Ben mi? Ben Güneydoğu'dan buradayım. 25 senedir buradayım. Sen niye orada kalmadın? Ben memurdum. Haklılığı savun. Buradayız. Sen gel diyemezsin abi. Sürgün edildim. İşten ayrıldım. PTT memuruydum. Ajan olmadığım için. Güneydoğu'da yaşadınız mı siz hiç? Köyünüz yakıldı mı? İnsanlar yakalandı mı? Çok bağırınca haklı olmuyorsun. Tamam bak canım benim. Türkiye'de ekonomi azınlık, çoğunluk azınlığa tabidir. Bu gerçek bir şeydir. Bugün üsttekiler yiyor, alt tabaka aç, susuz, perişandır. Sen de yiyorsun. Ben mi? Evet. Ben ne yiyorum? Ben sana aç olduğumu söylemem ki. Ben tenezzül etmem. Ben halkın adına konuşuyorum. Ben senden durumum daha iyidir. Halkın konuşmacısı mısın abiciğim? Evet. Beni sen temsil edemezsin abi. Seni etmiyorum ki ben Edemezsin zaten. Neden edemezsin? Ben seni etmiyorum temsil. Kardeşim ben genel konuşuyorum. Sen de genel konuşacaksın. Diyorum ki sana. Nasıl şahsım yani? Kiram ben 2000 euro alıyorum ben. Siz nerede yaşıyorsunuz? Ben Almanya'da yaşıyorum ve 50 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Almanya zengin değil. Bakın burada bir temizlikçi evine temizliğe bulamıyorsun. Gelirse de günlük 250 TL alıyor değil mi? İyi bir para. 30 gün gitmiş olsa çok iyi bir para. Almanya'da 400 euro için her gün 2 saat gidiyorlar. Şurada bana bir bayan göster ki her gün 2 saat 400 euro için evine temizliğe gideni. 400 euro da çok bir para değil. Biz otobüse orada yakın mesafeye 2.60 ödüyoruz. Burada Tenere'den nereye bin? Bir de aylık kart aldınız mı 157 kuruşa geliyor. Bunları göz önünde tutun. Göz önünde tutun. Şimdi abla diyor ki bak diyor burada diyor biz Almanya'dayız bu kadar rahat değiliz diyor. Sen ne diyorsun? Bizim Türkiye'de abla dedi ki ben çalışıyorum dedin değil mi ablacığım? Tamam. Buradaki bayanların hepsi Türkiye'deki kadınlar da çalışıyor. Askeri ücretle. Ablacığım bak askeri ücretle çalışıyor ama yetmiyor. Niye yetmiyor? Ben söyleyeyim sana. Bizim Türkiye'deki insanlar ev kirasını Suriyeli'ye 1000 liralık evi 1500'e veriyor. Kimin hatası? Yine biz kendi halkımız değil Tamam. mi? Kendi halkımız. O zaman o halka İşte- yapacak. O kişiye şahsen, devlete değil. Onu yapan halk. Ablacığım Suriyeli'yi kim soktu? Ama tamam da ya dardaysa bir insan biz Müslümansak darda olana Başımız yardım üstünde. ederiz değil mi? Bak ablam çocukla yaşlısı başımızın üstünde yeri var. Tamam mı? Yapacağız ama gencine ne yapacağız abla?
Gencine ne yapacağız? Ama bakın onların hangi şart... Nargile içiyor, benim askerim de Suriye'de savaşıyor. Haklısın ama hangi şartlar altında buraya geldiğini bir düşünelim. Lafı farklı yere geldiği için. Laf farklı yere geldiği için ablacığım. Şeydeydik, haklısınız, ekonomideydik. Laf çevirdi, politikaya, mültecilere geldi. Ve doğru değil. Hepsini çorba ediyorsunuz. Bir konuda kalın. Bakın bas bas bağırıyor. Yok Güneydoğu'dan gelmiş. Neredeyse adamın üstüne yürüyecek. Ya bir kere tartışmayı öğrenelim. Şimdi bir şey soracağım efendim. Siz Almanya'ya, Türkiye'ye baktığınızda burayı, bu ekonomiyi, vatandaşlarımızın bu yaşantısını nasıl görüyorsunuz? Onu konuşuyoruz. Ben şunu diyorum. Önce her şeyden önce şu zihniyetimiz değişmeli. Ta çocukluktan değişmeli. Çekirdeği çıtlatıyor, yere atıyor ya. Bu nasıl bir Müslümanlık? Müslüman temiz olur. Öyle de diyebilirsiniz. Müslüman temiz olur. Müslüman dürüst olur. Müslüman kimsenin hakkını yemez. Biz yani yurt dışından gelenler burada ne kadar bıçak yediğimizi bir düşünebiliyor musunuz? Müslümanlıktan ben bir şey söyleyeyim. Dinimizde ablacığım bak dinimizde tırnak içinde söylüyorum. Tırnak içinde. Toprağını, vatanını bırakıp savaştan kaçana yardım etmek günahtır. Dinimizde genç çocuğu olsun başımız üstüne, yaşlısı olsun başımız üstüne ama gençleri Türkiye'yi doldurdu. Her gün kavgalar. Ekonomiyi mi? Tamam. Hayır sen de aynı konuyu söyleyince ben cevap verdim sana. Şimdi abla bak, sen öyle söyleyince ben cevap verdim sana. Hocam müsaade, özür dilerim. Buyurun. Şimdi Avrupa'dan bakınca Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Ben bunu konuşuyorum. Boş ver çekirdeği falan. Bunu anlat. Şöyle, genel baktığımızda Türkiye iyiye gidiyor. İyi gidiyor. Önce bizim devlet bakanlarımız böyle el pençe duruyordu dışarı ülkelerde. Bizim adamımız dik duruyor. Türklüğümüzden utanan Türk'üm diyorum. Türkiye'de bir kitle çekemiyor. Bütün dünya kıskanıyor Cumhurbaşkanımız ama bir kitle çekemiyor. Ben bundan 41 senedir 25 yıldır tedavi görüyorum. Yemin ederim ki ilacımı alamadım ben. Karadenizliyim. Yemin ederim ilacımı alamadım ben ya. Bak ben protez ameliyatı oldum. Çapa Tıp Fakültesi'nde bir kuruş ödemedim. Bu devletten başka bir devlet tanımıyorum ben. Ben ilacımı alamadım ya. Tedavimi alamadım. Ben yine bu ülkenin insanıydım ben ya. Ben yine bu ülkenin insanıydım bak. Ülkenin insanıydım yine. 25 yılda ben bu ülkede yaşıyordum. Ben ilacımı alamadım ya. Ben tedavimi bıraktım ya. Düşünebiliyor musunuz bunu ya? Hala bütün dünya Cumhurbaşkanlığı gıptayla bakıyor. Bir tek bizim Türkiye'de bir kitle yani. Bir kısım kitle. Evet herkesi şimdiye kadar Türkiye'de yabancı ülke gidip de elini pençeyle duran Cumhurbaşkanları vardı, başbakanları vardı. Ben çocukluğumdan beri hatırlıyorum. 41 yaşındayım ben. Ben yani yaşayarak öğrendim hayatı. Sen belki buraya geldin ama 21 yıldır ben tedavi görüyorum ve tedavimi olamadım ben ya. Tedavimi olamadım. Bak devlet yüzünden olamadım tedavimi. Devlet yeşil kartım yok. Babamın sigortası yok. 10 çocuklu bir aileyim ve bir babam bize bakacak açız. Şükredelim. Değişti şükredelim. 25 sene önceki adamlar kötüyse şu zamanki adamları da iyi yönlerini de tartışan kötü yönlerini de tartışan. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir ülkeyi yönetenlerin hepsine de saygımız var. Halk nezdine inene saygımız var. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nda Bolşeviklerle Lenin savaşıyordu. Lenin'in askerleri Lenin'in oğlu Bolşeviklere esir düşüyor. Bolşeviklerin komutanı da Lenin'in eline düşüyor. Bolşeviklerin komutanı diyor ki sen diyor benim komutanımı bırak diyor, ben de senin oğlunu bırakacağım. Lenin'e soruyor. Grand Lenin. Lenin'in cevabı bu oluyor. Diyor ki benim oğlum komutan değil diyor. Seninki komutandır. Benim tüm yakalananları bırakırsan ben senin komutanını bırakırım. Ülkemizin lideri, saygım da var, bir çocuğunu askere yollamadı. Ben askerlik yaptım. Bu sefer savaşla olsa gitmem. Allah'a emanet olun. Bravo. Gel ablacığım gel. Ablacığım sen dedin ki Türkiye'yi kıskanıyorlar dedin. Kıskanıyorlar, evet kıskanıyorlar. Ekonomi olarak yabancı ülkeden niye buraya geliyorlar? Türkiye demek rahat bir ülke. Niye İstanbul'a geliyorlar? Niye Türkiye'ye geliyorlar? Ben Türkiye neden geliyorlar ya? Burası demek ki rahat. Bir anlatsın var demek ki. Ben birebir yaşadım ya. Yokluğu da yaşadım. Hastalıkla tedavi olamadığımı da yaşadım. Yani böyle bir devlet daha yok yani yok. Abla şimdi tedavi olabiliyor musun? Evet oluyorum. Vallahi ben göz için muayene aldım. 3 ay sonra ben bugün ben hastanedeyim ya. Ben hastaneden geliyorum şu anda. Yine Çapa Tıp Fakültesinden geliyorum. Bir kuruş ödemedim ya. Yemin ediyorum ben kemoterapi tedavisi gören, en ağır tedavi gören olamadım. Para yok. 10 çocuk var. Babamız yok. Devletin yardımı yok. Ya yeşil kart yok.
Yok 20 dönüm fındık bahçesi var. Bak şimdi abi bir dinleyelim. Ne Şimdi diyorsun abi? ben şimdi evde ne pişireceğimi düşünmüyorum. Varlıktan düşünüyorum şu anda. Ne diyorsun? Şimdi sen Ya İstanbul'da Bir dakika dinleyelim. Sen konuştun bak. Sırayla. Pardon. herkes tatilde, yokluk var diyorlar. Herkes tatilde. Lokantalar dolu, restoranlar dolu, herkes dolu. Şuraya bile gelmek, ya şuraya bir vesaitle bile gelmek 7 liraya otobüse. Buraya geliyor adam aç mı duruyor? Aç mı duruyor? Nasıl geliyor? Demek ki para var geliyorlar millet. Evinde duran 7 lira. bir şey yok. Bir bilet neden 7 lira? Bunu bir sorgula. Bak ablacığım, Ekrem İmamoğlu nasıl 2 tane zammı üst üste yaptıysa onu eleştireceksen Tayyip Erdoğan'ın yaptığı zamları da eleştireceksin. Particilik yapmayacaksın. Artı bir şey yapmak. Particilik yapmadan. Ben 25 sene öncesinde de vardım, şimdi de varım. Ben yaşıyorum ya. Kötüyse Ben yaşıyorum. şu zamandakiler iyi Sen yokluğu biliyor musun? Peki abla ben sana bir şey Sen sorabilir yokluğu miyim? bilmiyorsun sen yokluğu. Sen yokluğu biliyor musun? Sorabilir miyim? Benim belediye başkanım neden Almanya'dan kredi çekiyor abla? Burada iş yapmak için. Neden yapıyor? Vermedi devlet. Vermedi devlet. Vermedi. Yardım Boğaziçi Köprüsü'nün gelirlerini Niye güzel aldılar. olmadı? Vardı. Yardım teşvik Bundan fonu öncekiler biriktirdim. çalıyordu, o da hiç Belediye alamadı. başkanı Almanya'dan kredi çekmeye ihtiyacı yok ki. Nasıl yok? Veriyor mu teşvik primi? Öncekiler niye çekmedi? Bütçeye bakar. Teşvik primi veriyor mu? Bütçeye bakar. Bak ben bugün... Kredi çekmeye. Yapma gözünü seveyim ya. Oldu gitti tatil yapman ya. Yapmayacak mı? Cumhurbaşkanı da orada saray yapıyor. Her memlekette saray olacak diyor. Ya bırak Allah aşkına bırak ya. Türkiye'ye bak. Ben yaşadım orada. Bak abla sen kapalı bir insansın değil mi? Ben kapalı, benim Yok, Allah'lı benim. türbanlı bir insansın değil mi? Bak Yanlış görünüyor. Allah yolunda bir insansın. Ben sana bir şey soracağım. Bana sadece şunun cevabını ver. Çocuğun var mı abla? İki tane var. Allah'a çok şükür benim de var. Allah bağışlasın, Allah uzun ömür versin. 45 tane çocuğa tecavüz ediliyor Ensar Vakfı'nda. Bir kereden bir şey olmaz diyor. Niye o değil? Niye o değil? Niye o değil? Ondan sonra zaten onlar kapatıyorlar. Açığa çıkmıyor. Açığa çıkmıyor. Ondan sonra konuşunca da böyle susturuyorlar. CHP'de kendileri birbirine, ya CHP teşkilatları birbirine tecavüz ediyor. Bunlar ne susması ediliyor? Konuşuyoruz şu an. Bir dakika, CHP teşkilatı birbirine tecavüz ediliyor. Niye kapatılıyor? Onlar da Niye kapatılıyor? Bak, niye kapatılıyor? bak kardeşim particilik yapma. Ben vatanımı savunuyorum. Ben vatanımı genel olarak konuşuyorum. 600 tane vekil var millet. Buna şerefsiz demeyin. Ben diyorum abi mecliste 600 tane vekil var. 600'ü de ben hayinim. Size göre herkes hain. 600'ü de bizim hakkımızı savunmuyor. Öyle Ya ben senin hakkını savunuyorum. Sen de hakkını Ben vatanımı savunuyorum yani. Ben vatanımı savunuyorum, vatanımı. Savaşırım tabii ki ya. Savaşırım tabii. Bugün çağırsalar vallahi de savaşırım. Sen buradan da kaçacaksın kardeşim. Ben canımı verir yine gitmem. Size kalınca herkes vatan haini zaten. Sıkıntı orada. Siz eleştiren olunca hemen vatan haini diyorsun. Nereden biliyorsun kardeşim vatan haini olduğunu? Ne diyorsun? Ne dediğim ben senin hakkını da savunuyorum. Kendi hakkımı da savunuyorum. Alım gücüne bak diyorum. Allah biliyor musun? Harca biliyor musun? Ne kadar kira veriyorsun? Yol parasına ne kadar para veriyorsun? Bunları niye eleştirmiyorsun kardeşim? Kim yaptı? 3 liradan 7 liraya kim çıkarttı? Ben mi çıkarttım? Ülkenin başında lider Ya kim? kim burada? İktidar Büyükşehir Belediye. Kim? Ya böyle işler yorumlama. Bak şimdi beyefendi bak Almanya'da yaşıyor, Türkiye ile kıyaslıyoruz biz. Avrupa ile Türkiye ekonomiyi. Beyefendi diyor ki bak diyor burada diyor insanlar eskiye göre daha rahat yaşıyor. Doğru mu abi? Abi restoranlarda yer yok. Kafelerde yer yok. Yemin ediyorum her yer tırfım. Gecenin 12. Camiler bomboş. Hayır, araya da gidelim. Yok. Bomboş. Ben camiye de gidiyorum sabah namazına. Kardeşim bu zengin camiler bomboş. Değil ki. Ya tamam da ben size anlatıyorum bak ben Almanya'da yaşıyorum. Vallahi yemin ediyorum size imreniyorum ya. Niye imreniyorsun abi? Abi niye? Hayat. Seni kimse tutmasın. Gel ülkeye yaşa ya. Gözünü seveyim. Tamam da ben 9 yaşında gitmiş. Her seyahatim geleyim. Tamam hepinizin kurulu düzeni var. Anlıyorum da. Kötüye kötü deyin kardeşim ya. Bak sen hemfikir miyiz? Ekonomi hani sen diyorsun ki Avrupa'nın yok öyle bir şey demiyorum. Avrupa'nın ekonomisi çok mu iyi zannediyorsun sen? Nasıl yaşıyorsun sen anlatsana. Abi iki işe gidiyorum ben. Sabah 4'te kalkıyorum. Tamam. Az önce dedin ki burada sabah 4'te 5'te kalkıyorlar mı? Ben gel piyasaya burada piyasa 5'te 6'da kalkar. Ben görmüyorum valla. Nasıl görmüyorsun? Üsküdar'da kalıyorum bugün. Üsküdar'da saat 4'te 5'te insanın lambaların yandığını görmüyorum. Herkes işine gücüne gidiyor. Metrobüsüne biniyor, metrosuna gidiyor, arabasına biniyor. Başka şeyleri görüyorum ben demek ki. Abi o zaman bakış açımızla alakalı bir şey. Kardeşim bir dakika müsaade eder misin? Bak. Tabii. Söyle abi. Ben otelde kaldım. Azerbaycan Bakı'dan. Hoş geldin. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Saat 2-3'e kimi rəqs eləyirlər. Kim rəqs eləyir bilmirəm.
Raks bilirsiniz ha? Dans. O dans Eğlence. eliyle. Kim yapıyor? Musiki otelin öbür tarafında. Ha. Tamam, keyif Sen eliyle. Türkiye'yi nasıl Yani görüyorsun? istirahat ederler, gezirler, dolanırlar, çok rahat. Sağ olun. Peki Almanya ile ilgili anlattım, bak biz sabah 4'te gidiyoruz. Beyefendi de diyor ki kardeşim diyor burada da biz yatmıyoruz Abi diyor. görmüyorum ben saat 4'te kimsenin kalktığını. Sabah namazına kalkınca kimseyi görmüyorum ben sokakta. Gel piyasaya bir çıkalım. Sabah kaçta piyasa açılıyor bir görelim. Kaç kişi kalkıyor? Hangisi? Bak kimse İstanbul'la sabah 10'da işbaşı yapmaz. AVM'lerde çalışanlar hariç. Beyefendi Beyaz yakalılar birlikte. Hoş bulduk. Nereden yaşıyorsun? Almanya Stuttgart'tan geliyorum. Buyurun. Şimdi abiye katılıyorum onun görüşü ama bizim insanlar matematiğe, fiziğe de inanmıyor. Bak beyefendi dinliyoruz. Abi sırayla özür dilerim. Buyur abi. Yani bizim insanlar matematiğe, fiziğe de inanmıyor. 1 euro 10 TL. Yani bu adamlar senden 10 kat ileride ekonomi olarak. Ama bizimkiler ona da inanmıyor, buna da inanmıyor. Bilmiyorum yani. Yani matematiğe inanmıyoruz, fiziğe inanmıyoruz. Yani biz inanmak istediğimize inanıyoruz. Ona bakarsan Allah'a bile inanmıyorlar. Başka bir şey anlatıyor. Ben ekonomiden konuşuyorum. Herkesi dini kendine. Bizi ilgilendirmez. Yani biz matematiğe baktığın zaman Ona Allah'a inanmıyorlar ya. abicim bir saniye. Sen şunu söyle. Almanya ile Türkiye'nin Bir saniye abi. Ben şunu anlatayım. Şimdi atıyorum Bayern Münih birinci değil mi? Bir kümes takım sonuncu. Ortada sen ne kadar o kümes takımı sevsen bile diyemezsin ki ben Bayern Münih'ten üstünüm veyahut da Bayern Münih kadar iyiyim diyemezsin. Çünkü veriler ortada. Türkiye'nin ekonomisi ortada kardeşim. 1'e 10. Bu kadar basit. Yani bunun tartışması yok. Almanya'da nasıl? Abi Almanya bilmiyorum ne iş yapıyorsun? Ben Düsseldorf'ta Tamam ne iş yapıyorsun abi? Mesleğin nedir bilmiyorum. Eğitim seviyen nedir? Lojistik yöneticisi. Abi bak ben 2000 euro maaş bir saniye 8 euro kiram var. Ne diyeyim? Hayatı yaşıyor. Abicim konuşabilir miyim ya da abi yanlış şey söylüyoruz. Bakın 4. ayda geçen sene koronaya girdik. Devlet bize bir formla 9.000 euro tek para yolladı bir haftanın içinde. 11. ayda 4.500 euro yolladı. 3. ayda 7.500 euro yolladı. Şu an 4.500 euro tekrar yolladı. Geri almamak şartıyla. Bunun kıyası var mı? Siz bu paraları burada kazanamıyorsunuz. Ama hani darılıp gücenmeyin, havanızdan da geçilmiyor kardeşim. Zor geçiniyor. Abi, hani ya gerçekten ben size üzülüyorum yani. Peki eskiye göre kıyasladığında ekonomi iyiye mi gidiyor, kötüye mi? Yani Avrupa'ya göre Ben kıyasladığında şöyle mesela... söyleyeyim, her yeni doğan çocuk büyür. İsterse şey olsun, yani büyür yani. Ben Bulgaristan'a gittim, Sofya'ya gittim. Orada da araba var, orada da şey var yani. Her ülke kalkınıyor. Türkiye mahsus değil ki bu olay. Peki bugün bir cep telefonsuz dünyayı düşünün. Türkiye'deki insanlar lüks mü yaşıyor? Abi ayağını yorganına göre uzatmıyor. Bence bu Türkiye'nin halkı cahil. Okumamış. Polisi bile İngiliz. Türkiye'nin halkı cahil dediniz de. Evet. Şimdi ben doğuluyum. Evet abi. Ya Şimdi ben özür dilerim. Ben doğuluyum. Size saygım sevgim var. Hani Doları 10 dolar 100 dolar bizim 10 katımızı söyledin güzel. Hiç bu neden artıyor? İçimizde içimizde hain insan doları zorla topluyor getiriyor. Abi bir şey Hain deme. Lütfen rica ediyorum. Doları zorla fırsat tanımıyorsun kardeşim. Boş konuşalım. Hayır cevap vermek istemiyorum. Siz bana bir Türk markası söyleyin. Almanya'da Alman'ın tanıdığı Türk markası söyle bana kardeşim yok. Ama her şey Almanlar üretiyor. Audi, BMW, VW donumuza kadar, şu mikrofona kadar Almanlar üretiyor. Kardeşim biz ne üretebiliyoruz ki? Ne var? Neyimiz var bizim ya? Kendimizi dev aynasında mı görüyoruz? Ya aynen öyle. Neyimiz var? Bana bir marka söyle de ki şu markayı Almanlar tanıyor de. Söyle bana abi bir tane marka söyle. Ya gazoz ya bisküvi başka ne var ki? Abi, neyimiz var abi? Almanlar satıldı. Kendi yerli markalarımız. Ya abi siz şimdi Kapıkule'den dışarı çıkmamışsınız. Sanki orada yaşıyormuş gibi konuşuyorsunuz kardeşim. Ben orada doğma büyümeyim. Gelin görün bakayım adamlar ahlaklı. Bu adamlara Allah dinini iman nasip etsin. Elini sıkmak istiyorum. Adamlar ahlaklı. Ahlaklı bizde ahlak yok kardeşim ya. Ama lafa geldi mi cak ötüyoruz. Yok bir şey boş. Debrej balatası sıyırmış gibi
Hani araba olur ya, debriyaj balatası sıyırırsın. Gaza basarsın, bağır bir ileri gitmez. Aynı yani. Devlet mi vermesi lazım? Bir saniye bekleyebilir misiniz lütfen? Bekle. Bir dakika. Herhalde. Senin de kuru. Ya ben Kafanda gözlük her şeyin var. Sen zahmet. bir dakika. Ben engelli bir vatandaş olarak bir saniye var. Kredi borcu var abicim. Kredi borcu var. Şöyle dön abla bak, kameraya doğru. Yani şimdi herkes yani tuttuğu partiyle alakalı karşı taraf onu desteklemiyorsa vatan haini diyor. Böyle bir şey yok. Yani Allah rızası için konuşacağız. İman eden insan yalancılıkla işi olmaz. Bugün ekonomi, bugün Türkiye hep zengin diyorsun ya. Bana bırak. Senin gözlerin evet abi. Ben bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Amcacığım dinler misin? Asgari ücretle insanlar neden geçinemiyor? Adam neden ikinci bir iş bulma derdinde? Kiraların yine aynı şekilde. Faturalar aynı. Gelelim emekli. Emekli ikinci işte neden çalışıyor? Bana bunun cevabını verin sadece yeter. Başka bir şey sormuyorum. Buyurun hanımefendi, siz bir şey söylediniz. Şöyle gelin. Bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak sinir olduğum nokta ne biliyor musun? Ben Avrupa'dayım, tamam. Nerede yaşıyorsunuz? Bir dakika. Sakin. Hollanda'da. Hollanda'da. Kaç yıldır Hollanda'dasınız? Bak bir senedir yaşıyorum. Buyurun. Bir senedir yaşıyorum. Abla diyor ya emekliler hani Dinle abla bak, burayı dinle. Emekliler hani orada çalışmıyor diyorsun ya. 80 yaşında benim iş arkadaşım var. 80 yaşında adam emekli. Bak sinirden deliriyorum. Haksız. Ben biliyorum. Tamam orada da çalışıyor. Sanki burası. Bak ne diyorum. Orada da çalışıyor ablacığım. Ben fabrikada çalışıyorum. Amelelik yapıyorum. Anladın mı? Bak sinirim bozuldu. Haksızlığa gelemiyorum. Bak 80 yaşında adam benim iş arkadaşım çalışıyor. Bak 80 yaşında emeklisi var ve yetmiyor adama. Burada Türkiye'de yetmeyip ikinci iş yapanı küçümseyemezsin. Küçümseyemezsin. Bak çalışma. Bak bir şey söyle. Meselesinden tamam mı? Bak 18 yaşında. Orada 15 yaşında çocuklar bak yemin ediyorum şu kadarcık çocuklar işte çalışıyor. Sen bunu gördün. Burada da tamam bak burada da çalışıyor. Normali bu kardeşim. Başka türlü zaten geçinemezsin. Gençlerimiz okuyamıyorlar. Eğitim göremiyorlar. Ben üniversite mezunuyum ya. Ne diyorsun? Ben üniversite mezunuyum. Ankara Üniversitesi'nde. Bak Ankara Üniversitesi'nden mezunum. Ben de çalıştım. Her yerde çalıştım arkadaşım. Çalışmayan adama ekmek yok. Armut piş ağzıma düş. Yok. Avrupa'da bile yok. Biz çalışacağız kardeşim. Mutlaka çalışacağız da neye çalışacağız? Sen şimdi bir emekliyi düşün. Ya tuzu kuru değil. Emekliyi düşün kardeşim. Ben 1600 lira maaş alıyor. Tamam ona cevap veriyorum. 2,5 lira maaş alıyor. Yılda ne yapar bu adamın parası? 30 lira yapar. Cumhurbaşkanının bir aylık maaşının 1/3 bile değil. Neyi konuşuyoruz? Tabii ki çalışacak emekli. Tabii ki herkes bulduğu işi çalışacak. Az demeyecek, çok demeyecek. Onlar apayrı şeyler. Ya bak dışarıyla kıyas ediyorsun ya. Dışarıyı kıyas ediyorsun ya onu söylüyorum. Bak şu telefonu bile ben taksitle almışım, taksitle. Sen konuşuyorsun. Abi size bir şey söyleyebilir miyim? Alman zengin mühendis olmuş, bisikletiyle mütevazi bir şekilde iş yerine gidiyor, araba üretiyor. Araba ürettikten sonra adam kendini kritik noktasına sokuyor. Diyor ki ben bu arabayı acaba daha iyi nasıl yapabilirim? Kafa yoruyor. Bizim Türk ne yapıyor? Arabaya biniyor, caf çık. Telefon şeyde adam tenezzül edip o arabaya bile binmiyor kardeşim. Üretiyor çünkü adamlar tok. Bizimki burada havacı var kardeşim. Cep telefonunu alır masaya koyar, üstüne de cüzdanını koyar. Evladım adamlar multimilyoner kapının önünü kışın kendileri temizliyor. Bizim Türklerde kapıcı tutmuş. Evladım orası bak güzel temiz olmadı. Kalkınamazsınız kusura bakmayın kardeşim. Birincisi yaşıyoruz. Onu mu söylüyorsunuz? Vallahi yani seviyenizden üzeri yaşıyorsunuz öyle söyleyeyim ben size. Yani ayağımızı yorganımıza göre. Aynen öyle. Adam her şey üretiyor kardeşim. Üretim yok. Kopyalamak, hazıra konmak, Almanya'dan ürün getirip burada hava atmak. Ya adam üretiyor, adam tok ya. Bizim orada arabalar 100 euroya, 1000 euroya araba var. Almanya'nı dövüyorlar ya, atıyorlar, çöpe atıyorlar. Niye? Zengin bir ülke, tok adamlar. Tok kardeşim. Bir de Almanya'da acım diyen yalan söylüyor. Acım diyen der kim biliyor musunuz?
Otomatlar var. Kumar oynuyorlar adamlar. Tabi kumara para mı dayanır? O da onun cehaletinden. Yoksa ülke seni aç bırakmıyor. Çocuk başı 200 Euro'dan fazla maaş veriyor. İşsiz kaldığın zaman 1000 Euro'dan fazla şey veriyor. Yani orada aç kalmak mucize. Hani aç kalmak için aptal olmak lazım. Ben bu kadarını söylerim. Peki hocam, Almanya'dan Türkiye'nin bundan sonraki dönemlerde gidişatını nasıl gözlemliyorsunuz? Vallahi ne diyeyim, şimdi dikkatli konuşmak istiyorum ama bu böyle giderse bir yere varmaz bu ülke. Çünkü üretim yok. Niye abi? Abi üretmen lazımsın ya. Peki, para yok diyorsun, müsaade et. Abi arabamız yok. Cep telefonumuz yok. Bir buzdolabımız var. Başka neyimiz var abi? Bana bir Cep telefonu. Abi varsa alayım sana bir cep telefonu. hayır bak abicim sen yanlış anlıyorsun abi. Abi ben bu seviyede ben konuşmak istemiyorum abi. Eğer konuş efendim? Almanya'yı mı övüyorsun bize? Abi Almanya ileride. Nerede ileride kardeşim? Abi ileride. 2000 euro para alıyorsun, 1500 euro ev kiran var senin. Hangi ileride? He? 2800 alıyor. Tamam o zaman konuş. Saygılar abi. Selamünaleyküm. Oldu abi. Abi 100 euro Almanya'da, 100 euro, 50 euro. Çöpe atmazlar. 4 milyar. 4 milyar. Almanya'da mı Ben yaşıyorsun? otelde çalışıyorum. Neresinde? 40 yıl yaşadım Frankfurt'ta. Sen şimdi bana Almanya'yı mı övüyorsun burada? Geç onu geç. Evet abi. Neyini övüyorsun Almanya hemşerim? Ya 2 kişi çalışmazsa Almanya'da geçinemez. 30 euro. Ne olacak 30 euroda? 20 euro Ne var olmuş mı? 30 euro? Burada Abi, 5000 Ya kaç euro maaş alıyorsun? Kaç euro? Ya bir takım daha mı iyi kötü mü nereden değerlendirsin? Tabelaya bakarsın kaç puan almış, kaç gol atmış. Almanya'nın tabelasına bak, ihracatına bak. Türkiye'ninkine bak, çıkar ortaya. Tartışmamıza gerek yok ama siz matematiğe inanmıyorsanız, fiziğe inanmıyorsanız, sayıları o zaman ben sizden... Bak hemşerim, ben normal standartına bakıyorum, hayat standartına bakıyorum. Hayat Sayılara bile standartı. inanmıyorsanız... Hayat standartına bakıyorum. Bakın. Neye itiraz ediyorsunuz? Bak, beyefendi, Ya diyor ki her şey diyor ucuz diyor. Bakın Almanya'da çocuk parası diyor. Almanya'da veriyor da kardeşim neyine yetiyor? Abi 2 kişi bir evde çalışmazsa, bir dakika dur. Bir evde 2 kişi çalışmasa geçinebiliyor mu Almanya'da? Sosyal amta gitmeden geçinebiliyor musun? Veya Wohnungshilfe alıyorsun. Abi ama yardım geliyor. Ya kardeşim ne geliyor? Bir tane adam çalışmıyor da Ar-Ge'den çalışıyorsa, Ar-Ge'den para alıyorsa aldı 300 lira para. Sigara içiyorsa aç kal. Elinden iş Ya gelmiyor. bırak Allah'ını seversen. Kafası çalışmıyor. Ya işi bilmiyor ya da... Karışma. Yok ya iş dolu abi ya. İş dolu kardeşim ya. Abi iş dolu abi ya. Ya iş dolu da geçinebiliyor musun? Bir kişi. Hayır bir kişi. Aldanmayın abi. İnsanları Ne aldanmayın kardeşim? Ben buradan 150 tane işçi götürüyorum Almanya'ya. Tamam abi tamam saygım. Bana anlatma yani. Peki abi sen niye Almanya'yı bu kadar şey yapıyorsun? Ben Şimdi bıraktım adam diyor ki geldim euro kardeşim. 10 lira, euro Ben 10 lira bıraktım diyor. Bu şimdi olsun ne olacak euro 10 lira. Önemli olan Almanya'daki hayat standartı kardeşim. Nasıl Türkiye'de bir kişi çalışıp ev geçindiremiyorsa Almanya'da da bir kişi çalışıp ev geçindiremiyor. Bana okutmayın. Yok abi katılmıyorum. Ne demek ya? neden katılmıyorsun? Neye kızım? Abi güç. Normal bir işçi alacağı Abi. Almanya'da kardeşim. Abi güçlü bir Kaç devlet. euro alıyor? Abi bir saniye abi Ya ben teknolojiden bahsetmiyordum. Geçim standartına bahsediyorum. konumuz ekonomi şu an. Ekonomi olarak Almanya kat güçlü. Kıyaslanması bile yanlış, ayıp. Ben Bu sana kadar bir şey basit. soracağım, bir Sen Real Madrid'le Kayserispor'u Ya kıyas. kardeşim teknolojiden bahsediyor. Hayat standartına Hayat bahsediyorum. standartı süper abi. Ne diyorsun İçtiğin be? gıdalar birinci sınıf. Kardeşim Yediğin domates birinci sınıf. Her şey ya birinci bindiğin sınıf. arabanın hepsi taksit. Abi taksit değil. Evet bindiğin arabanın hepsi leasing, finansiyel. Bırak bana anlat. Arkadaş çok iyi diyor da. Bugün Almanya'da bile çöp toplayanlar var abi. Kusura bakma. Toplamıyor bak ben size bir şey daha anlatayım abi. Tır şoförüyüm sürekli görüyorum. Hayır abi. Çöp toplayanlar çöp orada da toplamıyor. var. Bir saniye bir saniye. Onu da bak düzelteyim de. Ben kimseyi örnek Düzelteyim abi. Düzelteyim abi. Düzelteyim abi. Almanlar şu pet şişelerine 25 sent depozit koyuyor. Tamam geri dönüşüm. Geri dönüşüm. Adam onları topluyor. Eğer 25 senti oradan toplamak, çöp toplamaksa katılıyorum. Abi bir şey soracağım sana. Bir dakika bak. Bir dakika. Soruma cevap ver. Soruma cevap ver. Sadece benim soruma. Almanya'da emekliler çöpten şişe topluyor mu, toplamıyor mu? topluyor ama 25 kuruş şişe başı alıyorsun. Yani bu şeylikten topluyor. Türkiye'den ölçmeye zusammensetzen in den Müll. Kim topluyor çöplerden ya? Kim topluyor? Topluyor demedim ki abi dedim. Hayır ya, ben kendim emekliyim.
emekliyim. Gelir misiniz bir Yok. Abi Almanlar birincilik Şampiyonlar Ligi'nde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci olur muyum diye çabalıyor. Biz kümeste üçüncülükte acaba dördüncü lige düşer miyiz diye çabalıyoruz. Kıyas bu abi. Başka bir şey söylemeyeceğim. Yarım saattir konuşuyorsun. Tamam. Beyefendi bir şey söyleyecek. Abi gitmem lazım gerçekten. Peki tamam. Görüşürüz. Kusura bakmayın. Arkadaşın dediği gibi bütün yani içecekler su dahi 25 sent ya da 10 centlik şeyleri var. Geri dönüşümü var. Fakat bunu hani benim gibi insanlar yeri geliyor dikkate almıyoruz, atıyoruz. O çöpleri karıştıran insanları görüyorum. Arkadaşlar biraz açılın bak. Bu çöpleri karıştıran insanlar da onun depozitosundan faydalanmak isteyen insanlar var. Yani kandırmayalım kendimizi. Almanya'yı övmeyelim. Arkadaş diyor ya 30 euro. Alamazsın kardeşim onu 30 euro. Abi almazlar. Nerede yaşıyorsunuz beyefendi? Ben Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da. Arkadaşım bir dakika bak. Dinle bak beyefendiyi dinle. Hollanda'nın neresinde? Ya yer önemli değil. Peki ne diyorsun? Neye itiraz ediyorsun abi? Ne düşünüyorsun ekonomiye? İtiraz mı? Ekonomi tabii ki Avrupa'da şu anda iyi yani. Böyle Türkiye'yi nasıl görüyorsun? kıyaslayamazsın. İmkansız. Hangi anlamda? Her bakımda, her açıdan kıyaslayamazsın. 100 euroya iPhone Kıyaslayamayız. Tabii Peki canım, mutlaka. eskiye göre Standartlar kıyasladığımızda Türkiye ile Avrupa'yı ya da Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Tabii ki mutlaka bir gelişme var. Mutlaka standartlar açısından ekonomi biraz daha iyiye gidiyor ama bazı şeylerin çok değişmesi lazım. Çok şeyin değişmesi. Kardeşim gel bir dakika, sen gel bir dakika. Sen neyi methediyorsun anlamadık. Bak Avrupa'da yaşıyor kardeşim. Sen ne diyorsun? Sor abi alabiliyor musun? Ben diyorum abi burası çökmüş bittik diyorum abi. Türkiye bitti abi. Her yer dolu diyoruz bak ekonomi herkesin. Abi dolu da para yok para. Parayı bir çıkarsın görsün kimin cebinde para var. Para yok para. Ben burada çalışıyorum. Abi senin tuzun kuru o zaman. Yo, benim tuzum kuru. Tamam sen kendine olarak bakma. Sen halka bakacaksın abi. Nasıl görüyorsun ekonomiyi kardeşim? Ekonomi süper abi. Ben Avrupa'ya da gittim, Hollanda'ya da gittim geldim. Biz uluslararası tır şoförüyüz. Yani biz Avrupa'da bir ekmeği 1 euroya alıyoruz. Burada da 1 TL'ye alıyoruz. 1 TL. Burada 2 TL abi. Ya 2 TL olsun kardeşim. Orada 1 euro değil abi. Ben otelde çalışıyorum. Abi 1 euro mu ekmek? Rahat zaten. 1 euro. Z kuşağı olarak alışmışsınız. Tamam burada 2 TL, 2 birim. Euroya, TL'ye bakma, birime bak. Sizde gayret azim diye bir şey yok. Aldığınız parayla geçiniyor musunuz Avrupa'da maaşınızla? Tabii canım. Niye geçinmiyor? Tabii. Nerede çalışıyorsun? Otelde Yani Tamam otelde çalışıyorsun. 2 kişi çalışsan çok daha iyi geçinirsin ama tek maaşla anca rahat bir şekilde geçinebilirsiniz. Sıkıntı yok. Hocam telefon mu abi? sen nasıl görüyorsun Türkiye'nin ekonomisini? Hiçbir şey söylemedim. Sen nasıl buluyorsun abi? Benim bildiğim şöyle hepimiz yanlış konuşuyoruz. Niye yanlış konuşuyoruz? Bu milletin cebine hepsine bak. Hani kimde para var? Hep aç. Kimde para var ya? Hepsi yalan konuşuyor. Hangimizde para var? Adam arkadaş olanda da çalışmış. Tamam o Avrupa'da çalışmış. Parası olur mu? Belki. Ama ben 50 senede 100 senede Allah ömür verse yine de ben bir daire sahibi bu Türkiye'de olamam. Ama git orada 2 sene çalış bir daire sahibi olursun. Tabii ki. Mümkün değil. Arkadaş diyor ben tır şoförüyüm. Cebini çıkar para var mı? Ne diyor beyefendi? Abi Abi hepimiz yok ayrı bir şey. Niye iş, güç? Diyorum ki Gel şöyle gel. o kadar neyse kimseye ağır konuşmuyorum. Doğru ekonomisi kötü olan insanlar var, iyi olan insanlar var. Ama gene diyorum bak bu kargaşa ben her gün takip ediyorum böyle şeyleri. Yani A ve B grubu birbiriyle tartışıyor. Laf atma iyi şeyler değil abi. Pakistan gibi olmayalım yani. Bence. Şahsiyetleri bir görün. Şimdi mesela günümüzde her şeye farklı var. Mesela şurada bir kalem al 10 lira, öbür tarafta 20 lira. Tabii. Bir saniye. Ama sabit ücretle çalışan insan, memur, işçi, emekli aynı parayı alıyor. Sen mesela simit satıyorsun diyelim. Simiti 10 liraya da satabilirsin, 20 liraya da satabilirsin. Ama ben aldığım para belli. Sen ona da satsan alıyorum, 20'ye de satsan alıyorum. Benim geçimim ne olacak? Siz vatanseverliği, böyle vatan, millet, bayrak diye düşünmeyin. Ne üretiyoruz? Ne tüketiyoruz? Bunlara bakın. Mesela şimdi böyle geleneksel bir laf var. Cebinde 2 telefona bak. Biz mi ürettik? Bindiğin arabaya bak. Biz mi ürettik? Bindiğimiz uçağa bak. Biz mi ürettik? Bak abi. Biz niye üretmedik biliyor musun? Niye üretmedin sen? 1932'de onlar BMW üretirken sen başörtüsüyle uğraşıyordun. İşte aynı bu mantaliteyle giderseniz hala uğraşmasaydın. Biz yıllardan beri sizin gibi zihniyetle uğraştık. Uğraşmasaydın. Adam 1942'de Audi üretirken işinden çıkamayınca kanununu getirdim bu ülkeye. Harf devrimi şu bu. Kardeşim bir dakika gelsene. Gel bir dakika bir şey soracağım. Abi müsaade et. Şimdi kardeşime ben bir soru soracağım. Özür dilerim. Sor abi. Gel. Buradan Şimdi sor sen Türkiye'nin ekonomisini nasıl buluyorsun? Süper abi. Süper. Çok şükür. Peki buradaki insan... Elhamdülillah abi benim sağlığım yerimde mi? Ben burada ambulans bir şey oldu mu götürüyor mu? Bundan 15 yıl önce ben dedemi ben takmıyorum abi. 15 yıl önce ben dedemi
hademeden kurtaramıyordum. Diyordu cebindeki ya sigarayı vereceksin ya burada ben bunu esir tutarım. Nereden nereye geldin hemşerim? Adam BMW'yi, Audi'yi, Mercedes'i üretirken sen burada alfabe kanunuyla, başörtüsüyle, onun takkesiyle, bunun seccadesiyle, onun şapkasıyla uğraşıyordu. Bırakın gidin bu işi. Hepsi bu yani. Getiriyorlar işi harf devrimine, türbana, şuna buna. Kardeşim bir gecede 100 yeri gitti. Nereye gitti abi? 2000 yılında gitti değil mi abi? Bunu çoğu insan bilir. 2000 yılında herkes bilir abi değil mi? Bak benim daha yaşım 30. Ben 2000 yılını çok iyi biliyorum. Niye? Okuyorum. Kitap okuyorum. Ne üretiyorsunuz? Abi. Bak bir şey söyleyeceğim dediğiniz kuşak. Bak Türkiye'yi beğenmeyen gerçekten yeni tam Türkmenistan, Afganistan sınırından geldi. Abi diyorum bak İran'a gidin. Bizim bir gece tam 9 tane bankamız battı abi. Tam 9 tane banka battı ne demek abi? Siz 9 banka bir gece bizim 9 tane bankamız battı. Neden battı abi? Bir anayasa kitapçığımızı başbakanımızın suratına fırlattı diye. Ya bırakın. Nasıl bırakın abi? Bak abi. Nasıl bırak? Biz sen 9 tane banka batması kolay bir şey sanıyorsun abi. Bu kolay bir şey mi 9 tane banka batması? nasıl battı banka? Nasıl battı o abi? dönemi biliyor musun? Ben kitapını okuyorum abi. Ben kitabını okuyorum. Yani bugün de batıyor banka. Bugün de ortada. Akşamleyin bir yatıyor. Gel abi senle Gece bir saniye. Saat 3'te Halk Bankası'ndan dolarları kim çekti? Ya gel 100 bin lira kredi veriyor bana. Nerede kaç para ödüyorsun abi? 300 Ya ödüyorsun. gel Nasıl ödeyeceksin sen? Ben öderim abi. Ben Nasıl? çalışıyorum. Sen şahsini konuş. Ya ben de çalışıyorum. Sen Nerede de çalışıyorsun? Lan ben kimya mühendisiyim. Konuşma. Ezbere Abi konuşma. sizin var ya tuzunuz kuru. Ezbere konuşma. Abi Söyle kulaktan duyma şey. Benim annem bak kardeşim. yüzünden benim mezuniyetime gelemez. Bak abi. Siz hainsiniz. Biz hain değil bak eleştiriyi siz hainlikle eş değerde görüyorsunuz. Bir şeyi eleştirmek. Başörtülü mezuniyetime gelemedi. Siz kimsiniz lan? Sizin gibilerle yaşamıyoruz burada. Gördün. Usluba bak. Bak abi eleştiri. 7 cet uzaktan kardeş olur hainden olmaz abi. Bunu bileceksiniz. Hainlik anlamına gelmez. Eleştiri doğruyu bulmaktır. Hemfikir olmaktır. Şimdi işte ben bir şey söyledim. Ne dedi? Sizin yüzünüzden, şu yüzden. Ya benim anam da türbanlı. Allah'a şükür ben de Müslümanım. Konu ekonomi bak bir şey konu. Ya konu ekonomi. Yani hani konuyu oraya sonu getirdik. yok. Ekonomi kardeşim yetersiz. Üretmiyoruz. Avrupa'ya göre Türkiye'yi nasıl buluyorsun? İyi değiliz abim hiçbir konuda. Biz üretip de ne satıyoruz? Abi, niye? Ne satıyoruz Avrupa'ya? Ne ürettik? Mesela şimdi diyelim ki biz herhangi bir maddeyi ürettik, sattık Avrupa'ya. Kullandıkları bir Türk ürünü söyler misin? Bir marka söyler misin? Yok. Öyle olmayınca mesela İya var, siyah var. Neredesin sen kardeşim? Hangi dünyada yaşıyorsun? Türkiye'nin malı özel kişilerin yanında. Özel kişilerin. Hepsi Koç ailesinin falan. Koç ailesinin değil. Bilmeden konuşma. Tamam. Bak haksız konuşmayın. Bu ülke tankı yoktu. Yıllardır Tofaş'a mecburdu. Tamam mı? Şu anda ülkemizin siyasi konuşmuyorum. Ülkemizin gidişatı çok güzel. Savunma sanayi çok güzel. Daha da güzel olacak. Bu gibilerin yüzünden olmuyor. Abi bir dakika bak müsaade et söyle de dur. Ekonomi nasıl? Bir dakika. Ekonomi çok güzel. Çok güzel. Ben çalışıyorum. 2800 lira maaş alıyorum bak. Kaşar peyniri gittim aldım. 65 lira bırak ya işine gelmiyor. söyleyebilir miyim? Ha söyle. Söyle. Bugün Selçuk Bayraktar dedi ki ben bu ülkeye SİHA'mı satmıyorum. Ne yapacaksın yok abi? Öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ya dedi adam. Ya dedi. Ben özgürüm doğru muyum abi? Ya Türkiye'de güzel yaşıyorum. kardeşim. Dedi ki ben ülkeme kendi SİHA'mı vermiyorum şirket olarak. Ne yapacaksın abi? Olur mu ülke? Bak, güzel abi, bak, güzel %49'u. söyle. %40. Bir dakika Bak elini sen çek. benden yaşça büyüksün. Saygı duyuyorum sana. Ben bu Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bizim ülkede kaç milyon Suriyeli var abi? Bir dakika. Kaç milyon Suriyeli var abi? 10 milyon vardır abi. Kaç milyon Afgan gelecek Bir abi? dakika. 5 milyon. Şimdi bak, ben evliyim Bir bak. dakika. Benim 2 tane çocuğum var. Bir şey Sen söyleyebilir memleket miyim? neresi? Bak. Bir dakika kardeşim. Sen memleket neresi? Sinopluyum abi. Sinoplusun. Evet. Ben Rizeliyim. Evet. Diyarbakır'dan evliyim. Tamam mı? Eşim Diyarbakırlı. Tamam abi. Allah Orada benim eşimin Suriye'de akrabası var. Gelmesin mi? Hayır, Ulan bak. Almanlar geliyor bir şey demiyorsunuz. Üstadım, Van şeyden geliyor bir şey demiyorsunuz. Hepsi Rum. Nerede? Bir dakika. Bak şimdi üstadım. Ya aynen öyle. Bunlar var ya. Abi bir dakika. Bunlar ülkenin ya kurban olduğum abi. Bir dinler misin? Bir dinler. Dinliyorum canım. Şu anda bizim ülkede bak ben evlendiğimde 2018'de 800 lira kira veriyordum. He. Ben 3200 lira maaş alıyorum. Suriyeliler geldi benim kiram oldu 1200 lira. 1200 Afganlar geldi benim kira oldu 1,5 lira. 1 milyar elektrik, su, doğalgaz.
Bana de ki 1 milyarla ben mutfağımı geçindiriyorum, senin elini öpeceğim. Güzel kardeşim. Bak benim aldığım maaş 3,5 milyar. Benim hiçbir şey yapmayayım. Lan 500 milyon ben çocuğumu bezine veriyorum ya. Ben 30 yaşında adamım. Bak görüyor musun? Bak ne diyeceğim. Ben aldığım bu telefonla. Kaç para bu? Bak ben kaç para bu? Beni bir dinle. Kaç para? Bir dakika abi. Kaç para abi? Kaç para? Kaç para bu? 100 milyon etmez bu. 100 milyon. Bir şey Sen diyeceğim. ne diyorsun ya? Bak bana de ki. Benim de bu. Bak, ne olmuş? Bana de Telefon ki. Bak, kullanıyor. ya Kullanma. güzel üstadım bak. Ha. Bana de ki. Ha. Ekonomimiz iyi değil. Ben seni anlıyorum. Kardeşim geçinemiyor adam. Eskiden ne Benim yazdı? kardeşim Abi, bak benim kardeşim yeni düğün yap. Bir dakika. Bir dakika. Ya bir dakika. O senin imkanın var kazanıyor. Ulan senin imkanın var kazanıyorum. Bu adam çalışamıyor. Alo. Bir dakika. Bir dakika Ama bak beni üstadım. dinleyeceksin. Ben Bak yaşlar pazar günü benim biraderimin düğünü var. Bak burada hepimiz bunlar benim kardeşim. Bir zina 200 milyon. Bir evlenmek 200 milyar. Benim babam yok. Ben yetimim. Nereden bulayım parayı? Anadan yok bohça, babadan yok akça. Nereden alacağım ben parayı? Öyle konuşması güzel. Adamın tuzu kuru. Gölgede oturmuş Söğüt gölgesinde. Ekonomimiz iyi. Ben geçinemiyorum kardeşim. Çıktım bak 11 yaşında. Söylesin. Beni bir dinler misin ama? Evde 4 kişi çalışıyorsundur. Ya, alıyordur 3 tane 12 milyar Ya maaş. güzel kardeşim. 6 milyar. Bak Kardeşimizin nesine itiraz ediyorsun? Bak itiraz şuna ediyorum bak dikkat edin. Arkadaşımız gençimiz tamam mı? Ben buna saygı duyuyorum. Estağfurullah benim de sana bir dakika saygım sonsuz. saygım sonsuz. 1974'lü yıllarda. Baba geçmişte para yoktu, şimdi var para. Allah Allah Ya kim gözünü verdi seveyim. size? Ya, Abi geçmişte Nereden hiçbir şey yok. geldi? bak şu Allah bak Ya, ben geçmişte şunu para söylüyorum ya yoktu da abi. kim götürdü bu Diyor parayı ki buraya? Allah göstermez. Cumhurbaşkanı giderse öleceğiz. Ya kardeşim ya, eksik ya, etmesin ya, ama tabii. o da tövbe estağfurullah. Allah değil ya gitti mi ölmeyeceğiz ya. Ya ben sana bunu söylüyorum. Şimdi Ya bırakın şu işleri kardeşim. Daha da gelecek Yani daha bak iyisi şimdi. gelmez bu ülkeye. Bak babacığım bak. Denemeden bilemezsin. Abi sen bir dakika, nasıl müsaade diyordun sen, bak. bana müsaade. Tayyip Erdoğan 2003'te önce yoktu. Geldi dedik ki ilk 2 dönem 10 numaraydı. Bak buna ben hemfikirim. Ha. Ama kaybetti abi kontrolü. Müsaade edeceğim bak. Müsaade Ya edeceğim. hemfikir Abi mi? sana da bir şey Altının Ama ben gramı bir olmuş. konuşayım. Altının gramı olmuş Bana 500 müsaade milyon. et bak, bana Adam müsaade. diyor ki 100 gram bilezik getir. Seni evlendi. Kızımı vereyim sana diyor. Ev al diyor. Ulan yok nereden alacağım? Adam üniversite mezunu oluyor. Atanamıyor. Ama beni bir dinler misin ya? Nerede yaşıyorsunuz? Ben Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda. Kaç yıldır Hollanda'dasınız? 20 yıldır 22 yıldır Hollanda'dayım. 22 yıldır. Peki Hollanda'da rahat yaşıyor musun? Ekonomi nasıl? Türkiye'ye göre kıyasladığında ne görüyorsunuz? Normal yaşıyoruz. Yani kötü de değil, iyi de değil. Normal yaşıyoruz. Peki Hollanda'da yaşayanlar mutlu mu eskiye göre? Ekonomisi her gün iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor yoksa aynı standart mı? Standart. Bazen pandemiden dolayı şikayet edenler de var. Şimdi bu yaşam demek insanın kendi elindeki bir şey. Hesabını iyi yaparsan normal yaşarsın. Mesela 300 liraya da ayakkabı var, 50 euroya da ayakkabı var, 300 euroya da ayakkabı var. Bu yaşamak senin elindeki bir şey. Biraz hesabını yaptığında bence... Peki ne iş yapıyorsunuz Hollanda'da? Ben orada sıvacılık yapıyorum. Sıvacılık. Ne kadar maaş alıyorsunuz ya da geliriniz ne kadar? Benim maaşlı çalışmıyorum, ben kendime yapıyorum. Kiranız var mı? Eviniz Var. kendinizin mi? Ne kadar kira? Kira 500 euro. 500 euro. Peki faturalar ne kadar tutuyor? Hepsi içinde 500 Hepsi euro. içinde. Çocuk var mı? Var. Allah Ellerinde bağışlasın. Kaç tane? Bir tane. Sosyal yardım alıyor musunuz? Hayır almıyorum. Hiç almıyorsunuz. Hiç almıyorum. Ortalama ne kadar geliriniz var? Ortalama diyelim ki 3000 euro. 3000 euro. Evet. 3000 euro yetiyor mu size? Başka ne giderleriniz var mesela? Yetiyor şükür. Mutfak masrafınız ne kadar aylık? O işte bize bağlı. Ne kadar Yani harcasın? normalde- Ortalama diyelim ki 1000 euro. 1000 euro. Yani o kadar tutmaz da öyle diyelim. 1000 euro. Peki bundan sonra Avrupa'nın gidişatını nasıl görüyorsunuz? Vallahi şu durumda iyi, ileride ne olur ama gittikçe sıkıyorlar. Biraz Hangi anlamda? sıkıyorlar yani ekonomik anlamda, iş konusunda ne bileyim gittikçe ekonomi şey yapıyor. Sürekli korkutuyorlar yani. Peki Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da çok sayıda vatandaşımız var. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorlar mı? Yani mesela ileri yaş grubu, emekli olanlar vesaire alacakları bu emekli maaşıyla geçinebilirler mi? Yoksa Türkiye'ye dönerler mi? Sanmıyorum. Çok az bir kısmı döner çünkü torunları falan orada. Adamlar buraya geldiğinde zaten yalnız kalıyor. Çocukları, torunları hepsi orada. Yani orada hayatları olduğu için. Evet. Akrabaları falan hepsi orada. Orada sanmıyorum. Zaten dönenler geliyor 6 ay duruyor. 6 ay burada, 6 ay orada. O şekilde yani. Türkiye'yi nasıl görüyorsun abi? Çok güzel görüyorum. İnşallah daha iyi olacak. Her şey çok güzel. Bence çok iyi yani. Çok iyi. Evet. Hangi anlamda iyi mesela?
Vallahi görüyorum işte her taraf dolu. İnsanların şöyle giyimine baktığında o kadar da yani bir durum yok. Bu da beni mutlu ediyor. Lüks değilse de şeyde değiliz yani fakirde değiliz. Bu yaşamak insanın elindeki bir şey. Mesela ben dün 100 TL'ye karnımı doyurdum. Bir önceki günde 1000 TL'ye. Bu bana kalmış bir şey. Anladım. Peki Rizeli abi sen yarım kaldı biz konuşamadık. Ben yarım kaldım da. Gelsene. Sormuyorsunuz da. Gel. Ekleme. Şimdi abimiz az önce konuştu yarım kaldı. Şimdi abi sen insanlar doğal olarak yapıyorlar. Diyorlar ki şikayetçiler şöyle böyle ekonomi kötü gidiyor. Sen ne diyorsun? Bak abi de yurt dışında yaşıyor. Şimdi o da anlattı. Ben gerçek anlamda şunu söylüyorum. Buyurun. Bizim insanlarımız tamam mı? Teknolojiye alıştı. Pardon. Bizim insanlarımız teknolojiye alıştı. Bak adım adım takip ediyorlar bizi. Bir evde 10 tane fatura olursa efendim sana söyleyeyim bir çocuk babasının, oğlunun, torununun telefonu olursa bir evde bir çalışan olursa veya 2 çalışan olursa o 2 çalışan hangisine yetiştirecek ekonomi sıkıntısı çeken kişiler bunlar. Lüks mü yaşıyoruz abi? Lüks yaşıyoruz. Hesabını bilmiyorlar. Biz yanlış anlama. Tabii ki şu anda ekonomide hani demince anlattım kaplumbağanın hesabı hep kaplumbağa yola giderken birileri ters çeviriyor. Ülke ne zaman ayağa kalkmaya başlıyor birileri ters çeviriyor. Bundan dolayı anlattım. Benim yani tuzum kuru değil. Ben 11 yaşında gurbete çıktım. 11 yaşında efendim sana söyleyeyim şu İstanbul'a geldiğim zaman benim yaşımda olan çocuklar şu çocuklar ya züppe olurdu ya da ayyaş olurdu. Ben çalıştım. Gündüz simit sattım. Gece pastanede çalıştım. Çift var diye çalıştım. Çift maaş aldım. Kendime ekonomi olarak bir şey hazırlamaya çalıştım. Bir tane daire aldım. O daireye efendim emekliliğim gelene kadar çalıştım, çabaladım, geldim. Hala ben eski telefonu kullanıyorum. Benim oğlum düşürdü, kırdı. Ben aldım. Dedim oğlum atma sakın. Ben kullanayım onu. Tamam bak sen, bak sen bak. Efendim abi oğlum. sen ne diyorsun? Şimdi biz biraz lüks yaşıyoruz gibi değil mi? Evet aynen bence de öyle. Millette kanaat yok. Lüks yaşıyorlar. İyinin daha iyisini istiyor adam. Yetinmiyor yani hiçbir şeyle yetinmiyor. Avrupa'da daha mı standart böyle tek düze yaşıyorlar? Yani bence oradakiler daha iyi hesabını biliyor. Ona göre yaşamını yapıyor. Yani oradakiler. Gelirine göre, yorganına göre ayağını uzatıyor oradaki insanlar. Türkiye'de gelişme var mı? Var. Ekonomik anlamda? Ekonomik anlamda belki duraklama olabilir ama ben 20 yıl öncesine göre çok fark var yani. Çok iyi. Çok iyi. Peki abi ne diyorsun Türkiye'yi beğenmeyenlere? Euro 10 lira ne diyorsun bu konuda? Bak Euro 10 lira doğrudur. Bak şimdi Euro'nun 10 lira olması benim 98 2000'de bahsediyorum. Yani gerisine gitmeyeyim. Gerisine gidersem çok uzun süre. 2000'de 1 dolar 1700 liraydı. Hızlı abi. Ve o 1700 lira olan doları almak için biz anlatabiliyor muyum? 1000 dolar almak için 5 ay çalışıyorduk. 5 ay çalışıp 1000 dolar alıyorduk. Şimdi 5 ay çalışan 3000 dolar alıyor. 2000 dolar alıyor. Dolarla bahsedersek dolar şu anda 3500-4000 lira sayalım. Bir insanın maaşı tekabülünde 160 lira asgari ücret olduğu zaman bir tane simit 1 liraydı. Abi bak şimdi bizi izleyenler diyor ki abi ne anlatıyorsun diyor. Sen bugüne gel. Aldığın emekli maaşıyla geçiniyor. Boş ver. Tamam şimdi, ben 2800 lira maaş alıyorum. Ne aldın? Ne aldın abi? Gittim 1 kilo kaşar peyniri aldım. 1 kilo kaç para? 100 liralığı da var. 50 liralığından aldım. Sen ne diyorsun son olarak? Bak tamam. Yağmurda kaldık. Bir paket sigara 16 lira tutun aldım. Bak buraya çekebilirsin tutunu. Ben bundan 3 ay 4 ay ekonomi kazanıyorum. Devleti batırmak kolaydır. Gidip efendim devletin yok şöyledir devletimizin şuyunu şöyle oldu böyle oldu dışarıya para gönderene kadar ben tekel tutunu alıp sarıyorum. Abi, ekonomi geçindiriyorum 2800 liraya. Tamam mı? Aletler ıslandık. Ama yayınlayacaksanız yayınlayın. Sonuna kadar. Ben Allah'ın izniyle bak bu ülkenin yok şu partiymiş bu partiymiş onda değilim ben. İyisi gelsin ona gidelim. Daha iyisi yok. Merhaba nerelisiniz?
Almanyalı. Almanya tamam gel. Tamam da. Merhaba. Almanya'nın Merhaba. neresinden? Almanya'nın Karlsruhe şehrinden. Şimdi ekonomiyi konuşuyoruz. Evet. Arkadaşlara Avrupa'yı, Türkiye'yi kıyaslamaya çalışıyoruz. Siz Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerine göre baktığınızda nasıl bir hayat sürüyorsunuz buraya ile kıyasladığınızda? Vallahi orada yani oranın da ekonomisi öyle sanıldığı kadar şey değil. Mesela biz 1200-1500 euro bir aylık standartı var. Zaten kirası da 1100-1200 lira. Orada 2 kişi çalışmamız gerekiyor. Yani burada da buranın yaşantı şeyiyle orası mesela bu sene geldik burası çok pahalı. Size pahalı geliyorsa vatandaş ne yapsın? Aynen. Çok pahalı, aşırı pahalı. Ne pahalı mesela? Ne pahalı geldi? Ya mesela 3 otel, yemek 3 sene zarfında yani ben geldim. 3 sene zarfında çok fazla fark var. Çok fazla, çok pahalı. Almanya da var, koronadan ötürü çok arttı. 2 euro 2.50 yani euro her şeyin üstüne koydular. Ama burada daha fazla. Daha fazla. Fırsatçılık da tabii çok. Peki Avrupa'dan bakınca Türkiye'de yaşayan insanların bu ekonomik durumunu nasıl görüyorsunuz? Türkiye'deki mi oranın mı? Ekonomi durumu şimdi sanayi olarak farklı. Böyle halkın içinde kira olayı, iş olayı çok yani uçuk fark var. Peki bir soru. Eski Almanya mı? Değil. Hangi anlamda değil? Mesela markete ekonomi olarak mesela ben çocukluğumda 5 mark zamanında 5 markla ben dünyalar alıyordum. Şimdi 5 mark benim oğlum hiçbir şey alamaz. Bir sakız alabilirsin. Aradaki fark yani. Peki bu pandemi döneminde marketlerdeki fiyatlar nasıl mesela? Hangi dedim markete ya, gidiyorsunuz mesela? Yani 2.50 euro değil mi? 2 euro 2.50 zam. Türk bakkalı mesela giriyoruz bir normal bir alışveriş normal yapsak 200-250 euro arasında çıkıyoruz. Ne kadar gidiyor 250 euroluk bir gıda mesela 5 günlük 5 gün 6 gün anca öyle yok. Biz orada zaten iş yani tek kişinin çalışma şeyi yok, geçinemezsin. Mümkün değil mi? Bankaya borçlanırsın, sonra tekrar düzelirsin, bir daha borçlanırsın, bir daha. Şimdi az önce kardeşimiz bir şey söyledi. Şöyle gelir misin kardeşim? Tabii. Şimdi bak, orada da hayat zor. Evet. Doğru. Ama ne diyorsun? Bak, burada peki, tamam geldiklerinde para değerli ama ne diyorsun? Şimdi peki biz Türkiye'de çalışırken sizin Almanya'da da hani tabii sizin demiyoruz Almanya'da da böyle bir insanca yaşayacak bir maaş diye böyle bir kavram vardır. Çalışırsın bir aile ne kadar bir beslenmesi gerektiği bellidir. Hani Türkiye'de bu belli. Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı denilen bir ücret var. Bir insanın ne kadar sağlıklı yaşayabileceği için ne kadar ücreti alması gerektiğini STK'lar belirliyor. Türkiye'de böyle yürüyor bu iş. Almanya'da da kesin böyledir bu işler. Yani peki siz sosyal hakkı düzen olarak Almanya daha düzenli. Evet. Yani mesela aç kalamazsın Almanya'da. Devlet hemen gelir sana bakar. Der ki işte ama verdiği mesela her şey hesaplanmıştır. Diyelim bu çocuk parasıdır, bilmem ne parasıdır, fakir parasıdır, yaşlılık parasıdır. Her şey standartlı olarak hesaplanmış. Yani 1 lira fazla tam gıdına yani. Hesapla. Şimdi kardeşimiz diyor ki biz diyor açlık sınırı Türkiye'de 4780 lira diyor biz diyor 4000 lira çalışıyoruz açlık sınırı. Evet. Sadece aç kalmamak adına. Aç kalmamak için bile almış olduğun ücret 4700 lira ama biz 4700 lirayla sen burada geçinebilirsin. Almanya'da 400 kaç liraydı? 300-400 euro diyelim. 300 küsür de tam unuttum. Bir kişiye verilen para onunla sen doyamazsın. Yani yeme olarak. 4000 küsür. Peki izninizle eşinize bir soru soracağım. Tabii buyurun. Buyurun. Hanımefendi markette, çarşıda, pazarda Almanya'da son durum nedir? Geçen yıla göre kıyasladığımızda pandemide mesela atıyorum Aldi'ye gittiniz ya da Real'e gittiniz ya da işte Rossmann'a gittiniz. Nedir oradaki tablo? Bir anlatır mısınız? Yani Alman marketlerinde bu sene özellikle sebze ve meyvelerde çok büyük artış oldu. Yani 50 sent 1 euro kesin vardı. Türk bakkallarına hiç demiyorum bile. Çünkü Türk bakkallarına 2 euro 3 euro fazla koydular. Ama yani yaptığım alışverişte mutlaka aynı yaptığım alışverişte geçen seneden bu sene yani 15-20 euro fark var. Bayağı oluyor. Peki euro 10 lira. Evet. Türkiye'ye geldiğinizde bunun avantajını yaşıyor musunuz? Yani şimdi mesela geçen bir kafeye gittik.
Hani fiyatlara bakıyorum. Almanya'dakilerden aynı. Aynı değil mi? Aynı. Şimdi siz Almanya'da örneğin kişi başı 3.000 euro kazanıyorsunuz ya da 2.000 euro. Fiyat aynı. Buradaki insanlar ne yapsın? Evet, ben gerçekten ben bunu anlayamıyorum yani. Biz hani Almanya'dan gelmeye rağmen böyle hani rahat bol keseden biz de hani birikim yapıp da geliyoruz sonuçta. Biraz bir tatilin keyfini çıkaralım diye ama buradaki sürekli yaşayan insanlar yani baktığım zaman marketlerde sürekli kartlarla yani bir de tabii öde bitmez yani öyle. Peki bir şey daha. Yani çok zor. Allah kolaylık versin. Amin. Türkiye'ye geldiğinizde şimdi şöyle bir kavram var. Almanya'da yabancı, Türkiye'de Almancı. Ne diyorsunuz? Hissediyor musunuz bunu? Artık şimdi bence bu Suriyelilerle Araplar daha çok geldiği için artık bu Almancıları pek takmıyorlar gibime geliyor. O yüzden onlar daha çok yabancı oldu. Bizi yerli olarak görüyorlar. Neden mi? Bilmiyorum de bak demin alışveriş yaptım. Diyor ki abla diyor yabancılara bu fiyat diyor. Sen diyor yerlisin diyor sana bu fiyat diyor yani. Doğru bir şey değil. Yani artık bizi yerli olarak görüyorlar. Onları yabancı olarak görüyorlar. Tabii bulunduğumuz yer Eminönü. Yani Türkiye'nin en çok turist alan noktalarından bir tanesindeyiz. Buraya da Araplar çok geliyor. Hal böyle olunca ya doğru bir şey değil tabii. Bunu tasvip etmek mümkün değil. Siz ne diyorsunuz? Hanım konuşunca korktun abi herhalde. Yok. Evet. Türkiye'nin bu ekonomisini, gidişatını bundan sonra... Eskiden farklı görüyorlardı bizi. Şimdi Almancı buraya geldi Almancı. Tabii mesela biz Almanca falan konuşmamaya çalışıyoruz. Daha karlı. Türkçe niye ama? Daha karlı. Senin Türkçe niye ama? Ondan nasıl diyeyim? Şimdi ama bu şeylerde artık herkesin önceden mesela arabası falan yoktu. Şimdi herkes son model araba. Evet. Bir de bizim de beraber konuşuyoruz, arabaylara gidiyoruz. Diyoruz herkesin altında ya BMW, Mercedes, Volvo, son model arabalar. Şimdi veya ben şeye giriyorum Facebook'a mesela tesbih hastasıyım ben tesbih. Mezat'ta veriyorlar 1000 TL, 2000 TL. Ya nasıl veriyorlar diyorum arkadaş ya. Bizim hani euromuz var. Millet şimdi araba ondan sonra kafeler hep dolu. Evet her yer. Arabalar çok dolu, hepsi son model. Hani millette para yok dedik tamam. Televizyondan izliyorum, millette para yok, ekonomi çöktü. Şimdi biz pahalılığı da görüyoruz. Anlamıyorum nasıl oluyor. Yani milletin cebinde parası var. Var ki harcıyor. Kafede oturuyor. Kafelerin demin mesela bir yere gittik. Bu tarafı farklı, o tarafı farklı. Aynı şeyi yiyoruz, içiyoruz. Yani sadece aynı ürün. Ya bu Eminönü neydi Sultanahmet'in o tarafta farklı. Evet. Bu tarafa geçtik Tahtakale'ye farklı. fiyatlar farklı. Fiyatlar farklı. İşte ama bu Almanya'da mesele yok. Hep standart bir fiyat. Evet. Ya burada fakir başka tarafta duruyor, zengin başka tarafta duruyor. Bu kavramı kaldırmak lazım. Evet. Bu kavram iyi bir şey değil. Toplumda maalesef böyle Bir de bizim Türk milletinde sabırı öğrenmemiz lazım. Neden? Sabır yok. Ya sabır yok. Yani bu sabırsızlıktan çoğu şey oluyor. Düzen mesela her şey düzgün, ışıklandırma yapılmış, hastane yapılmış. Hastaneye gittik ben Almanya'da görmedim. Adım yazıyor. Adım bu arada Türker. Yazıyor. Türker. Allah Allah diyorum ya ne kadar modern yapmışlar. Sivas'ta yani bu oluyor. Dedim tamam bekledim dın dedi ne güzel Tam gireceğim 30 kişi benden önce girdi. Yani yapsan ne ki? Kavram ne? Ya Türkiye'ye hoş geldin. Türkiye'deki ekonomi bir noktaya daha iyi olsun istiyoruz. Onun için konuşuyoruz biz. Ya illa inşallah. Ama Türkiye'deki vatandaşlarımızı, kardeşlerimizle de konuştuk az önce. Onların söylediği bir şey var. Geçinemiyoruz. Tabii herkes için bu söylediklerimiz geçiyor. Biz siyaset konuşmuyoruz ama gönlümüz herkesin ekonomik olarak şimdi burada yaşayan vatandaşlarımızın Avrupa'ya özenmemesi. Şimdi Avrupa dışarıdan öyle görünüyor ama az çok bilen biri olarak şunu söylüyorum. Göründüğü gibi değil. Değil. Göründüğü gibi değil. Kimse kadın olarak yani şöyle söyleyeyim burada gerçekten beyefendinin dediği gibi sınıflandırma çok fazla var. Almanya'da ama bu fazla yok yani sınıflandırma. Çünkü hani sen fakirsin senin bütçen daha yani eşim de dediği gibi fiyatlar standarttır her restoranda. Hani turist de gelse, yabancı da gelse, yerlisi de gelse herkese aynı fiyat standarttır. Ama burada çok fazla belli oluyor yani bu sınıflandırmalar. Sınıflandırıyorlar Türkiye'de insanları. Aynı ürünü gidin elbisenizi değiştirin daha farklı fiyata hatta daha ucuza ya da daha pahalıya alma ihtimaliniz %100 burada.
Niye? Türkiye burası. Evet, maalesef. Evet, o Maalesef yüzden öyle. insanlara kendisini kötü hissettiriyorlar ve bu hiç adil değil, yani güzel bir şey değil. Ama bu aslında düzenlemeyle olur. Düzenleme yapılması lazım. Belediye, maliye, her yere düzenleme yapıldıktan sonra, çünkü o serbestlik olduğu için herkes kafasına göre fiyat yapıyor. Evet. Denetleme yapacaklar. Girecek buraya, ya sen bunu benim milletime yapamazsın. Maliye yapması lazım. Orada mesela burada polisi gördüğün zaman kimse şey yapmıyor. Polis geldi, kemer açık, dikkat ediyorum. Almanya'da öyle değil. Allah, ceza yiyeceğiz. Affı yok çünkü. Evet. Burada hemen konuşuyor, abi yapma etme falan filan. Orada yok yapma. Neyse o bitti, tak. Yani şöyle söyleyeyim, memleketimizi çok seviyoruz, Evet. çok severek geliyoruz, ağlayarak gelip ağlayarak gidiyoruz. Ama Avrupa'nın da nesini seviyoruz? Bu disiplini, düzeni. Yani çünkü her şey disiplin, düzenli olduğu için, yani trafikte bile çok berbat yani. Türkiye'ye gelince araba kullanma şekliniz değişiyor mu? Yok, bizim değişiyor. Uyuyor musun? Yok. Kurallara uyuyoruz. Uyuyor musunuz? Çocuklar, yani genel olarak uyuyoruz. Hem kendimiz için hem karşıdakiler için. Ama uydurmuyorlar. Sağdan soldan. Peki, kaç haftalığına geldiniz? Biz 3,5 hafta. Ne zaman dönüyorsunuz? 2 hafta sonra döneceğiz. İşte 2 hafta sonra döneceğiz. Memleketine gideceğiz. Memleketine. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben Biz size. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, zaman ayırdınız. Cenab-ı İyi Allah tatiller diliyoruz. milletimize kolaylık versin. Her şeyin sabrı. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın, iyi Siz de tatiller Allah'a diliyorum. emanet. Sağ olun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tablo bu. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani ekleyeceğimiz, abinin aslında burada bir virgül koydu. Yani devamını getiremedi. Dedi ki yani Eminönü gibi işte çevrelerde fiyatlarının çok fahiş fiyat olduğunu, işte aslında bir sıkıntıdan da bahsetti. Turistlerin yani fahiş fiyatlarla sınıflandırıldığını söyledi. Ya bunların denetimleri yerel belediyelerde zaten. Yani burada bir sıkıntı olduğunu aslında dile getirdi. İnşallah sizin vasıtanızda da bunlar yetkililere ulaşmış olur. Çok teşekkür ediyorum. Rica Sağ olun, ederim. görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür İyi günler ederim. diliyorum. Sağ olun. Görüşürüz. Tamam. Evet, sağ olasın. Amca merhaba. Emekli misiniz? Emekli. Bir soru sorabilir miyim? Emekli maaşları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Abi Allah şimdi ağzımı bozacağım oradakiler. Boz. Bozayım mı? Boz. Çıkar mı? Çıkar. Bak ne yazıyor? Çıkarmaz Ne yazıyor ya. burada? Emekli terk Tamam, ediyor. Ha, ne diyorsun? Ne Kaç söyleyeyim para maaş abi? alıyorsun? Ben Evet. aşağı yukarı 3 liraya dayanıyor. Yetmiyor mu 3.000 lira? Yok canım, yeter Niye? mi? Çok mu lüks yaşıyorsunuz? Yok. Fatih'te oturuyorum. He. Evde kendimin yetmiyor. Yetmiyor. Abi fıstık olmuş 80 lira ya. Fıstık. Yeme fıstık. Yemeyeyim, tamam. Pastır olmuş 200 lira. Yemeyeyim. Yeme. Boş. Et olmuş kaç para? Baştakiler de yemesin o vakit. Et kaç para? 90 lira. 90 da var. Bazı yerde kampanya yapıyor filan, ufak tefek bir şeyler oluyor. Ne diyorsun? İşin şakası, bu şakaydı tabii. Bu ekonomiyle ilgili düşüncelerin nedir? Vallahi düşünce filan bittiğimiz belli. Niye abi o zaman, bak bu kadar insan ne geziyor sokakta? Abi boş geziyorlar, boş. Kimisi kartla alıyor, kimisi boş ya. Ya bakıyor, geliyor, demin şey almaya girdim, sıraya girdim. Sucuk filan alayım dedim. Bir baktım önümdeki mırmırati çıkınca ben de çıktım. Bu böyle abi. Peki ne görüyorsun? Sen şimdi dedin ya ağzımı bozmayayım. Niye abi? Niye dertli mi? Derdini anlamaya çalışıyorum. Ya derdim ekonomi, başka bir şey değil şu an. Kaç para olmalı? Nasıl? Maaşınız kaç para olmalı? Vallahi maaşı yükseltmesinler de ama maaşa zam yaptığı vakit bir şey de çıkarmasınlar. Sağ cebe koyup sol cepten almasın. Almasınlar tabii. Almasınlar, gene eski maaş kalsın. Şimdi bak, bizi yetkililer de izliyor. Bir emekli olarak ne istiyorsun abi? Bak şuraya anlatır mısın lütfen? Vallahi ne mi istiyorum? Mertçe söylüyorum. İsterse içeri alsınlar beni. Bırakıp başladı gitsinler. İdare edemiyorlar artık. Niye? Demokrasi var. Seçimle gelmişler. Ne demokrasi var ya? Neresi var demokrasi? Niye? Yok mu abi? Bir Yok sandığa abi. giderken kolunu mu tutuyor seni? Ya sandığa mı? Sandığı göremezsin ki. Niye abi? Seçim zamanı geldiğinde... Yok abi, göremezsin. Geç onu, geç. Neden? Ona göre de tedbir alırlar. Niye abi? Anlamadım. Niye? Vermemek Abi için. o gidiyorsun, her partiden temsilci var. Sandığı açıyorlar, sayıyorlar. Ya usulden var, formalite icabı. Hiçbir şey yok esasında. Ya sen niye bu kadar umudunu karartmışsın abi? Vallahi bittik abi ya. Niye Bittik. abi? Ya bittik abi ya. Çocuklar yardım etmese ya hava.
Çocuklar yardım ediyor. Utanıyorum çocuktan para alırken ya. Utanıyorum, bu yaşımda utanıyorum. Peki 35 sene basına emek verdim ben. 35 sene. ne yaptın abi? Hürriyet gazetesinde. Matbaada mıydı? Yok, Ulaştırma Müdürlüğü yaptım. Hürriyet Holding'de. 35 sene emek verdim. Emeğimin karşılığını alamıyorum. Alamıyorsunuz. Ya belki alıyorum da ama böyle zam yaptıkça zam yapıyorlar. Hayat pahalılaşıyor. Onu durdursalar o yeter be. O da durmuyor. Yerinde durmuyor fiyatlar değil mi? Tabii durmuyor. Ev vergisi... Peki, bu acaba sen mi sadece bu durumdasın yoksa Türkiye'deki genel anlamda? Vallahi ben Fatih'te açıkça konuşuyorum. Fatih'te oturuyorum. Şeylerden de bıktık. Yabancılardan. Pisliklerinden bıktık yani. Savaştan Pisliklerinden. kaçıp geldik diyorlar. Ölsünler mi? Yok, Allah göstermesin canım. Ölmesin. Hepsinin başımın üstüne yeri var da. Ama insan olsunlar. Biraz eğitsinler bunları içeri girerlerken. Biraz eğitsinler, o yeter. Hangi eğitimler verilmeli mesela? Vallahi bir defa insan olmayı, adaba aykırı mı derler, bir şey derler. Şimdi kızdım da konuşamıyorum. Yani diyeceğim çok şey var yani. Biraz eğitim isterler. İmkanı yok. Yoksa tamam, Allah onların yerine kimse koymasın. Peki abi izninle bir şey Buyur daha abi, soracağım sana. estağfurullah. Türkiye'nin ekonomisini nasıl buluyorsun, gidişatı? Abiciğim, ekonomide bir şey kalmadı ki. Buyurun. Evet. Kalmadı ki ekonomide bir şey. Ne kaldı? Biri oradan parayı götürüyor, biri dolarları götürüyor, biri bilmem ne yapıyor. Ne oldu? Damat kaçtı gitti. Yok meydan. Abi nereye gidecek? Sen de öyle diyorsun ki sanki şey var, ortada bir hırsız varmış gibi. Ya hırsız demiyorum kimseye de. Ama niye kaçtı? Niye Yani yarı yolda? mu bu şimdi emekli Niye maaşı? yarı yolda bıraktı? Ha. Yapmış olduğu görevi niye yarı yolda bıraktı? Bırakmasaydı. Bıraktığı olmadı herhalde kayınpederinden başka. Peki abi, diğer çevrende bulunan emekliler nasıl? Hepsi ağlıyor. İzban ediyorsan yeminlisiz konuşuyor. Hepsi ağlıyor. Ağlamayan yok. Bankaya borcun var mı? Bankaya borcum yok. Allah'a çok şükür. Kredi kartı borcun var mı? Çocukların sayesinde yok ama. Şehit olarak söylüyorum. Başka diyeceğim bir şey yok abi. Geldik gidiyoruz. Yok abi daha dur daha. Hayatın en güzel dönemi. Nereye gidiyorsun? Ne güzel dönemi abi, 84 yaşına gelmişim. Maşallah var abi. Top oynayacak gibi duruyorsun ha. Çok şükür. Ha, yani şimdi sen de futbol oynarsın. O zamanındaydı. Sen futbol oynadın gibime geliyor. Oynadık tabii. Oynadın mı? Bacaklardan belli. Geç yamuk kalmış. Peki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. İnşallah iyi oluruz diyorum ama gene de iyi bir Niye abi sen bu kadar niye karamsarsın? Hiç mi iyi bir şey yok abi? Abicim ne olur ya? Hiç bir şey yok. Korkuyoruz. Kapımıza kimse gelmedi. Şimdi birisi gelir bu alacak ister diye. Korkuyoruz. Abi yani sanki her şey Türkiye'de batmış gibi konuşuyorsun. Evet. Nasıl evet abi? Hastanelere gidemiyorsun abi. Hastanelerden emekliden 50 lira 25 lira alıyorlardı. Şimdi çıkarmışlar 100 lira. Muayene. Gel abi gel. Yani işler acısı. Her şey işler acısı. Evet. Şurada torunları niye öteber alıp götüremeyim ben? Niye? Götüremiyorum. Çocuklar da diyor ki baba hiç varsa dedim alma. Öyle geliyorsun. Kütük gibi yaşıyoruz. Anladım. Vallahi. Ya abicim böyle. Merhaba kardeşim, bir şey sorabilir miyim? Türkiye'nin, teşekkür ederim. Rica ederim. Dinleyelim genç kardeşim. Türkiye'nin ekonomisini nasıl buluyorsunuz? Türkiye'nin ekonomisini mi? Ya abi insanlar çok rahat insanlar. Ekonomiyi konuşuyoruz, rahatlığı değil. Ekonomi kötü ekonomi. Para az. Niye? Niye mi? Millet çünkü rahat, ne bileyim. Para var, çalışana para var her yerde abi. Evet. İnsanlar rahat. Bakıyorsun. Ne rahat abi, geçinemiyorum diyor abi. Ne geçinemiyor? Emekliyim diyor, yetmiyor yani, diyor. Ne geçinemiyor? O zaman demek ki yatırımını doğru düz yapmadı abi. Abi ne yatıracak? Adam 3500 lira maaş aldım diyor. Şimdi yetmiyor. Bey kardeşime bir cevap vereyim mi? Türkiye ekonomisi. Amca gibi düşünüyorum. Ne Geçinilmiyor yani. Ne kadar gelir elde etmek gerekiyor? Emekledin mi? Evet. Emekli değil, vatandaşı konuşuyoruz. Vatandaş çalışan insana 7-8 bin lira, emekliliğinde 6 bin lira gibi bir ücrete tabi olması gerekir. Peki siz genel durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç iyi değil, hiç iyi değil. Neden? Niyesi var mı yani? İnsanlar dökülüyor bana kalırsa yani. Kıyafet olsun, yemesi içmesi olsun. İnsanlar bir yere gidip oturmaya para harcamaya korkuyor. Abi her yer dolu. Neresi dolu ki? Turistler dolu. Adam bozdurmuş parayı, dolu. Boş oturuyor. Hiç. Baksana bak, gariban bu millet hep. Oralar tamam, onlarda var. 100 doları bozduruyor.
1000 lira yapıyor ondan sonra yürü. Aynen öyle. Öyle değil mi? Peki Aynen. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız şanslı mı Türkiye'de yaşayanlara göre? Avrupa'daki şartlar daha farklı. Demek ki onlar şanslı. Eğer kötü olsalardı buraya gelirlerdi, burada yaşarlardı. Onların çünkü dolar veya euro üzerinden paraları burada çevriliyor. Türkiye'de daha rahat edebilirler ama orası da farklı bir ortam yani. Orayı bilemiyoruz. Ama rahatlar ki gelmiyorlar. Bir de orası Peki var abi yani. böyle diyorsun. Abi dedi ki bak dedi ben de 35 sene çalıştım dedi. Evet, Geçinemiyorum dedi. Evet. Şimdi sizin ayıp olmasa aylık geliriniz ne kadar sormak isterim. 3500. Yetiyor mu? Hayır. Kiram var, elektrik var, doğalgaz var, fatura var. Derken ne arıyor? Geliyor 1250-1300 lira kalıyor. Ondan mutfak masrafı. Ondan sonra böyle yürüyerek simit yedim de dolaşıyorum şimdi simit. Yoksa Yani abla bir saniye bekletelim. Tabii, mi? tabii, tabii. Abla hayat nasıl gidiyor? Ablam hayat çok pahalı bunu söyleyeyim yani. Çok pahalı. Herkes öyle söylüyor zaten. Sen kendini söyle. Ablam hayat çok pahalı. Yani bir çekirdek olmuş 6 lira ya bu kadar. 1 liraya alıyor. 1 liraya alıyorduk. Çekirdeği suyu bile pahalı ya. Ablam bu 3 aydan biri 6 birden 6 olmuş. Neden öyle? Çok pahalı çok. Yani çok pahalı. Ya bir de benim bir şeyim var. Eğer yetkililer beni dinliyorsa benden 2 kat benden 2 kat para alacaklarmış. Komşular aldıracaklarmış. Eğer öyle bir şey yaparlarsa yazıklar olsun onlara. Benim komşular İçişleri Bakanı'na mektup yazmış ablam. Benden 2 kat para aldıracaklarmış. Ne parası? Ya dolandırıcı diye belediyeye şikayet etmişler. Ya yok öyle bir şey olur. Ama herkes biliyor, herkes. Sen kaymakama git. Yani Burak Öyle bir çözmez. şey yok. Çözmez bu seni. Şimdi, peki sen... Kaymakam Ben çöz. televizyona çıkacağım zannediyorum ama bu kesiyor artık. Abi ne biliyorsun? Aynısını yayınlayacağım. Bak utanacaksın. Nerede yayınlayacaksın? Kanal D mi? Ulusal TV mi? Nerede? Ne fark ediyor? Ya tutacağım bir platforma Sen bu çok küçük yayınlayacaksın. gördün bizi bak Hiçbir şimdi. şey çözmüyor ablam. He? Kaymakam falan hiçbir Merhaba. Türkiye'nin ekonomisini nasıl buluyorsunuz bir saniye? Ekonomi şeylere ekonomi şeylere baktığın zaman bugün dövizlere baktığın zaman belli zaten. Nedir? Gerek yok. Yani söylemeye gerek yok. Bugün fiyatlara, dövizlere baktığın zaman belli zaten ekonomi ne oldu. Ne iş yapıyorsunuz? Ben lokantacıyım. Lokantacı. Evet. Eskiye göre kıyasladığınızda daha mı zor? Bana göre zor. Yani bugün ben burada yaşamıyorum. Dış ülkede yaşıyorum. Dış ülkede yaşıyorum. Nerede? Hangisi? İsviçre'de yaşıyorum. Evet. O zaman abi sen diyorsun ki zor. Yani şimdi oraya ile buraya kıyasladığında ne tür zorluklar görüyorsun İsviçre'ye göre? Ben şu andaki oradaki para bir frangın burada 9 bilmem ne kadar. Ben burada alışverişte zorlanıyorsam buradaki yaşayanlara Allah yardım etsin. Peki bir şey soracağım. Şimdi gördün mü? Abi sanki ekonomiyi ben yönetiyorum. Dur. Ne diyorsun? Hani kenara gel. Hanımefendi. Ben burada 1000 frangı bozdurup burada 9000 bilmem ne kadar yapıyor. Burada bir gün o parayı hiçbir şey almamış gibi harcayıp gidiyorum. Buradaki yaşayanlara bilmiyorum. Askeri ücretle 3000 lirayla 3000 bile değil. Yani gerçekten Allah yardım etsin. Gerçekten Allah yardım etsin. Avrupa eski Avrupa mı? Gel abi buraya. Abim eski Avrupa. Benim hiç riskim yok orada. Riskin yok. Benim hayatım garanti. Her şeyim garanti. Çocuklarım garanti orada. Çalışsam da çalışmasam da ailem geriliyor. Askeri ücret. Gel bir dakika bekler misin? Vaktin var mı? Ne diyorsun abi? Anlamadım. Neyi özetliyor? Şimdi beyefendi bak Avrupa'da yaşıyor, İsviçre'de yaşıyor. Diyor ki ben zorlanıyorum diyor. Zorlanmama rağmen. Abi dünyanın en çok dolaylı vergisi burada. Ya bekle konuşacaksan bekle. Şöyle abi ekonomi içinde özetlemek gerekirse geçmişe bakmak lazım. Bu ülkenin önce neyi çökertildi? 12 Eylül'de. Abi bak şu anı konuş. Tamam. Şu anı de ki ben şunu kendini anlat. Şu an yaşam yani et alamıyorsun kasaptan. Bayağı pahalı. Yani bakıp geçiyorsun. Ondan sonra markete gittiğin zaman her şeyi alamıyorsun. Pazara gittiğin zaman eskiden 50 liraya bayağı bir şey dolduruyordun. Şimdi 50 bile yetmiyor. Bırak 100 bile yetmiyor yani. Bak şimdi beyefendi çok güzel bir şey söyledi. Diyor ki ben diyor İsviçre'de dünyanın en müreffeh ülkelerinden birinde yaşıyorum. Franga gelip bozdurduğum zaman sıkıntı yaşıyorum diyor. Doğru söylüyor. Ben biraz sıkıntı yaşıyorum. Yani katılıyorum. Burada yaşayan bir insanı düşünün. Yani askeri ücretle bir aylık gerçekten çok zor yani. Bir daha sonra. Orada mı? Türk parası. Türk parasıyla 30-35 bin frank, 35 bin lira. Burada.
Abi şuraya gelsene. Ben 1000 lira bozduğum zaman ben kendimi düşünüyorum. Ben kendim zorlanıyorum. Yani burada alışveriş yapmaya zorlanıyorum. Yani aldığın zaman bir bakmışsın bitmiş hiçbir şey almadan. Buradaki bir insanı düşünüyorum. Yani aylıkla buradaki çalışan bir insan, burada yaşayan bir insan burada nasıl geçiniyor ben anlamıyorum. Gerçekten çok zor. Yani ben burada bir aylık izine geliyorum. Nasıl kaçarım burada onu düşünüyorum yani. Doğru mu? Ben yerinde olsam gelmem. Girmesin içeri ki daha çok kötü olasınız. Biraz daha kötü olsun. Ekonomi biraz daha kötü olsun. Niye abi muhalefet ediyorsun? Anlatıyor diyor ki bak diyor böyle diyor. 30 bin lira yetmiyormuş beyefendiye. Düşünebiliyor musun? Benim aylığım diyorum. Gelsene abi şöyle Yaptığı şu. Ya güldürmeyin insanı ya. Abi bırakın provokatörlük yapmayın. Bu adamın demek istediği şu abicim. 30 bin liradan bunun 1000 frankını bozulduğu zaman yetmiyor diyor. Mantıklı yani. Niye yetmediği de belli. Çok ekonomide o kadar çok dolaylı vergiler var ki o kadar çok her şey otladı ki. Peki abi. Anlayamadım. Üretim olmadığı zaman senin her şeyin öyle bir anladı ki işine gelmiyor. İşine gelmiyor. Öyle bir anladı yani ki. bazıları anlamıyor bunu. Anlamadı. Zaten onun için burada bu şekildeyiz. Yani şöyle etrafa baktığın zaman, dövizlere baktığın zaman almış başını gidiyor. Almış başını gidiyor. Ekonomiyi zaten dolara kaptırmış. Burada üretim yapmıyorsun. Her şeyi ithal ediyorsun. Samanı bile ithal ediyorsun. Nasıl ekonomi? İsviçre'de gibi dünyanın en önemli yani şöyle ekonomik anlamda iyi noktada olan ülkelerinde yaşayan bir vatandaşımız bugün diyorsa ki kardeşim biz geçinemiyoruz, o zaman ben kendimiz için şunu söylüyorum. Türkiye'de yaşayanların hali ağlanacak durumdayız o zaman. Öyle sen nasıl görüyorsun? Ağlanacak değil yani ben anlamadım. Gerçekten çok zor yani. Çok zor. Yani düzelmesinde yani Şuradaki şapkayı affedersin 25 liraya geçen sene aldım. Şimdi şurada bak 2 adım ötede git bak 70 lira 75 lira. Buna dur diyen yok, fiyat artışına dur diyen yok. Kim diyecek? Ben ne diyeceğim? Ben derim de ama benim arkamdan gelen yok. Bu millet Adam alma der kardeşim, işine geliyorsa der. Fiyat bu der. aynen öyle diyor. Aynen öyle. Aynı yani bu şimdi sıradaki böyle kesim insanlarız. Yani konuşan arkadaşlar düşünün bakalım yani bu insanların istedikleri bir sürü şeyler var mesela. Yani burada insan bir normal bir elbiseyi ondan sonra kaç sene giyiyor. Ondan sonra bir arabaya binebiliyorlar mı? Ne bileyim bunun gibi bir sürü insanların hakkı olan şeyler vardır yani. Hayır, yani düşünebiliyor musun? Ben orada da yani normal bir şekilde yaşıyorum. Normal bir şekilde 4000 lira aylıkla ben bir Mercedes'e biniyorum. İyi de geçiniyorum. Devlet bana yetmediği zaman aylığımı da veriyor. 4 tane çocuğum var. Onlar da okuyor. Hiçbir sorunum yoktur. Çalışmadığım zaman devlet garantisi de var. Çocukların aylıkları da var. Yani düşünebiliyor musun? Devlet garantisi olmadığı sürece bu ülkede insanlar yaşayamaz. Yaşayamaz. İmkansız. 10 bin lira da alsan yaşayamazsın burada. 10 bin lira aylık da alsan yaşayamazsın şu durumda. Çünkü burada insanlar kendi kafasına göre fiyat koyuyor. Kendi kafasına göre her şeyi kendi kafasına göre yapıyorlar. Yani şey de yok yani. Bir denetim de yok yani. Herkes kendi kafasına bir şeyler yapıyor. Peki Türkiye'ye geldiğinde yurt dışından geliyorsunuz diye farklı bir muamele görüyor musunuz? Tabii. Yani fiyat zaten 1 ise 5 oluyor zaten. Yurt dışından geliyor. Evet. Zaten Sonra görüyor abi. Yansıyor fiyatı yani. Onlar da yani bizi bekliyor ki yani biraz fazla şey yapalım da biraz fazla kazanalım hesabını yapıyorlar. Yapacak bir şey yok artık. Doğru bir şey tabii ki. Yani ben bir ayın sonunda kaçmaya yer arıyorum diyorsun. Niye abi? Niye? Abim, yani almış başını gidiyor. Maddiyet şeydir yani burada zordur yani. Şimdi biraz daha kalsam yani ben oradaki para da yetmeyecek neredeyse buraya. Gerçekten yani. 35 bin lira maaş alıyor o da yetmeyecek. Orada da yetmeyecek yani burada. Düşünebiliyor musun? O durumdayız yani. Arabayla gelmişim araba alıyor benzin 700-800 lira. Bir doluşu. Düşünsene. Bir depo 700-800 lira. Abi sen ne düşünüyorsun? Kara düşünüyor. Ekonomi mevzu ne? Mevzu şu. Abimiz İsviçre'de yaşıyor. Diyor ki Türkiye çok pahalı diyor. Doğru. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı düşünüyorum. Çok zam oldu. Son bir senedir %70'e yakın zam oldu. Yani ben takip ediyorum. Esnaflık yapıyorum ben mesela. Kebapçıyım. Görüşürüz. Çok Her teşekkürler. şeye yoğun bir şekilde zam oldu yani. Peki sen kendi ekonomini nasıl görüyorsun? İyi görmüyorum. Niye? Ben Niye bu kadar eşimden karamsarsın? ayrılmışım. Yalnız kalıyorum şu anda. Yani karamsarım yani. Gelecek. Tamam koronanın da payı var.
Olanların payı var bunda. Yani millet biraz mağduriyet çektik hepimiz. Ama ve lakin yani bilmiyorum. Bundan sonrası ne olur tabi bilemeyiz. Şimdiye kadar rahat değiliz yani. Mutlu değiliz yani. Onu diyebiliriz yani. Peki bir insanın geçinmesi için mesela İstanbul gibi ya da büyük bir şehirde ne kadar para kazanması gerekiyor? En azından 300 lira. 300 lira. 300 lira günde yevmiye alması lazım. 9.000 lira ayda. 9.000 lira değil mi? En tutarlı rakam 12 milyar. Bunun sosyal faaliyeti de dahil. Kitabını okuyacak. 12 milyar kim alıyor? Kime Abi, veriyorlar? mantıklı olan o ama gerçek Para yok bu. diyorlar. Para var abicim. Köprülerden bir ton para geliyor. O parayı sen arka dağıtırsan para var. Milletvekillerine para vuruyorsun. Her şeye para vuruyorsun. Arka gelince mi para vuramıyorsun? Gel hocam gel. Gel abi gel. Gel. Gel derdim Sen kara düşündün gel. O Arap galiba ya. Ve bu işin çözümü de basit abi. Bir kere dolaylı vergiler kaldırılacak. Özel tüketim vergisi kaldırılacak. Lüks tüketim vergisi kaldırılacak. Halkın durumuna göre adil bir vergi sistemi getirilecek. Ve hayvancılıkta da bölgesel hayvancılığa getirilecek. Yani kişi başına ne kadar hayvan düşüyorsa ona göre hesaplanacak. Devlet hayvancılığı özel sektöre Dur kardeş. vermeyecek. Bir dakika dur. Para nerede? Onun cevabını ver. Para nerede? Parayı abi ayıracaksın abi. Parayı ayıracaksın. Bak herkes diyor ki para yok diyor. Tamam. Ben de soruyorum para nerede? Abi köprüden araba kaça geçiyor abicim? Sen onu bir hesapla. Köprüden bir gün bir motor en kötü 13 liraya geçiyor. Neyin parasını soruyorsun? Şunu soruyoruz. Türkiye'nin ekonomisini soruyoruz. Para nerede diyoruz? Şimdi sevgili kardeşim ben iş icabı Türkiye'yi dolaşıyorum. Karadenizliyim. Karadeniz'e git. Herkes hayvancılık kredisi almış. Hayvan yok ama. Hayvan yok. Hayvan yok. Ama herkes krediyi alıyor. Altın arabasını alıyor. Geri kalanını da Trabzon'dan taşalarla yiyor. Devlete borçlu oluyor. Olay bu. Abi hepsi böyle değil mi bak şimdi? Bizi Trabzon'dan da izliyorlar bak. Şimdi Abi, kısaca şunu soruyorum bir saniye. Şimdi bir dakika müsaade. Şimdi herkes bu söylediğin şeyi ben doğru olarak görmüyorum. Çünkü bizi Trabzon'dan, diğer illerden, Karadeniz'den izleyenler de var. Buna kızarlar ama ben şunu söylüyorum. Diyorum ki bir vatandaşın Türkiye'de yaşaması için kaç para kazanması lazım? Vatandaşın 1000 dolar. Ben 12 milyar Şimdi- dedim abi. Çünkü adaletli olan o. şöyle bir şey söyleyeyim ben Sinemaya sana. gidecek, sosyal çocuğuna kitap ben alacak, iş yaptırıyorum. bilmem şey yapacak. Türkiye Ya çapında mantıklı olan- AVM'lerde de iş yapıyorum. Kendi şirketim var. Bizim Türk insanlarına 150 lira yevmiye artı Ya bu bile aslında yemeğini, sigarasını, çalışacağı da 4 saat. Çalışmıyorlar. Türkiye'de Tembellik var. Bak Türkiye'de işsizlik yok. İş beğenmemezlik var. Şöyle bir şey daha empati yapalım. Abi bir saniye abi. Şimdi vatandaş vasıfsız eleman. 10 sene bir firmada çalışmış. Koli taşımış. Koli. Bildiğin koli taşımış. Tamam mı? Koli taşımış. Koli taşıdıktan sonra 10 sene sonra işten ayrılıyor. Bak bura çok önemli. 10 sene sonra işten ayrılıyor. Adam 7.000 lira maaş alıyor ama vasıfsız eleman. Koli taşıyor ya. Fabrikada. O 5 müteahhit var ya. Abi sen ne diyorsun? Ben biraz kulak misafiri oldum. Almanya dedin anlamadım. Ne o? Abi asgari ücret Almanya'da en az 2500 euro. Sen Almanya'da mı yaşıyorsun? Almanya'da yaşamıyorum ama çoğu akrabalarım orada. Tamam ne demek istiyorsun onu anlamaya çalışıyorum. Yani buradakine kıyaslarsan burada Abi da diyor ki bak diyor iş var diyor. Millet çalışmıyor. İş beğenmiyor kardeşim diyor. Gel şöyle. Gel kahvelere gidelim. De ki 200 lira yevmiye. İşe gideceğiz 4 saat çalışacağız diyor. 4 saat 200 lira yevmiye kimse gelmez abi. Ben o parayı bak bir şey anlatıyordum da lafı da gelin. Bak beyefendi söyledi önemli bir şey diyor. Tamam da bak şimdi. Türkiye'de işsizlik nasıl oluyor biliyor musun? İş beğenmemezlik. Ne diyorsun abi? Şimdi ben Abi bunu anlatıyorum ama. anlatsın abi anlatsın. Önce bir anlat. Adam vasıfsız eleman şahıs 10 sene bir firmada çalışmış 7.000-8.000 lira maaş alıyor. Bir şekilde hakkını da alarak buradan ayrılmış. Adam vasıfsız eleman hala 7-8 bin liraya maaşla iş arıyor. Böyle bir şey yok ama. Sen vasıfsız elemansın, kalifi bir eleman. Lüks mü yaşıyoruz? Nasıl? Lüks mü yaşıyoruz? Biz çok lüks yaşıyoruz. Yani şu an devlet bir tatil versin 10 gün. Bak insanlar İstanbul'u nasıl boşalıyor. Yanlış abi lüks yaşamıyoruz Hocam, abi. katılabiliyor muyum? Para var. Genç olarak. Abi millette para var da mı ben bir lüks şey yaşayacak yani? Abi para niye yok ya? Bir saniye. Ben hem elektrikçiyim bir saniye. Bir örnek ver. 4 saati 200 lira yevmiye dedi. Ben 10 saat bir kafede çalışıyordum. Günlük yevmiyem 100 lira. Saat 2'de giriyorum, akşam 12'de çıkıyorum. 100 lira. Sen?
İş var. 2600 lira maaş alıyorsun o zaman. Ve benim çalıştığım yerde 200 liraya 4-5 tane de Afgan Suriyeli çalışıyor. Sen diyorsun ki Türkiye'de işsizlik yok. İnsanlar iş beğenmiyor. Adam iş verirken ne yapıyor? Sigortadan kısmak, asgari ücretten kısmak adına bu ülkeye gelen mülteci Suriyeli, Afgan'ı işine alıyor. Çünkü işine geliyor. Sonra Türkiye'deki diğer vatandaşlar, senin dediğin vasıfsız vatandaş kafeye, çaycıya çalışacak eleman bulamaz. Niye? Giremez o adam. Niye? Çünkü adamın elinde Afgan'ı, Suriyeli zaten var. Bu ülkede işsizlik var. Ben yurt dışında okuyorum, İtalya'da okuyorum. Dayılar soruyor, telefonunu göster. Benim telefonum da burada. Telefonu ölçü olamaz abi. Geliyorsun Emekli TV, yaşlı amcalar gelip röportaj verirken soruyorlar telefonun markası ne? iPhone. Benim babamın helal sütüyle kazandığı parayla almış bir telefon. Benim babam makine mühendisi. Bu ülkenin sunduğu imkanlarla okumuş bir vatandaş. Bu ülke benim telefonumu soruyor, cebimdeki yaşlı amca. Ama oy veren vatandaş bu devletin makam arabası, gereksiz makam arabası, gereksiz harcaması, efendim Cumhurbaşkanı eşinin pahalı çantası, pahalı takısı ne kadar, nerede diye sormuyor. Sürekli bir gence yüklenme. Yok bu gençler iş beğenmiyor. Yok öyle bir şey. Ben yurt dışında okuyorum. Orada başlayacağım işe 5.000 euro maaşla. Ben de mühendislik okuyorum. Otomotiv mühendisliği. 5.000 euro maaşla başlayacağım. Buraya geleceğim. 5.000 lira maaşla başlayacağım. Benim ailem o kadar... Onu da bulacağın şüpheli yani. Arkan varsa bulursun yani. Ben bir gün staj görüşmesine gittim. Diyor ki bana oradaki görüşmedeki adam. 1100 liraya mühendis iş beğenmiyor. Bir asgari ücret 2800 lira. 1100 lira tabii ki de beğenmez. Adam 4 yılını harcamış. Mühendisin M'sini bilmeyen adamlar geliyor bana. Abi haklı kardeşim. Haklı adam yaşamış yani. Ben sana genç olarak sana gördüğümü Ben söylüyorum. katılıyorum abi sana. %99 öyle bir işçilik yok gözünü seveyim ya. Bakın ben avukatlar intihar ediyor, stajyer avukat. Para vermeden avukatlık yapıyorlar ya. Çünkü niye? Haklı abi. Haklı. Konuşuyor. 1100 lira değil. Konu sen diyorsun ya işveren bak anlatıyor. Diyor ki 12 saat çalışıyorum 100 lira alıyorum. Çalışmaz. Yurt dışında bu sistem nasıl ilerliyor? Örneği var. Liyakat var abi. Hak eden alıyor yani. Adamın emeği, herkesin bir emeğinin karşılığı olmalı. Kimsenin emeği hafife alınmamalı bu ülkede de. İş beğenmemek değil o. Emeğin hafife alınması. Tebrik ederim. Gençler siz ne düşünüyorsunuz ekonomiyle ilgili? Kardeşimizin söylediği. Yani ben ekonominin... Tabii ki kimse buraya gelip de... Ya şimdi görmemek lazım. Mesela 2010'lardaki, 2012'lerdeki bir Türkiye yok. Haliyle bir ekonomik kriz söz konusu ama şunu da söylememek lazım. Yani 2000 bu İstanbul depreminde 17 Ağustos'ta Başbakanın yaveri Başbakanı uyandırmamıştı. Yani hatırlarsınız 17 saat sonra öğrenmişti Başbakan. Yani o Türkiye'de yok. 92'de Murat Karayılan'la Tansu Çiller'in açıklama yaparken koalisyon ortağının ekonomik kararlardan haberinin olmadığı bir ülkede yok. Ama bugün bir sıkıntı var. Bu bir hakikat. Ama haliyle milletin alım gücü şimdi nasıl yani? Faktörleri de almak lazım. Sıkıntı varken küresel bir sıkıntı var. Yani. Şöyle gelelim. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Sevgili kardeşim. Bir şey söyleyeceğim bak. Herkes emin önünde değil mi? Bak. Herkesin yaşı az çok vardır. Bunlar 30 sene önce şu sokakta nasıl yürüyorduk? Çamurun içinde yürüyorduk. Ben daha başka bir şey söylemiyorum. Peki bak bu 30. Doğru. Çamurun şimdi içinde yürüyorduk burada ya. Dur bir dakika. Arkadaşa sorsan adliyede kaç tane icra dosyası var? Bunu bir sor bakalım. 30 senede buraya asfaltladı tamam bitti mi muhabbet? Bu mudur yani? Şimdi ekonomiyi okurken ben şunu söylemek istiyorum. Ben Bakın. bir şey söyleyeceğim size. Empati yapalım. Bilirim. Bir saniye. Evli misiniz? Evlisiniz. Çevreniz çocuğunuz var. Siz de bir cumhurbaşkanısınız değil mi? Siz de bir aileyi yönetiyorsunuz. Cumhurbaşkanı da ülkeyi yönetiyor. Siz bir evinizi alabiliyor musunuz? Yok. Arabanızı en lüks yapabiliyor musunuz? Yok. Bunları yapman için zaman lazım değil mi? Ülkede bir yerlere geliyorsa buna zaman lazım. Bir kere de her şeyi hokus pokus yapamaz ki zaten. Kimse her şeyi bir kere de hokus pokus olarak beklemiyor. Ülkedeki ülkedeki yaşam standartları düşük olduğundan dolayı. Beklemem. Şunu söyle. Ben bunu bu abi de inkar etmeyecektir. 2002'de mesela Türkiye'nin kişi başına milli gelirini bugünküyle kıyasladığımız zaman haliyle fazlalaşma söz konusu. TL bazında fazlalaşma.
Bu vatana emek verip de bu Türkiye'ye bu duruma getiren Cumhurbaşkanı'nın emeklerini inkar edenlerin gözü neye dizine dursun. Ben bu kadar derim kardeşim. Neden? Daha nasıl bir Türkiye isteyelim? Lokantalara varıyor, yer yok kardeşim. Kardeşim herkesi... Sıfırdı ikinci el ayağımdaki ayakkabı. Dediğimiz o ikinci eli de bulamıyordu, kusura bakma. Çarıkla geziyor. Boşuna savunuyorsun yani. Kardeşim inkar etme. Cumhurbaşkanının emeğini inkar etme. Bu vatanda elhamdülillah ezanlarımızı dindirmesen Allah, bayrağımızı indirmesen daha nasıl bir ülke istiyorsunuz? Yani illa şükürler olsun Rabbime. Daha bundan güzel bir ülke var mı? Bak Amerika gözlükte, Hollanda gözlükte kardeşim. Ben yurt dışına hiçbir şey demiyorum. Yurt dışı yapabilir çünkü vatan düşmanı. Ama bizim Türkiye'mize ne oluyor? Ben onu anlamıyorum. Şu vatanın ekmeğini yiyor. Teyze diyor ki para yetmiyor diyor. Biz ekonomiyi konuşuyoruz. Eskiye göre Ekonomi çok güzel. Hollanda'dan da güzel, Almanya'dan da güzel. Gerçek kardeşim bu. Bu bir gerçek ki her devlet bizim ekonomimiz güzel. Ben yurt dışından geliyorum, Hollanda'dan. Şu ekonomi Hollanda'da yok. Lan bu kadar İnan yok. Hollanda'da yok. Hollanda'yla peki baktığın zaman Türkiye'ye Hollanda'dan nasıl görüyorsun? Vallahi Hollanda'dan nasıl görüyorum biliyor musun? Bir numara Türkiye. Neden abla? Bir numara her yönden kardeşim. Hürlük var mı? Bak hangimiz birbirimize karışabiliyor? Herkes kendi hayatını yaşıyor. Bir Müslüman devletinde bu varsa inkar etmemek gerekir. Ben Hollanda'dan geldim. Kimse kusura bakmasın. Biz var ya biz bu yaşantıyı yaşayamıyoruz. Değil mi? Peki bir euro olmuş onun için çok seviyorsunuz. Yoksa buraya gelmezsiniz. Hiç geç orayı. Ben de Hollanda. Bizim şirketlerimiz var burada. Buradaki 100 kişi çalışıyor. Doğdum. Yine Allah kısmetim oradaymış gitmişim şimdi. Burayı savunuyorsunuz. Çünkü o zamanlar 1 euro 2 liraydı. 1 euro 10 lira olmuş. Keyif ediyorsun. Vay efendim en büyük Türkiye. Geçin ya geçin. Sen git Hollanda'da yaşa. Sen Hollanda'da yaşa. Öyle bir şey deme. Teyze buradaki insanlar ama şunu anlamıyorlar ki Hollanda'nın parası burada değerli, orada değil. Orada da aynı. Benim teyzem o. Düşünüyorsunuz ya. Hayır, olur mu? Ama yanlış düşünüyorsunuz. Ya Allah aşkına nankörlük yapmayın. Eski günlerinize bakarak nankörlük yapmasınlar. Yapmasınlar. Eski günlere bakarak nankörlük yapmasınlar kardeşim. Ben köyde yaşıyorum. Benim koyunlarım var. Ben 20 sene önce bir kuzuyu, bir koyunu, tohluyu derik biz. 100 liraya verirdik, 125'e verirdik. Koyunun kuzusunu. Yozgatlıyım ben kardeşim. Biz bir koyunu 120'ye verdik. Şükür Allah. Biz yiyecek ekmek bulamazdık. Şimdi bir koyunun tanesi olmuş 1800-2000 lira. Olmaz. Hayır kardeşim gene hani fakir olabilirsin ama alım gücü var insanların. Muhalif olmak istiyorum. Her şeyin alım gücü var. Alım gücü var. Hayır hiç de yanlış söylemiyorum. Alım gücü var insanların. Ne yaparsan Kusura bakmayın. Hem de affedersiniz. Hadi ya orada. %90'ı tuvalet temizliyor buraya izine gelmek için. O kadar anlamadım ben. Ya teyzeciğim orada 1200 lira alıyor. Teyzeciğim orada 1200 lira alıyor. Gelip burada diyor ki süperdir, hayat güzeldir, hayat yaşanmış. Abi bir dakika. Ne oldu? Konuşuyoruz diyoruz ki teyze. Kardeşimiz diyor ki euro yükseldiği için bu kadar rahat konuşuyorsunuz diyor. Hayır. Bak hele kardeşim bak Allah şahit ki Allah şahit. Ben keşke euro 7'ye düşse. Ben Hollanda'da 7'ye düşse keşke. Vallahi keşke 7'ye düşse ben memnun olurum. Benim vatanım önemli. Bana yurt dışı önemli değil. Ben şu Ayasofya'ya girdim elhamdülillah Allah'ım dedim kapalan camimiz açılmış kardeşim ne mutlu ya. Daha şu devlette bunu eğer görmüyorsan demek ki ne diyelim daha. Peki teyzeciğim Hollanda'da Ben memnunum siz de memnunum. 1100 lira aldıkça domatesi 5 lira euro ödediğin zaman gelip burada konuşursun. Peki, Aynısını diğer burada. gelenler kaç liraya verecek? Çok merak ediyorum siz. Diğer gelenler sizin başınıza diğer gelenler ne kadara verecek? Çok merak ediyorum. Ne olacak yani? Şükür Allah biraz nankorluğu insanlar bıraksın. Adalet. 10 lira kazanıp da buraya gelip de 12 bin lira maaş alıyorsun orada TL bazında. Gelip burada hava atıyorsun. Kilonun domatesin kilosu 5 lira. Orada 1200 lira al. 5 euro para domates parasını ödediğin zaman gelip burada konuşursun. Öyle kolay konuşmak iyi. Peki hocam sana ben bir şey soracağım. Sor hocam. Ekonomiyi nasıl buluyorsun? Niye bu kadar dertlisin sen abi? Anlamadım. Finans doktoruyum ve burada da 3 tane şirketimiz var. Burada yukarıdan 500 kişi çalışıyoruz. Adamların derdini dinliyorum. Da diyor ki patron ölüyoruz.
Adamlara en son yardım ettik, takviye ettik maçlara. Öyle. Avrupa'ya niye bu kadar tepkilisi? Onu anlamadım. Avrupa'da ben orada yaşıyorum bak. Benim kimliğime bak, Fransızım. Tamamen komple Fransızım. Hocam bunlara düşme. Bunlar eski AK Parti, bak şöyle diyorum, eski AK Parti düşmanlarıdır. Şimdi euro 10 lira olduğu için süper AK Partili oldular. AK Parti yarın euro yine 2 lira olsun diyecekler, AK Parti gitsin hemen. Abi gurbetçi mi bunu arttı? Ya öyle bir şey. Ya hocam ceplerini düşüyorlar. Başka kimseyi düşündükleri yok. 1200 euro alsın maaşı, gitsin pazardan 5 euroya alsın domatesi. O zaman gelsin savunsun Avrupa'yı. Ama euro bazında alıyor. Geliyor diyor ki ben işte 1200 euro aldım. Çocuklarımı tatile getirdim. Tabii ki 3 kişi çalışıyorsunuz, 3000 euro ödüyor. 30.000 TL'ye geliyor, bir ay boyunca tatil yapıyor burada. Diyor ki Türkiye benim ülkemdir, senin ülkendir. Doğrudur. Buradaki yaşayanları düşün. Oradaki yaşayanlar çok zaten. Peki bu insanların suçu mu? Şimdi bak öyle diyorsun da. Vallahi ben düşünüyorum. Bazı insanlar oya giderken ya oy verirken okuması yok ya da okumayıp da bilmeyenler, adamlar burada soruyorsun 100 kişiye, diyor ki Allah belasını versin, bunu Allah belasını versin. Oya döndüğün zaman bakıyorsun ki oy vermişler onlara. Adama diyorsun ki bak sen fikrini söylüyorsun. Onlar da öyle düşünüyor. Niye bak şimdi kardeşimiz dedi ki demokrasi nedir biliyor musun? Demokrasi normaldir. Demokrasi öyledir. Biz demokrasiyi diyoruz. Biz demiyoruz ki onlar kötü, bunlar iyidir. Ben diyorum ki insanlar geçinemiyor. Bu yalan değil. Doğrudur. Türkiye'nin şu anda insanlar geçinemiyor. Kim geçinebiliyor? Kim 2000 bir hanımlara soralım. Hanımlar siz ne düşünüyorsunuz? Bak izliyorsunuz. Ben katılıyorum beyefendi. Ne diyorsunuz? Beyefendiye katılıyorum. Aynı şartlarda burada yaşasalar bu şekilde konuşmazlardı. Hepimiz şükrediyoruz ama şartlar onların düşündüğü gibi değil. Peki bu insanları, yani gurbetçi vatandaşın buna ne yapabilir ya da o insanları... Hiçbir şey yapamaz ama savunmaları da bu kadar böyle ciddi buradakileri düşünmeden savunmaları da çok doğru değil. Biz niye burada bir aylık maaşımızı alıp... Onlara baksana, Eminönü dolu torbalarla geziyor. Bir saniye gelir misin? Yok, gelemem. Biz de keşke bir aylık maaşımızla Hollanda'ya gidip tatil yapabilsek. O zaman adaletli olurdu. Biz de aynı şeyleri söylerdik. 250 euro'la gelsinler, bir ay tatil yapsınlar. 250 euro'la. 2500 lira. O zaman onları göreyim ben. O zaman göreyim, diyeyim ki tamam yaşayabildim. 1200 euro, 1300 euro'la geliyorlar adam başı. Gelip burada bir ay tatil yapıyorlar. 3 kişi çalışsa 3000 euro ödüyor. 30 milyar. 30 bin lira da tabii bir ay tatil yapabilir. Ama gelsin o parayla 2500, 650 euro ile 6000 lira da gelsin bir ay Bodrum'da tatil yapsın. Onu göreyim ben. Şimdi abi bir şey söyleyeceğim. Sen az önce dedin ya, euro yükseldikçe insanlar siyasi tercihini bile etkiliyor dedin. Tabii ki. Adam ya niye etkilemesin ki? Adam geliyordu zamanında bir ev almak için bu kadar euro lazımdı. Şimdi geliyor ne kadar? Aynı euro 10.000 euro ile 100.000 TL. 20 bin euro 200 bin TL ile ev alıyor adam. Kardeşim sen ne diyordun? Hocam orada ben 5.000 lirayı burada beğenmemelerine laf ederlerken beyefendi bana demişti ki buradaki gençler bir anda zıplamak istediklerinden dolayı hayatı beğenmiyor. Ama şunu kaçırıyorlar. Türkiye'deki enflasyon oranları yüksek oldu. Türkiye'deki alım gücü şu an çok düşük olduğundan dolayı aldıkları 5.000 lira masraflarını karşılamadığından bu insanların şikayeti var. Bugün barınma bir temel ihtiyaçtır. Ulaşım bir temel ihtiyaçtır. Bunların hiçbirini bir insan ne asgari ücretle ne de işe başladığı ilk maaşıyla bir öğrenci karşılayamaz ki. Aldığı eğitimin karşılığını almak lazım. Yani şimdi aslında ekonomik olarak Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslamak ne derece doğru, o bir soru işareti ama şimdi domates Hollanda'da 30 kuruş, 50 kuruş. Bir asgari ücretle kaç alırsın? 2000 kilo domates alırsın. Buraya çevirelim. Birim olarak 2500 lira. Kaç kilo domates alırsın? En fazla 200 kilo. O zaman neyin hesabını yapıyoruz? Hocam, neyini savunuyor? 70'li yıllarda BBC 200 kilodan 2000 kilo. Aç yok. Yok. Şimdi bak aç yok. Yok. Teyze doğru diyorsun. Mezarlığın üstünde kimsenin mezarı üstünde açlıktan ölmüş yazmıyor. Bağırmadan konuş. Tabii abla. Söyle. Hiç aç yok. Kim aç? Şimdi şuradan çıktım. Çayımı da içtim. Yemeğimi de yedim. Allah Demek sen aç değilsin. Ya bir kişi sen niye aç var diyorsun? Ben aç demiyorum. Geçinemiyor insanlar diyor. Kardeşim. Aha kocam. Bir kişi çalışıyor. Evde 6-7 nüfus geçiniyor.
Allah'a hamd. Çok şükür emekli. Teyze şunu Bir de ekonomi evim bakanı var. yapalım seni vallahi. He. Şu teyzeye ekonomi bakanı yapalım. 7000 TL ile yani 2500 TL ile 7000 kişi 7 kişi geçiriyor teyze. Geçindiriyor. Ekonomi bakanı yapacağız. 2500 TL ile teyze diyor ki Geziyorum da. Geziyorum. Bak sinirlenmeye gerek yok. Doğru konuşmak lazım. Sen diyor ki bu ülke fakir ülke değil mi? Bu fakir demiyorum. Yanlış anlama. Bir adamın altına 400-500 milyar arabayla geziyor. Hiç kimse boş geliyor. Bak hep ocağında yedek ocağındalar geziyorlar. Gençler iş de çok. İş çok. Gençler hangi sor bakayım hangisi için çalışıyor? Gel yavrum gel. Sana bir şey soracağım. Sana iş yok mu yavrum? Dolu iş var. Hem okuyabilirsin. Hem çalışabilirsin. Şimdi gel masa oturmaya çalışamıyor mu? Elim mi tutuyor? Allah çalışıyor. Ben makine mühendisliği okuyorum. Ben şu an zaten çalışıyorum. Onda sıkıntı yok. Biz burada da az önce şunu konuştuk. Çok şükür ya. Niye şükretmiyorsunuz kardeşim? Ben burada bak kesinlikle siyaset yapmıyorum ama doğruları konuşmak lazım. Allah için konuşmak lazım. Tamam Allah için konuşalım. Neyin doğrusunu diyorsun? Bir adam çalışıyor. Ya diyorum ki sana Çok sen şükür, bak burada kaç kişinin annesi babası değişik. Sen diyorsun ki amcam 2500 liraya 7 kişiyi geçindiriyor. Ya size ekonomi bakanı adamı da hazineye koyalım babayı. Bana rüşvet vermediler. Bana ayrıyetten para da vermiyorlar. 2500 lira domates yeseniz ya hesaplayalım. Ablacığım 2500 liradan simit yeseniz her gün yetmiyor. Simidimi de yiyorum. Ekmeğimi de yiyorum. Etimi de yiyorum. Tavuğumu da yiyorum. Bir dakika sen ne diyorsun ya? Hepsini de yiyorum. Çok şükür. Yeter ya. Ben de yetiyor diyorum. Ben de emekliyim. Niye şükret? Gayet de güzel yetiyor. Ben de emekliyim. 7 kişi getiriyorsun. Evet, hayır 3 kişi getiriyor. Gayet de nasıl yemiyor oğlum? Nasıl yemiyor? Bilmiyorum ki. Sivas'tan geldim. Sivas'ta anası 2500 lirayla 7 kişi nasıl geçinecek abi? Geçiniyorum diyor. Gezdim. Geziyorum da ya. 2500 gayet de güzel geçiniyor. Hiçbir sıkıntımız da yok. Biz ben sana bir yer göstereyim. Şurayı göstereyim bak. Şurada restoran var. Şu ileride restoran var. Zımbazlık dolu. Nerede parası? Arap parası. %80 Arap, kalanı gurbetçi. Sırf var ya ortalığı karıştırmak için hep böyle algı yapıyorsunuz. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Allah için Kilonun konuşun. kilosu kaç lira? Etin kilosu kaç lira? Bak kaç yaşındasın? Etin kilosu kaç Sen lira? kaç yaşındasın? Etin kilosu kaç lira? 65 lira. Siz et yemiyorsunuz demek. Yiyorum. Çok şükür. Ayda benim 30 kilo et düşüyor evime. Ne olmuş? Çok şükür. Ben hesapları bilemiyorum. Sen işte oturduğunu da bilmiyorsun. Bedava da biliyorsun. Metroya da biliyorsun. Nankörlük yapmayın. 5 litrelik yağ ne kadar alıyorsun şu anda? Yağ ne kadar alıyorsun şu anda 5 litrelik yağ? 65 lira. 65 lira mı? Şu anda BİM'de 5 litrelik yağ 80 lira. Niye 80 liraymış? Ya Nerede niye- 80 Ya lira? ben niye 80 lira? Ya markasını söylemiyorum. 65 lira. Sole abla Sole 80 lira ya. 65 lira. Ya niye 65 lira? Bol bol da alıyorum, bol bol da kullanıyorum. Niye kullanmıyorum? Ecik idareli kullanın siz de canım. Ne yapacaksın? Margarin mi Allah eritiyorsun Allah. abla sen? Yok, havadan gel ağzıma düş. Öyle bir şey yok. Kusura bakma. Ecik de çalışın ya. Bak kaç yaşındasın? 2 iş yap. Benim kocam 2 tane iş yapıyor. Bak kendisi 2 iş İkiye yapıyor. geçtik. Çifte maaş çokmuş Türkiye'de. Çalış uyuma. Babacığım bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Çifte maaş iyi değilmiş. Abla sen neye muhalefet ettin? Şöyle gelir misin? Şimdi ne diyorsun? Ekonomiyi konuşuyoruz. Ekonomi berbat. Berbat. Diyor bak ben geçiniyorum diyor. Berbat. Memurun maaşını ben bu yaşıma kadar daha 1,5 liradan üstünde ilk defa %5, %4. Ecevit zamanında 130 verildiğinde daktilolar atıldı. Yalandan algı yapmayalım. Yetiyor. Ama sen biraz bir yerden cebini dolduruyorsun, konuşuyorsun. Onu geç bir kere. Herkes bankası bir cebine bağlı. Ha ben de 55 yaşındayım. Yedir. Tabii yağlar da bedava geliyordu. Onun için konuşuyor. Allah rızası için çekin gidin ya. Bir saattir burada konuşuyoruz. Başbakan topluyorduk. Efendim? Bana mı talep diyordunuz? Diyorum ki burada konuşuyoruz. Gidin. Bana bir Allah rızası için gidiniz. Ya açız diyorlar. Açız. Aç mısın amca? Ne açsın? Aç mısın? Ablacığım. Biz de onu diyoruz. Tamam diyebilir. Kimse aç değil. Boşuna çabalıyor. Herkes top. Hiçbir mezarlıkta yazmıyor. Açlıktan ölmüş. Cebini doldurmuşlar da Yok abla konuya şöyle açtı. Dedi ki bir maaşla geçişiyoruz. Ondan sonra 2 dakika sonra 2 maaşa geçti. Amcam çift maaş yapıyor. Aktırıyorlar. Ya salçayı biz 4 liradan alıyorduk. Salça bir gecede 10 liraya çıktı.
2 katı. Kimse denetlemiyor. Ben hesaplıyorum. Simit yeseler, 3 kere simit yeseler 7 liradan 21 lira ediyor. Evet. 21'i 30'la çarpsan bir maaşı yetmiyor. Onu nasıl yapıyor? Her şeye ekmek su gibi her şey. Biz diyor ki geçiniyor. Onu diyor bak hanımefendi. Onlara o simit 2 lira. Bir su 2 lira. 2,5. Sen de burada 2 saattir konuşuyorsun. Millet kartlarla geçiniyor. Kartlarla, borçlarla geçiniyor. Geçsin onu bir kalemde. Hadi bak işine. Allah Allah. Abi sözün özü şu. Türkiye'de şimdi bak bir kısım insanlarımız diyor ki biz diyor geçiniyoruz diyor. Bir problem demokrasi yok. odur. Bir dakika. Bak demokraside anlatayım ben herkes anlatayım müsaade. kendi düşüncesini söyleyebilir. Tamam. Doğrusu Şimdi da budur. Demokrasi senin budur. tepkini anlamadım. Adam diyorsa ben geçiniyor. Niye yalan Ben demiyorum ki geçinmiyor. Kendine göre geçiniyor. Abla açtı konuyu dedi ki bir maaşla geçiniyoruz. 2 dakika sonra 2 maaş oldu. Biraz daha çalışsak 7 maaş olacak burası. Yani sen niye muhalefet ettin anlamadım mı? Yarım kaldı. Yani 2500 lirayla 7 kişi nasıl geçindiriyor? O bayanın ismini almak lazım. Hazine Bakanı bir de finanstan o baksın Türkiye finansı. Çünkü 7 kişi 2500 lirayla geçiniyor. Vallahi helal olsun ona. Onu yapabiliyorsa helal olsun. Ya çok Demek saçma ki şeyleri etten savunuyorlar abi ya. Yemiyorlar. Ette her gün simit yiyorlar. Simit bir de yetmiyor bile. Simitin yarısını Ama diyor ki ben diyor restorana gittim, yemeğimi yedim dedi, şunu yaptım dedi. Ondan sonra şunu yaptım dedi, bunu yaptım dedi. Ondan sonra babacığım, normaldir bak gurbetçiler ne diyor? Gurbetçiler ne diyor? Türkiye süper çünkü 1 euro 2 lirayken savunmuyorlar. Gurbetçinin ne suçu var bunda? Gurbetçi ne ama yapsın bak yani? Savunmuyordu. Şimdi 1 euro 10 lira olmuş süperdir ortam. Adam 1 euro ile Peki bir şey soracağım. Euro 2 liraya düşse Var ya 2 lira düşse yurt dışındaki insanlarımız var ya Türkiye'yi düşman ilan eder. Niye abi? Niye? Vatanları Çünkü abi niye? Oradaki para burada para etmeyecek. Sadece parayla Bugün- olan bir şey mi? Her şey paradır abim. Her şey. var ya. Her şey. Ben Hollanda'da öyle bir şey ben euro 2 lirayken de geliyordum. Ya bize sen hayır. Ya sen o zaman burada yine 2 euroyla burada bir ton iş yapıyordun. abi abimin dediği gibi 1 lira nasıl şimdi 10 liraysa Sen 2 lira alırken ben burada 300 lira alıyordum. 300 lira alıyordum o zaman. Beyefendi diyor ki kardeşim diyor bunun Öyle benimle ne mi değil mi? alakası var? ya öyle değil bak mesela abimin dediği gibi. Abimin giydiği tişört Hollanda'da 190 euro. Markalı bir tişört. 500 lira olsun ben de Ya, 10 bin lira maaş Allah- alayım. Ben 2 10 lira bin- alıyorum ya. 2 lira Abi düşünecek. burada bak 1 lira 10 euroyken Allah vekilin olsun oturduğum ev 2 milyar 200. Belki ev sahibime sesim gider. Bu sene %20 zam yapmış bana. Nedir? Bak nedir? %20 yapmış kardeşim. TÜİK'e göre sen %15,5 yapabilirsin. Vay efendim geçen sene ben sana zam yapmadım. Ya sen geçen sene zam yapmadın pandemiden kira dolayı. değil ama bak, Baba 2200 lira kira veriyorum. tamam abi. Hiçbir sosyal güvencem yok. Hiçbir sosyal güvencem yok. Kira veriyorsun söylesin. Ben burada TL belediyeye müracaat etmişim. Yok müracaat etmişim. Yok. Abi ya şimdi onların işi iyidir kardeşim ya. Abi Ben işi mi iyi? memleketime 5 senedir gitmemişim. 5 sene. Ya, abi Allah Allah. Kilometre gitmemişim Batman'a. Bak şimdi dinle bak. Abi bak sen ne diyorsun? Gitsem 10 bin lira senin param gidecek. Senin verdiğin ev 10 kiranı ben sene euro vereyim. biçiminde veriyorum. Euro Benim biçimde evimin sen 500 euro veriyorsun. 1000 euro ver. kim 1000 euro abi ver. Hollanda'da öyle bir şey yok. Ne kadar kira Hollanda'dan maaşın ne kadar yüksekse kiran da o kadar yükselir. Benim evimin gideri 2500 lira abi. 2000 Türk parası mı? Ha 2500 euro. 2005 ne kadar maaş alıyorsun? 4000 lira maaş alıyorum abi. 1500 euro kalıyor sana. 1500 abi bunun Ben da maaşı- sigorta Ben abi, kiraya çalışıyorum. Kira. Allah Allah Hollanda Bak kiraya abi. çalışıyorum. Sadece Burada vergi kiraya ödüyor musun abi? Doğru düzgün düzenli vergi ödüyor musun? Ne demek ödüyorsun? Hollanda'da çalıştığın için her ay düzenli vergi bak, ödemek zorundasın. Şuradaki lavaboya git vergi ödüyorsun. Pardon abi. Kusura bakma. Şunun vergisini yine veriyorsun. Orada da aynısı abi. Orada da aynısı. Siz burada Ben diyorsunuz buna ki vergi bir dakika veriyorum. lafımı bir Bu dinler kalmış. misin abi? Bak bu ülkede bu kalmış. Aldığımız nefesin de vergisini neredeyse ödeyeceğiz. Orada da O aynısı. sadece bu ülkede değil. O Bizim her orada yerde da öyle. aynısı. Orada şartlar daha iyi kardeşim. Yok, Yani bizi hayır anlayın. abi yok. Abi bizi Sen anlayın. yok abi ya. Yok abi. Allah Allah. Siz hani her şey durum ne biliyorsun ana burada geçim çok zor. Doğru geçim zor. Orada da aynısı. Orada farklı değil. Orası sadece Türkiye'nin bir de euronun para birimi değişik olduğu için bura bize rahat geliyor harcız. Ama orada Ben zor. nereye gideceğim? Yani hayır. Ben tatile nereye gideyim? Afganistan'a mı gideyim? Yok Türkiye'de Benim bir hakkım sürü yok yer mu? var. Türkiye'de Hakkım bir yok sürü mu yer- ya? Afganistan'a mı gideyim kardeşim? Suriye'ye mi gideyim? Ya tamam da Kendi biz buraya memleketime gelebiliriz. gidemiyorum ya.
Türkiye sınırları içerisinde kendi memleketime tatile gidiyorsam Allah belamı versin. Abi biz oradan Ben buraya bir hafta gelebilmek sonu için insanım ben de. Bir hafta sonu ailemle daha ben pikniğe gitmiş değilim. Bir pikniğe gitsem sadece tavuk yesem 5 kişilik Abi bir aile yanlış 200 lira para. bak, Ben 200 yanlış lira anlama. kazanıyorum ki. Ben bir şey demiyorum. Orada da Bak, aynısı değişik değil. Ya bak sen buraya Aynısı. gelmişsin sen burada Yanlış. beni yerleştirmeye hakkın yok kardeşim. Biz sana zaten Sen kötü bir burada- şey sen demiyoruz kendine- abi. Allah Allah. Hayır biz sana eleştirmiyoruz abi. Sen benim büyüğümsün. Sen benim sana Allah Bak Allah. şimdi o da diyor ki kardeşlerim şunu Tamam. anlatıyor. Şartlar Müsaade et abi. olabilir. Bir de ben konuşayım bak. Demiyoruz. Müsaade et. Şimdi arkadaşlar şunu söylüyor. Diyor ki davulun sesi öyle uzaktan göründüğü gibi, duyulduğu gibi değil. Olabilir. Orada da diyor. Onu Olabilir. anlatıyor. Ama Kaç para şartlar- kazanıyorsun? Kaç para harcıyorsun? şartlar Anlatsana. Abi orada asgari ücretle burada mesela diyorlar geçinemiyoruz diyorlar. Orada da geçinemiyorsun. Asgari ücretle geçinemiyorsun. %3 diyorlar. Kim diyor onu ya? Sen bunları nereden duyuyorsun ya? Biz oradan geliyoruz ya. ücretle mi çalışıyorsun? Asgari ücret Ben orada asgari ücretle de yürüyorum kardeşim. 1400 euro asgari ücret var orada. Fazla bile söyledim. 1285 euro asgari ücret var. Orada kira ödüyorsun 600-700 euro kira ödüyorsun. Sağlık sigortası orada ayrı 300 euro. 2 kişiye sağlık sigortası. Para bitti. Para kalmadı. Orada da aynısı. Orada böyle güllük gülistanlık cennet gibi yer Bak değil canım ya. kardeşim biz de aynısını diyoruz. Biz de diyoruz ki sen Türkiye'ye niye tatile geliyorsun? Abi sen O birimi onunla çarpıyorsun. Hayır. O birimi Yok onunla çarpıyorsun. değil. Dolu değilim. Dolu değilim. Ama Bir sosyal güvencem yok benim. Çalışmıyorum, Euro etmiyorum. olarak ödesen. Ama 2200 lira kira veriyorum. TL ödediğini euro olarak ödesen. Abi Yine geleceksin abi. Mecburuz gelmeye. Veriyorum ya. Tamam ben de sana Yok ama demek istediğim bak mesela siz dediniz ki Bir dakika bir şey lafım söyleyeceğim. abi Hocam özür dilerim Tabii. bir saniye. Şimdi beyefendi az önce dedi ki euro 2 lira olsa dedi kimse sevmez Türkiye'yi. yok Euro abi olsa- ben yine gelirim abi ne demek gelmeyeyim ya. Ben Allah Allah. Nasıl geleceğim? hayatım boyunca geldim. Bugün de geliyoruz, gene geliyoruz, gene geliyoruz. Demiyoruz gelmeyi. Ama Yani biz bugün değil ki. Biz Ya bu biz se- 2 lira biz şimdi de olduğunda da geldik, geliyorduk, 1 lira şimdi de olduğunda geliyoruz da yani. geldik, bugün de 10 lira da geliyoruz. geliyoruz yani. Her Burada zaman değişen geliyoruz. bir şey yok. Vatanımız gene geliyoruz, gene geliyoruz. İster 5 lira olsun, ister 10 lira olsun. Biz bugün de geldik. 2006'da da şöyle geldik. bir şey var. 2006'da 1,5 liraydı euro. Ya 2 liraydı. Sabah 8, O zaman da akşam böyle, 7 şimdi de herkes değil. çalışıyor. Pazartesinden cumartesiye kadar. Bir pazarımız var orada. Peki buradaki Sabahleyin kalkıyoruz saat 10 oluyor 11 oluyor. 11'e kadar her yer kapalı Daha burada. her yer kapalı. Orada Hiçbir yere gidemiyoruz. Saat Orada 7, sabah 6'da. 8'de her yer açık. Almanya mı? Fransa. 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 Abla ben 8'de sabah her yer 5'inde açılıyor. kalkıyorum akşam 9'da eve zor Aynen. geliyorum. Bak ya. şu an iç Akşam haftalığına 7-8'e tatile kadar geldim. iş başı. Kendim de gurbetçiyim Almanya'da. Bak şu an kalkıyorum saat 10-11 daha hiçbir yer açık değil. Bak orada sabahleyin tembel demiyorum. Hayır. Ama ben hani Burada bak Almanya'da sabah 5'te kalkıyorsun güneş çıkmış. Bakın, Burada çalışıyoruz, insanlar işçiyiz sıcak diyorum. olduğu için Sistem akşama farklı. doğru Almanya'da bu saatte açık mağaza bulmazsın. Sadece Avrupa'yı bize sistem satmayın. farklı. Şu Bak, parkı sistem. yapmasın. Sistemde Burada var. Avrupa'yı bize bana satmayın. Avrupa'da ben yaşamışım, ailem geçmiş. Avrupa'daki Bakın, insanlar ama siz dinlemiyorsunuz ki. Şimdi herkes vıdı vıdı konuşursa birbirimizden bir şey anlamayacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Sistem farklı. Sistem. Oranın parası da oraya göre. Anlatabiliyor muyum? Ama oranın parasıyla buraya geldik mi değer kazanıyor. Doğru, çok haklısınız. Ama inanın oranın kirası da 1000 euro. Doğru mu? Fransa'da öyle mi? asgari ücret 850 euro, 1200 euro, 850 euro da kira. Fransa ile Almanya uzak değil zaten. Bakın. Ama neye rahatlığını? Demiyoruz ya. Ben de onu demiyorum. Bak Avrupa'dakiler kötü demiyorum. Diyorum ki 2500 TL ile buradaki insanlar şöyle düşünün. 2500 TL ile sizin için 2500 euro yani 250 euro ile pazara gidin ve ayınızı geçirin. Kiranızı ödeyin. Geçiremiyor insanlar. Hayır Türkiye'de, hayır çok haklısınız. Türkiye'de şartlar çok zor. Biz orada çalışmasak da bizim işçilik çalışmadığımız sürece bizim paramız var. Sosyal haklar var. Çocukların parası var. Bugün çalışmasak da Kindergeld var. Doğru mu? Ne? Hep var. Bak var bu sistem var. Mesela aç kalmıyorsun. Burada insanlar çalışmasa ekmek bulamıyor. O da çok haklı. Zaten biz ona bir şey demiyoruz. Onlar sisteme oturtmuş güzel kardeşim. Ya orası öyle Onlar yani biliyor. soruyoruz. Bak diyoruz ki şimdi kardeşimiz dedi ki euro yükseldikçe Türkiye'yi daha çok seviyorlar dedi. Biz de diyoruz ki böyle mi? Bunun Öyle bir şey yok. Abi Bir euro 2 yükseldiğinde TL'ydi bu de. sefer aldığın Bak, fiyatlar da yükseliyor. Hayır. Yani bu her yerde abi burada mesela ya söylemesi ayıptır. Hollanda'da en kötü yerinde git otur şurada bir kola iste 3 euro ya da 4 euro ödersin.
Ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Burada kolaya ne kadar veriyorsun? 10 TL. Neden bahsediyoruz? Birbirini tutamazsın ya. Senin paran güçlü olduğu için buraya gelebiliyorsun. Hocam sen burada şöyle düşün. Orada 250 euro ile kazanıp da buraya Türkiye tatile gelebilir misin? 250 euro cebinde olsa gelebilir misin Türkiye'ye? Güzel kardeşim, bak. Ya da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Demek burada Türkiye'deki bütün asgari ücretler artık Fransa'ya tatile gidiyor arkadaşlar. Öyle diyorlar bunlar. Herkes öyle diyor. Çünkü Türkiye'de asgari ücretle Avrupa tatile gidebilir misin? Öyle diyeni duymadım ben, öyle bir şey. Abla öyle diyordu. Abla diyordu ki kimse aç değil. Doğrudur. Mezarlıkta kimsenin mezar taşının üstüne yazmamış açlıktan ölmüş. Sistem O doğrudur. bozuk, Türkiye'de oturtmamış taşları. Bak, Almanya'nın geçmişini okursanız Almanya çok büyük savaşlar, kayıplar verdi ama toparladı kendini. Bizim ülkemiz bir türlü toplanmıyor. Çünkü bakın, benim su içiyorum, şişeyi atmak istiyorum, bir tane çöp bulamıyorum. İnanın. Ya durak yapmışsın, çöp yok. Ama onların belirli Bak, sebepleri var. her yerde çöp. Bakın sistem yanlış. Yanlış. Siz Avrupa'da yaşayanlar olarak bir eliniz yağda, bir eliniz balda mı? Değil. Yok abi, yok. Bak karı koca olarak biz çalışıyoruz. Tamam. Yani mecbur Bak, karı koca olarak çalışıyoruz. Sabah saat 6'da ayaktayız. Çocukları yolluyoruz. Herkes kendi işine. Herkesin kendi sorumluluğu var. Çocukların bile. Saat 6 dedin mi çalar saatlerimiz herkes. Ama burada Ben sana bir soru sorayım. Evet. Almanya'da kazandığın parayla, tamam mı? Evet. Yani tatile geliyorsunuz ya Türkiye'ye. Şöyle düşün. O parayla Fransa'nın Ege bölgesinde gidebilir misin? Yaparım. Aynı parayla. Tabii. Türkiye'de harcın Tabii. Ben 2000 alıyorsam, eşim de 2000 alıyorsa 4000'e her yere gidebilirim. 4000 euro burada Tabii. maksimum Hayır. yapıyorsun. Orada yapsan hayır. Antalya'da alt düzeyde yaparsın. Antalya'da da her sene gidiyordum. Bu sene gidemedim. Yani 700'den 5 yıldızlı otel, 800'den aşağı değil yani bir kişi. 800 TL. Tabii. TL değil, euro. Oradan ben kesiyorum internet Ablacığım üzerinden. bak ne diyorsun? 800 euro diyorsun. kişi. Bir kişi. Evet. Adam burada onunla 4 ayla geçiniyor. 4 ay. Ama bak, İşte oranın diyorum ya. parasına göre diyorum. İşte ben de onu diyorum. İnsanlar orada, buradaki insan gelip buradaki insanlara diyor ki sen ne anlarsın? Aç değilsin. 2500 TL kazanıyorsun. Sen geçinmen lazım. Avrupa'ya tatile gitmen lazım. Öyle böyle. Öyle değil. Gidemez. Ya öyle değil. İnsanı gidemez. Ya Mümkün bak, değil. Bak, basit bir şey. Gidemez. Domates kaç liradır Almanya'da? Ya, 1,5 euro, 3 euro değişiyor yani. 1 euro diyelim. Evet. Asgari ücret 1400 eurodur. Öyle bir şey. 1400-1350 eurodur. 1600 falan herhalde aşağı yukarı. 1600 kilo domates alıyorsunuz 1 liradan saysak. Burada ne kadardır? Bak ablacığım bir saniye. Burada ne kadardır? 10 liradır değil mi arkadaşlar? Alttan saysak. Ben çok dikkat ettim Demek böyle 200 şeyler. kilo alıyorsun. Bak, 250 kilo domates bazı alıyorsun. şeyler Avrupa'ya göre çok ucuz. Bazı şeyler Avrupa'ya kadar çok pahalı. Çok dikkat ettim. Ne pahalı sizce? Yani mesela et buçuklarda. Orada et çok ucuz. Doğrudur. Burada uçuk et ürünleri. Çünkü burada sucuk ürünleri. Burada aslında bütün yiyecekler, gıda sektörü ucuz olması lazım. Çünkü insanlar fazla para kazanmıyor. Ucuz olması lazım. Tamam adam tatile gitmesin ama adam evine et getirsin. Yiyecek getirsin evine. Almanya'da 30 senedir yaşıyorum. Almanya oturtmuş. Ben Fransa'da o bilmem ama Almanya oturtmuş. Sistem Biz oturtmuş. çalışmasak, sen kızın çocukların var. Onlara para veriyorlar okula gitmesi için 1200 100 200 euro da 250 euro. İşte sen işini kaybettiği zaman aldığın maaşının en azından bir sene aynı maaşı alıyorsun. Ama çünkü niye? Ekonomi güçlü. Ekonomi güçlü o da doğru. olduğu için hakkını veriyorsun. Ama şöyle sen vergi ödüyorsun, hakkını veriyor. Bak şöyle bir şey de var. Sadece evin içinde bir kişi çalıştığı zaman tatil yapamazsın. Eşim eğer 2000 alıyorsa kirayı sen 1000 veriyorsan 1000 kalıyor. Bunun alışverişi var, bunun oyu var, şuyu var. Mümkün değil. Almanya'da geçinemezsin. Sen burada değildin. Abla arabası var. Almanya'da herkes arabası var, bilmem ne şu var. Çünkü burası gibi vasıta yok, tren yok öyle. Krediyle alıyor herkes arabayı. Herkes kredi. Yani kredi öyle böyle ama demek istediğim tek kişiyle olmuyor orası da. Tatil de olmuyor. Ben çalışmasam tatile gelemem. Sen orada euro birimiyle diyorsun ki 20 bin harcadım ben. 20 bin TL. Yemin ediyorum bak. 3 haftada. Yemin ediyorum 20 bin şu ana kadar ama daha bir hafta var TL. Bir insanın Ama bak daha hiçbir şey değil daha bak yemin ediyorum. Bak işte diyorum ya sana 1 yıllık maaş. Peki bu insan da bak beyefendi diyor ki sen diyor orada çok güzel yaşıyorsun. Buraya geliyorsun istediğin gibi geziyorsun. Bu insanlar ne yapsın diyor. Onu soruyor. Ama bu insanlar ne yapsın işte bu insanlar da işte yapamaz çünkü maaşları sistem oturmamış yani. Burada diyor ki Söyleyebilir miyim? Bir emekli olarak. Malulen emekliyim kendim. Gözlüğüm 1500 lira. Cebimde param var. Şu anda tatile geldim.
Kaç para maaş alıyorsun? 2800 lira falan. Geçinim 1000 lira kira veriyorum. 1000 lira. 1000 lira kira veriyorum. Elektriğim, suyum, doğalgazım. Ama kendimi ona göre ayarlıyorum. Tek yaşıyorum. Kızım da var. Kızımla beraberim. O da alıyor asgari ücret. Çok şükür geçiniyoruz. Çok şükür. Mesela marketlerden marketlere fark var. Dediğiniz gibi 1 kilo domates 10 TL. Bazı yerler var 1 kilo domatesi 5 TL'ye veriyor. Biz oradan alıyoruz. Ne kadar lüks yaşarsanız o kadar gideriniz olur. Ama şu anda bütçeye göre, bakın böyle bütçeye göre memleketimiz elhamdülillah çok güzel. İnsanların bütçesine göre. Yani bu domatesin alnında başka bir şey, öbürünün alnında başka bir şey yazmıyor. Hepsi aynı domates. Sizden önce dedi ki biz 2500 lira alıyoruz. Eşim 2500 lira alıyor. İşte 7 kişi. Ya 1500 lira. Evet, Avrupa'yı gözlük. Hanımefendi diyor ki 7 kişiyi besliyorum ben dedi. Evet. Evet. Yok, nankör olmanın hiç lüzumu yok. Çok güzel geçiniyoruz. Eğer dediğim gibi çok lüks yerler de var. Alışveriş yap. Aynı markayı ben pazardan, aynı markayı ben pazardan 50 TL'ye aldım. Nankörlük mü var? Onu mu söylüyorsun abla? Onu Yok, söyle. var. Değil. Aynı markayı pazardan 50 TL'ye aldım. Aynı marka 250 TL. Penye. Bir penye. 250 TL ama pazarda 50 TL. Aynı marka. Bir soru soracağım. Sen o tarafa gitmesi yapmıyorsun. Sen maaşın 1500 lira değil mi? Hayır. Kaç emekli maaşı kaç para? 2800. 1500 değil. Ha 2800. 1500'e geçilemez. Ekonomi var. O çok kötü. Onu biliyor musunuz? Evet. Türkiye'de ben çok farkına vardım. Açık bir ekonomi var. Herkes kafasına göre bir fiyat belirliyor. Ve o çok kötü. Tebrik ederim. Bunca şeyin üstüne artık söylenecek söz yok. Bu tamamen bir nankörlüktür. Abi sen niye anlamadım? Ben Tam nankörlük. Geçinemiyorum mu dedi. Evleri var, maaşı var, geliri çok geçinemiyor. Nasıl bir şey? Sende 3 tane çocuk olsaydı. 3 çocuğum var. 3 kızım var. Çok güzel geçiniyoruz. Çok güzel. Tatile geldim. Çok güzel geçiniyoruz. Diyor ki 4 tane çocuğumun işi yok diyor. Yok. İsteyen çalışır. Vallahi ben şimdi gelirken ekmeğini çöpten çıkaran insanlar gördüm. Ne demek? Palavra. 3 çocukla bir haftada 3 çocukla bir haftada 10 bin lira para harcadım. Almanya'dan geliyorum. Kim alıyor 10 bin lira? Alıyor musun 10 bin lira? Gelirim ona göre, ayağım ona göre. Ya 2800 lira. İster yaşarsan gider 10 bin lira. 10 bin lira. Gider 500 lira verir bir yemek yersen gider 10 bin lira. Ne diyorsun abi? 10 bin lira bir haftada, yani 1000 euro. Bana 1000 euro. 1000 lira. Yersen öyle. Ne diyorsun? Nasıl geçiniyorsun? Lüks yersen öyle. Bir lokanta alıyor 1000 lira. Şu anda 20 bin lira var bir gecede harcayan. 10 bin lira var bir gecede harcayan, değil mi? Bir gecede bir yemeğe 10 bin lira var. Ama 10 bin lirayı cebine koyup bir hafta tatil yapabilirsin. Ne lüksü ya? 10 bin lira bir haftada 3 çocuk gezdik. 10 bin lira param gitti. 10 bin lira. Yani ben 1000 euro harcadım. Benim için 1000 lira. Ya yalan söylüyor ya. Yalan ya. Peki az önce bir şey tartıştık burada. Diyoruz ki euro düşerse gurbetçi vatandaşımız Türkiye'yi daha mı az sevecek? Yok. Kesinlikle. Ne alaka? Yani 3 TL'ydi de geliyordu. Aynen. O da olmuş yine geliyoruz yani. Ne alaka? Yapacağına 3 hafta yaparsın. Hiç o hesabı yok. Çocukların okulu tatil oldu mu zaten ülkeye dönüyoruz yani. palavra atıyor. Ben daha çok O biraz fazla sıkıyor. Daha yüksek oluyor. Çok uçak. Türk Hava Yolları uçuş. Yani o 7. ay oldu mu tam okul tatili ya orada. Biliyorsunuz siz. Uçak biletleri uçuyor. Resmen uçuyor. Ama o normal. Evet. O normal. Okul tatilinde Ekonomisini nasıl görüyorsun? rezalet. Vallahi garibanlar açıyor. Benim yeğenlerim var. Üniversite mezunları. İş yok. Bir tane yeğenim Mimar Sinan'dan birincilikle bitirdi. 2800 lira, 2900 lira maaşla çalıştırmak istiyor. Gençler diyor ki okuyoruz, o kadar sene yani veriyorlar, ondan sonra iş bulamıyorlar. İş yok diyorlar. Oğlum benim daha yeni üniversiteyi bitirdi. Üniversitede tezini yaptı. Aynı zamanda bir yerde çalıştı. 1000 lira para aldı. Hani hem okula gitti hem orada çalıştı. Almanya'da. Burada kim veriyor kardeşim? Bir yerde yeğenlerimden biliyorum.
bir yerde hani şeyini yapması için, tezini yapması için para veriyorlar üstüne. Yazık gençlerimize. Sence vatandaş nasıl geçiniyor abi o zaman? Vallahi bilmiyorum Yani nasıl şimdi sen öyle diyorsun da ya herkes şu an aç mı? Ben bilmiyorum. Yani bilemiyorum. Bizim oradaki çocuklar güzel ayakkabı giymek isterler, markalı giyiniyorlar, doğru mu? Güzel çanta ama buradaki çocuklar yapamaz onu. Mümkün değil. 500 lira bir ayakkabı olur mu ya? Benim için 50 lira. Devlet mi yapıyor 500 lira ayakkabıyı? Kim yapıyor? Senin benim gibi halk yapıyor. Ya nasıl senin benim gibi? Denetlemesi olur. Devlet mi yapıyor onu? Zamı devlet mi yapıyor? Yani mağaza sahibi... Elektriğe zam geliyor diyorsunuz, devlet yaptı diyorsunuz. Tabii Her bir ki. şeye niye devlet? Kim yapıyor? Bilmiyorum. Özel sektörde ama. Neden özel sektöre veriyorlar? Özel sektöre verildiği an bile bir denetleme olması lazım. Açım diyorsunuz, cebinizdeki parayı çıkarın abi madem. Çok para var. Açım diyen bir cebinden telefonu çıkarsın, bir şeyi çıkarsın ya. Cebindeki parayı çıkarsın yani. Ha işte. Aha. Yani ucuz bir telefon mu? Değil mi abi bu? Ya sen bu telefonu çıkarma. Sen gerçek telefon. Doğru düzgün çalışmıyor abi bile. Telefonunu çıkar. Abi sen ne diyorsun? Türkçe konuş. Ben Türkçe konuşuyorum. Yani anlatmak istediğin nedir? Yani herkes bolluk içinde mi? Onu mu anlatmak? Abi herkes bolluk içinde. Bu tatilde bak. Yollara sığmadı millet. Cebimizde paramız yok diyorlardı. Tatillere akın ettiler. Bunlar nasıl akın ediyor? Yani dilenerek mi tatile çıkıyorlar? Bir şey yok hocam. Şu anda Türkiye'de %10 en üstte %20 kaymak ortasında. 30 sene öncesini düşünüyor musunuz? Yerde. 30 sene öncesini düşünüyor musun? 30 sene önce ne vardı? Gaz bulamıyordun ya. Gaz bulamıyorduk. Bulamıyordun. Çay Doğru mu? bulamıyordun. Vallahi ben hastanelerde kuyruk sırasında bekliyordunuz. Galoşu bile parayla satıyorlardı ya. Galoşu. Almanya'da öyleydi. Avrupa'da Kılıçdaroğlu'nun öyleydi. zamanında galoşu bile parayla satıyordunuz. O zaman onda Avrupa'da öyleydi, burası da öyleydi. Avrupa nerede, biz nerede? Ya Avrupa'ya şimdi Avrupa'da bir numara gidiyor, bizim burası da. Neyimiz eksik burada bizim? Bir şey bilmiyorum vallahi. Neyimiz eksik? Söylesene. Yarın vatandaş diyor ki biz geçinemiyoruz diyor. Bir kısmı da diyor ki hayır kardeşim lüks yaşıyorsunuz diyor. Bunu konuşuyoruz. Vallahi ben gayet lüks yaşıyorum arkadaşım. Türkiye'de, İstanbul'da yaşıyorum şu anda. Gayet kiramı da veriyorum, faturamı da ödüyorum. Sorun ne abi o zaman? Ayda ne kadar kazanıyorsun? Aylık 4.000 lira maaşım var benim. 4.000 lira da geçinebiliyorsun. Çocukların yok ama. Çocuklarım var. Benim 2 tane oğlum var. Biri Erzincan'da okuyor. Asgari ücret alanlar ne yapıyor abi peki? Çocuklar aynı asgari ücret. Nasıl aynı abi? Sen 4.000 lira para alıyorsun. Tek mi çalışıyor asgari ücret? İşte bak ben de onu sana diyorum. İnsanlar burada seviye gittikçe, yaşam ilerledikçe bir kıta insanlar en üste çıkıyor, bir kıta ortada kalıyor, bir kıta da aşağı doğru iniyor. Fakirleşiyor insanlar. İnsanlar zenginleşmiyor. Hiçbir eksiği yoktur yani. Bir şey söyleyeceksiniz. Şimdi Sayın abim benim sesim çıkmıyor. Rahatsızım. Abicim diyor ki benim anladığım bireysel konuşuyor diyor. Ben çok lüks yaşıyorum. Ekonomim yani kiramı ödüyorum. Burada kendine Müslüman olmayacaksın. Karşındakine de. Benim de ekonomik durumum çok iyi. Benim de çocuğum üniversite çağında ve affedersiniz. Burada benim de ekonomik durumum. Ama ben karşımdaki insana bakıyorum. O adam aç. Ben benim param var veya benim ekonomik durumum iyi diye ben karşımdaki insanı görmezlikten gelemem. Bencillik durumu mu var? Tabii ki. Yani burada bakın birçok gerçekten geçinemeyen, gerçekten aç kalan demeyeyim de geçinemeyen insan konuşamıyor. Konuşan sesi çıkmıyor. Ben genelde her şey kötü mü yani? Onu mu söylüyorsun? Anlamadım. Sosyal medyadan takip ediyorum. Ben yabancıyım. İstanbullu değilim. Nerede yaşıyorsun? Kayseri'de yaşıyorum. Efendim. Takip ediyorum sizleri sosyal medyadan. Bakıyorum ki genelde durumu çok iyi olan yani yorum yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Avrupa'da yaşayan ise affedersiniz. Avrupa'da yaşayan ise geliyor. Bilim üzerinden konuşmuyor. Kur üzerinden çeviriyor. Türkiye çok güzel. Ben Türkiye'ye vergi ödüyorum. Kendisi Türkiye'ye kaç lira vergi ödüyor? Bu peki Avrupa'daki vatandaş suçu değil ki bu. Yani euro 10 lira oldu. Şimdi beyefendinin mi benim mi kimin yani suçu? Hayır demek istediğim hani ekonomi çok iyi diyorlar. Değil aslında. Ben işverenim. Asgari ücretin minimum 5.000 TL olması gerekir. Minimum. Benim nacizane fikrim. Ben de işverenim. Ama benim memleketimde de genelde mültecileri dışlamıyorum. Yani onları dışlamıyorum. Genelde mülteci çalıştı. Neden? Ucuz.
Anlatabiliyor muyum? Sigorta yok. Sigorta yok. Hiçbir şey yok. Bedava. 1000 lira, 1500 liraya çalışanlar var. Benim gencim, benim çocuklarım, benim gencim işsiz kalıyor. Onu diyor ki ya işte iş beğenmiyorlar. Alakası yok. Alakası yok. Ben şunu öğrendim bu ülkede. Bu ülkeyi seviyorum. Ben de Avrupa'da yaşadım. Ben 15 yaşında Avrupa'dan geldim. Benim babam 40 yıl yaşadı Avrupa'da. Ben de gördüm Avrupa'yı. Çok iyi birçok kişi gurbetçi yalan söylüyor. Niye abi? Birçok yalan söylüyor. Ya bana yalan söylüyor. Onu bilemem. Ya gurbetçi niye yalan Çok söylüyorsun iyi abi? burası, çok iyi ya. Sen ben diyorum ki gurbetçi kardeşim bir 6 ay gel yaşa. Benim de akrabalarım var, emekli bakın. Orada emekli ama orada Bir dakika gurbetçiye bir soralım. 100 lira bozduruyorum. Yalan değil de 1000 lira alıyorum ya. Bana çok iyi. Gerçekten. Bozduruyorsun 1000 lira alıyorsun. Emekli olmuş. Ne diyorsun? Söyle bakayım. Nerede yaşıyorsun? Almanya'da. Ne diyorsun bu tartışmaya? Ya, boş konuşuyorlar. Niye? Türkiye'nin durumu iyi. Türkiye iyi. Bence durumu iyi. Kim aç? Kim aç? Hiç aç yok burada. Yani ben görmüyorum aç. Neden? Abiler teşekkür ederim. Çok iyi bırakıyorsun. Ama bana 3 tane çocuğum var. Yani oğlum üniversiteye gidiyor. Çocuk başına 200 euro veriyorlar. Pandemide ihtiyacım olmadığı halde hemen 9.000'i verdiler. Hemen. İhtiyacım olmadığı halde serbest meslek sahipleri. Ama gördük orada televizyonlarda çöplerde para yiyecek topladıklarını görüyorduk. Almanya'da emekliler çöpten pet şişe topluyor mu? Almanya'da emekliler çöplerden pet şişe topluyor mu? Almanya'da bir açlık sınırı vardır. 800-900 euro. Onu veriyor sana. Eğer ondan aşağı düşüksen Parayı sana veriyor zaten. evinin kirasını öder. Çocuğun varsa çocuğun parasını öder. Ondan sonra herhangi bir kirada veya şeyin verdiği zaman sana devlet paranı verir kardeşim. Onlar sokakta dolaşanlar hastadır. Devlet yardımı halde. Yok, Suriyeliler daha iyi. Veyahut da ihtiyaçları olduğu halde. Bizim Suriyelilere ne diyorsun amca? Bizim Suriyelilere. Ya Suriyelilere ne diyeyim kardeşim? Avrupa'da adam seni alıyor, yabancıyı alıyor. Evet. Ülkesinde savaş bittiği zaman hadi güzelim güzel kardeşim diyor memleketine. Biz de diyoruz güzel yiyin. Ya gönderiyorlar. Alıyorlar. Zaten Avrupa'nın aldığı doktoru ben gördüm ya. İlk Almanya'ya geldiklerinde gördüm, trenlerle hep parası olanlar, doktoru, mühendisi, kaliteli şeyler orada. Buradakileri bilmiyorum. Maalesef bize övülerini bize bıraktılar. Şimdi konumuz Suriye değil, biz ekonomiyi konuşuyoruz. Sözünüzü beyefendi diyor ki, bak bir dakika, işte beyefendi dedi ki, kardeşim dedi, burada dedi, geçiniyor dedi, insanlar dedi, eskiye 20 yıl önce dedi biz yağ alamıyorduk diyor. Telefon diyorlar, telefon. Kuyruk vardı. Bakın telefon. Bu devirde satılan bütün fabrikaları kim yaptı? Yapılmıyor muydu o zaman? Şeker yapılmıyordu mu o zaman? Gaz yapılmıyor muydu o zaman? Ya şimdi ona kalırsa yol diyorsunuz, bak hastane gereksiz dediniz. O zaman hastane yoktu zaten. Herkes yurt dışına gidiyordu. Şimdi her ilde bak doktorlar, hasta bakıcıları kapıdan karşılıyor. Öyle bir şey diyemezsin. Ülke bizim ülkemizdir. O zaman da bizim ülkemizdir. Şimdi de bizim ülkemizdir. Ama o zaman rehin tutuluyordu. O zaman parası olmadığı zaman hastanın kimliğini o zaman biliyorsun sen. O zaman 81'den itibaren Türkiye'de ambargo vardı. Ambargo diye bir şey vardı. Anladın mı? Ambargo neydi? Avrupalılar dolar yasaktı Türkiye'de. Euro yoktu o zaman. Dolar o zamanlar ben yaşadıklarımı söyleyeyim. Ben hastanede gece 3'te sıraya gidiyordum. Gece 3'te sıraya gidiyordum. Param olmadığı için bakmıyorlardı bana. Şimdi bakıyorlar mı? Şimdi bakıyorlar. Kim bakıyor? Devlet bakıyor şimdi. Ben gidiyorum hiç bakmıyorlar abi hastaneye. Abi git. Vallahi gittim. Eğer durumun yoksa. Gittim, bana ne dedi biliyor musun? Git dedi. Randevu al dedi, öyle gel dedim abi. Dedim geberiyorum dedim. Ne yapacağız? Acilden bakıyorlar ama. Acilde bakmıyorlar. Gittim. Acil geberiyorum. Bakın en çok ben de size sağlık da haklı. Bir dakika. Ama sen bir şey söyleyebilir miyim? Abi haklı. Ama diyorsun ki ya Almanya, Avrupa kıyaslaması yapıyorsunuz. Ya bu adam zaten ekonomi yoksa kendi memleketine kalır. El alemin Almanya'da niye eziyet çeksin?
Niye gurbete gitsin? Beyefendi bir şey söylüyor. Abi şunu araştırdıkları zaman Şimdi zaten 1 euronun 52 bütün sentini arkadaş devlet gibi alıyor. insanlar hep Almanya'nın kaç bankası var? Say bakayım eskiyi bana. falan anlatıyorlar Kaç ya. bankası var? Yani kıyaslayamazsın. ya. Mesela 20 sene 30 sene önce o yoktu bu yoktu. İnsanlar bir şeyi unutuyor. Almanya'dan Avrupa'dan çıktığımız zaman yani Bulgaristan komünistti. Polonya, Çekoslovakya hepsi komünist rejimiyle yönetiliyordu. Türkiye'ye geldiğimiz zaman ya Bulgaristan saat yazıyordu ya saat bu arkadaşın dediği zamanlar. Saat yazıyordu. 8 saatte Bulgar'ı çıkacaksın. Konuyla ne alakası? Yok şimdi konuyla şuraya geleceğim. Eski zamanı hani eskiden bizde böyle mi böyle mi? Berlin'in ortasında duvar vardı duvar. Oraya vizeyle giriyorduk hem de yani komünist bir ülkeye girdiğimiz zaman da Türkiye'ye geldiğimiz zaman toprağımızı öpüyorduk. Şimdi tabii ki 30 sene 40 sene önceyle şimdiyi karşılaştıramazsınız. Bu telefon ya bu herkesin elinde olması lazım gerekli bir şey. Hastane. Sen buradan termin yapmadan giremiyorsun ki bu olmadığı zaman olmuyor. Hiçbir yani bu artık yani çok komik bir durum. Yani onun yani gerçekten telefon pahalı olmazsa da yani telefon ama 1 milyarlık telefonda Ya da aynı Kadıköy'de işlemi ben yapıyorsun. 10 telefon milyarlık yaptırdım. telefonda da aynı işlemi yapıyorsun. Normal bir telefon Avrupa'da 200 euroluk telefon burada 5.000 lira, 6.000 lira. Orada 1000 euroluk telefon burada 2000 euro. Ya ama yarısı vergiye gidiyor zaten orada. Burada da vergiye gidiyor hocam. Burada KDV yok mu? KDV diye vergi Ama ötebe orada yok mu? daha KDV yok mu? daha uyguna Normal bir üretildiği birim için değişiyor hocam. Orada Daha euro, uyguna- burada TL birim değişiyor. Biz niye üretmiyoruz? KDV orada Biz da niye üretmiyoruz abi? Burada da %20'dir yani. üretebilirsin. Sana üretme demiyorlar ki. Niye üretmiyoruz işte? Sen daha uygun, sen üret daha uyguna o zaman. Beyefendi dedi ki kardeşim dedi bak dedi herkes burada ağlıyor ama herkesin cebinde 3-4 bin liralık telefon var. Ya bu çok Yani komik lüks bir mü durum. yaşıyoruz? Yani bu telefon karşılaştırmasını ben Türkiye'de çok komik buluyorum. Yani bu artık Peki neyle alacak? 2000 yani neyle alacaksın paran olmazsa? ya alacaksın ya kullanılmışını alacaksın gideceksin Kadıköy'den 200 liraya 300 şöyle liraya diyeyim. ikinci el Telefonun alacaksın. olmazsa zaten çalışamıyorsun. Yani bir türlü Kimse ne arıyor olması telefonsuz? lazım bir şey. Telefon Yani olacak ki şimdi çalışacaksın. Siz Sonuçta Avrupa'da, Amerika'da Vallahi gidip kimse artık ya evden senin aramıyor. cebinde Patron telefonun evden var aramıyor. Ben desen kimseyi evden adam aramıyorum. affedersiniz bir tarafıyla güler. Bilgisayar al evine koy o zaman. Normal 100 liraya telefon al. Bilgisayardan işlemini yap. Et alacak para bulmuyor, bilgisayar mı alacak? Yani ya burada video kimse... çıktığı Yani her şeyi zaman ekonomiye ben biliyorum. bağlamayın abi. Nasıl Bu yaşıyorsun? sizin elinizden gelen bir şey zaten. Dışarı çıkıyorsun, araban yoksa metroya biniyorsun, paradır, ekonomidir. Metrodan indin, vapura bin, paradır, ekonomidir. Geldi burada otur, bir şey iç, paradır, ekonomidir. Sen para olmazsa zaten burada kimse senin suratına bakmaz. Ekonomidir ama bir de bunun uygun fiyatı var. O vatandaşlar, esnaflar bu kadar zam yapmasa, yani bu zam yapıyor ama devlete bağlıyor hep. Adam sen Coca-Cola'dan bahsediyorsun. Coca-Cola diyelim. Amerikan markası. Dolar bazında sana TL bazında vermiyor ki. İçme onu da içme. Hiçbir şey içme. 10 liraya alıyorsun git başka bir marka al. Daha uygunu var. Kola Turka al. Şöyle sen diyorsun ki adamlar buradakiler her zaman kemeri sıksınlar. Ben de diyorum ki Ayağını insanlar yorganına göre uzatacaksın. Doğrudur, o doğru. Ayağını yorganına göre Yorgan uzatacaksın. o kadar kısa ki ayağın dışarıda kalıyor zaten. İşte Siz nereden geliyorsunuz? Ben Almanya'dan geliyorum. Almanya'da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekonomiyi konuşuyoruz. Almanya'dan yine bir kardeşimiz. Evet. Nasıl buluyorsunuz Türkiye'nin bu ekonomisini? Ben Almanya'dan geliyorum ama Türkiye ekonomi bitmiş yani. Allah burada yaşayana Allah yardım etsin derim. Neden? Ya burada asgari ücretle siz Almanya'dan mı geliyorsunuz? Yok ben buradayım. Almanya'da asgari ücretle çok rahat yaşayabiliyor bir insan. Ama Türkiye'de yani ben 10 günde 2 asgari ücret yedim yani. Hiçbir şey de almadığıma rağmen. Peki, Allah yardım etsin buradaki insanlara. Peki Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'de Euro'nun yükselmesi iyi bir şey mi? Ya bizim için iyi bir şey ama Türkiye'deki insan için tabii ki üzülüyoruz onun için. Ne diyorsun abi? Yani Türkiye'deki cep telefonundan bahsediyorsun. Yok ben yurt dışında yaşıyorum. Ben de burada şirketlerimiz var. Sen diyorsun bak açıkça diyorsun ki doğru diyorsun. Ben de onu diyorum biraz evvelden beri ki yok. Çünkü insanlar sen birebir olsaydı, euro ile TL bir olsaydı sen gelip burada bir hafta tatil yapardın.
Ya da bir ay yapardın ama aynı parayı harcamazdın. Daha çok harcardın. Ama şimdi 1'e 10 olduğu için daha rahatsın. O zaman şöyle yapalım. Bizim buradaki Türkiye'deki bütün emeklileri Almanya'ya tatile götürelim. Gidebilirler mi 2300'te? Ne diyorsun? Benim kayınpeder de bak emekli. Yürü ya bırak. Bak Avrupa'nın her yerinde tatil yapıyor adam. Geçen sene İtalya'daydı, bu sene Türkiye'de. Emekli yani. Ya Türkiye'deki Almanya'da bir paket Türkiye'deki kaç para? Abi içme. Buradaki bir paket. Ben de İngiltere'deyim. 30 senedir. İngiltere'de Burada da 15'te. Bir dakika beyefendi de İngiltere'deymiş. ben de İngiltere'deyim. Yani gerçek şartları dersen Avrupa'da da şartlar şu anda çok basit ve bildiğiniz gibi değil. Nasıl? Bugün şimdi İngiltere'de kiranı kendin ödersen haftalık mesela çalışan 500 pound alıyor, 600 pound alıyor. Yani haftada 6-7 milyar. Ama kirayı kendin ödersin. İngiltere'de çoğunluğu kirayı devlet ödüyor. Yardım ediyor yani. Kirayı devlet ödemezse İngiltere'de mesela yaşamak çok zor. Türkiye'den daha zor. Devlet bir kısımları ödediği için çok rahat oluyor. Türkiye abicim genelde ekonomi güçlü olduğu için ödeyebiliyor. Ekonomi güçlü tabii ki. Mesela bu pandemi döneminde ben de iş yerim var orada. İş yerim açık olduğu halde, kapatmadığım halde Türk parasıyla 100 küsür milyar yardım yaptı. Almamak şartıyla. Hibe yaptı. Yani o konuda halkını hiçbir zaman mağdur etmiyor. Türkiye'yi konuşuyoruz abi. Ne diyorsun? Türkiye. Bak şimdi bir kısım arkadaşlarımız diyor ki sıkıntı büyük, bir kısım da diyor ki yok kardeşim diyor. Şimdi ben bazı kısımlardan abime katılıyorum. Türkiye'de gerçekten zengin çok zengin. Yani zengin çok zengin. Fakir de çok düşüyor. Mesela ben geldim araba kiralamak istedim. Bayram üzeri hiçbir yerde bulamadım. Yüksek fiyat oldu verdim de halde hiçbir yerde araba yok. Rahat ol, onlar Türkler kiralamamış. Yurt dışından gelen tatiller kiralamış. Yani gerçekten zengini çok zengin ama tabii genel yaşantıyı nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki? Genel yaşantıyı iyi görmüyorum tabii ki. İyi görmüyorum yani doğrudur, o ülkemizde sıkıntı var yani. Anladım. Peki şimdi şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız euro ya da sterlin yükseldiğinde mutlu oluyorlar mı? Benim görüşüm değil. Neden? Mesela paran değerleniyor. Değerleniyor ama her şeyde yükseliyor. Ne yükseliyor? Burada yani fiyatlar. Mesela ben bir ev alıyorsun. Yani dövizin ne kadar mesela pound şu anda 12 bin liradır. Pound ne kadar yükseldiyse malzeme de yükseliyor. Bilmiyorum yani. Mesela ev aldım. 2 sene önce 400 aldıysam bu sene 700, 800. 2 katına da o çıkıyor. Yani pek değişen bir şey olmuyor. Yani yükselince diyor bizim harcamamız da. Ya şimdi inşaat sektörüne bakıyorsa doğrudur. Her şey ona göre. Siz geldiğiniz zaman, gurbetçiler geldiği zaman çıkıyor, gurbetçiler gittiği zaman düşüyor. O normaldir. Ama gıda sektörüne bakarsan gıda oynamıyor hocam. 2500 TL kimse burada diyemez. Ben geçiniyorum. 2 tane çocuk da okutuyorum. Doğrudur. 2500 TL çocuklarımı okutuyorum, bir geçiniyorum ve diyorum ya bir abla vardı biraz önce dedi ki eşim 2500 TL kazanıyor, 7 kişi geçiniyoruz. Ondan sonra 2 dakika geçti, eşi 2 tane maaş alıyordu. Bir daha getirin 7 kişi maaş alıyor. Doğru değil yani ben de çok... Ya imkanı yok. Reeller ortada. Yani 2500 TL ile. Ya hocam matematik bir şey var. Simit yeseler yine yetmez. 7 kişiye. Simit çayla hesaplarsan o fiyatı geçer, doğrudur. Yani çok zor. Ekmekten pahalı abi. İşte diyorum ya ekmek alsın, ekmek yiyelim. Adam demek şöyle düşün, öyle düşün. O zaman senin gibi düşünelim. Adam 40 senesini versin bu ülkeye, çalışsın, 2500 maaş alsın, emekli maaşını, her gün ekmek yesin. Bol bol ekmek. Peki hocam yurt dışında yaşayan emeklilerin durumunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi bak yurt geçinebilir mi mesela? Antalya'ya git, İngilizler, Almanlar, Fransızlar, emekliler buraya geliyor tatile. Ya şöyle düşün ya. Bizim emekliliğimiz halde. Ya işte ben de onu diyorum. Onlar buraya geldiyse bir çıkarı var adamın. Yoksa buraya niye gelsin? Niye gelsin? Yani burada bir şey ucuz değilse, burada bir çıkar yoksa, burada bir rahatlık yoksa niye gelsin adam? Durduk yerde niye gelsin? Senin şimdi anlattıklarında ben şunu anlıyorum. Türkiye batmış bitiyor. Şimdi batmamış. Allah'a şükür ülkemiz ben her zaman şunu diyorum. Bu ülke sistemi
Almanya olsaydı Almanla batardı yani. Sana öyle diyeyim yani. Niye? Fransa olsaydı Fransa batardı. Çünkü orada sistem öyle kilitlenmiş ki her şey kemik gibi. Her şeyin yeri yerinde. Sistem yerinde, vergiler yerinde, o böyle her şey yerinde. Burada her şey karma karışık. Kimin ne olduğu belli olmuyor. Kimin ne sistemi götürdüğü de belli olmuyor. Sana hiç katılmıyor. Diyor ki sen diyor burayı diyor bu kadar şey yaptın, bak diyor hastaneye gidemiyordum. Yol yoktu, yolak yoktu, eskiden yok. Doğrudur. Doğrudur. Şimdi diyor, Kimsenin burada diyor- hakkını yemeyeceksin. Ha. Yapılan şeyler var. Yapılan şeyler var ama o zaman şurayı diyorsun ya Avrupa'yla, tamam Fransa'da da Almanya'da da 30 sene önce zorluk çekiyordular. Şimdi ne o durumda? Japonya Dünya Savaşı'nda başına atom bombası yedi. Şu anda ekonomi şu tavanda. Niye? Adamlar ekonomiyi kaldır diyorlar. Hocam Vallahi benim sen diyorsun ki 30 sene önce gaz bulamıyorduk, şey bulamıyorduk. Doğrudur, o zamanın şartları. 30 sene önce ne vardı Türkiye'de hocam? 80 senelerde ambargo vardı, ambargo. Ne diyorsun abi? Ambargo vardı. Vallahi şu Türkiye'de. an benim Türkiye'nin için ya gayet normal yani. Herkes çalışırsa iş de çok ama bak benim çalıştığım yerin ismini vermek istemiyorum yani iş beğenmiyorlar. Ben şu an Galericilere benziyorsun. maaşlı çalışan biriyim ben yani. Kargo şirketinde maaşlı çalışan biriyim. Ben memnunum işimden de. İş de benden memnun. Çalıştığım sürece niye geçinemeyim? Sen ne diyorsun? Bak uzaktan ara ara koyuyorsun ama niye mutsuzsun abi bu Abi, ülkede? bu ülke- Arada böyle şey goy goy yapıyorsun. Her konuda mutsuzum. Niye abi? Geçim sıkıntısı benim için demiyorum. Benim şükürler olsun. Tamam, Benim- bak şimdi benim- sen öyle diyorsun. Bak beyefendi. şimdi- Geçiniyorum diyor. Problem Ya yok diyor. o İşi geçinebilir. beğeniyorum diyor. O Niye itiraz geçinebilir. ediyorsun? Ülkede kaç milyon insan var? Tamam. Hepsi Sen geçinebiliyor derdini mu? söyle. Senin niye mutsuzsun? Ben mutsuzum. Ülkenin gidişatından mutsuzum. Nasıl Afganistanlar geliyor, onlara yardım edelim. İşte Suriyeliler geliyor, bilmem kaç milyar dolar yardım edelim. Lan benim kendi ülkemde bir sürü işsiz, çaresiz insan var. Ben insanıma niye yardım etmeyeyim Türkiye vatandaşına? Tanımıyorlar yani. Ülkede korkuyoruz ki ne mutlu Türk'üm diye deyip bizi götürecekler. Ondan bile korkar olduk yani o derece. Korktum vallahi. Ben her zaman bağırıyorum, milletin bazıları morali bozuluyor. Niye bağırıyorsun? Ya ben seviyorum. Yani kendi ülkemi sevmeyeyim mi? Adam geliyor Afganistan'da, Afgan bayrağı çekiyor benim ülkemde. Yani bu çok kötü bir şey. Suriyeli geliyor burada nargile içiyor, kadınlara laf atıyor. İşte biz dövdük mü suçlu oluyoruz. Niye dövdünüz? Böyle yap. Onların dokunulmazlığı var diyorlar. Bilmem ne saçma sapan oldu ülke yani. O Ekonomiye derece. gel. Şimdi bak beyefendi diyor ki kardeşim diyor bu anlatıldığı gibi değil. Herkes bak diyor cebinde herkesin şu telefonu var, Ya osu var, abi, para var bak diyor. şimdi, bak. Şimdi sen niye Bak, mutsuzsun onu bak anlamadım şimdi, ben. Ben mutsuzum abi. Telefon. abi, niye? Onu- Telefon. Ya ülkenin gidişatı kötü. Çok kötü. Uzaya çıktık diyoruz. Millet evine ekmek götüremiyor. Doğru mu? Doğru İnsan, abi, ne diyorsun? Ya o götürebilir. Kim götürememiş yani? Kim götürememiş abi? Ya sen götürebilirsin. Bir de doğal düşün yani. Herkes götürebiliyor mu? Adamın cebinde 5 lira para var. Adam diyor ki lan bugün harcasam bunu ben ne yaparım yarın? Düşünüyor yani. O kadar çok bir kesim var mı abi? Ya o kadar sıkıntılı mısınız abi? Ya ben sıkıntılı diye ben çevreye düşünüyorum. Sıkıntılı olan gelsin. Ben de iş bulma konusunda yardımcı olayım o arkadaşa. Tamam abi. Söyle burada abi ben sana diyorum. Ben iş arıyorum. Tamam. Ben daha önce kargoda da çalıştım. Benim 4 sene kargo işim de var. Tamam abi. Eğer Anadolu yakasında çalışırsan Abi gel benim kargo için şirketine. ben bekar bir insanım. Ben Abi ben burayı bilmiyorum. Ben bir Anadolu saniye. yakasındayım. Abicim bir saniye. Ben bekar bir insanım. Ben bekar bir insanım. Ben ülkenin dört bir yanda da oturabilirim. Benim bir ailem yok. Ben bekar bir insanım. Daha önce 4 senelik bir kargo işim de var. Kargo ile alakalı her türlü işlemi de biliyorum. Beni al ben çalışayım. Abi internetten hiç baktın mı iş ilanlarına? Abicim sen internete ne bakıyorsun? Adam sana İnternete bakmak adam telefon lazım. bir saniye. Ya hayır. bakamıyor. 3000 tamam abi bir saniye. Var ben sana telefon da çıkarayım. 2 sene önce benim aldığım 1400 lira aldığım sonuçta var telefon. yani Var. Ben sana şunu söyleyeyim. Sen diyorsun ya ben kargoda çalışıyorum mutluyum. Öyle bir şey yok. Ha kargoda ya müdürsün Hayır. veyahut da bir denetim şefisin. Çalışan işçiyim ben yani. Abi kargoda 3150 maaş veriyor zaten. Sen 3150'ye çalışır mısın şu anda? Ya çalışırım niye çalışmayayım? Tamam, Ama sorun ne? şunu söyleyeyim. Mutluyum diyor. Ama o parayla mutlu olunmuyor. Niye mutluyum diyor? Ya o tek maaş değildir. Abi o tek Hayır, maaş değildir. O tek maaşla maaşım mutlu olmuyor. Bir kardeşim. saniye abi. Ben aylıklı çalışan biriyim Tamam. yani. Senin bir ailen de var. Var. Benim bir ailem de yok. Ben tek başımayım. Benim var 600 lira bir kiram var.
elektrik, su, doğalgaz derken benim cebimde aydan aya kalıyor ya 200 ya 300 ya 400 lira. Sen evlenebilir misin? 3000 lirayla. Ya ne evlenmesi? Ben yolumu bulursam şükür ederim. Ne? Yani bırak evlenmeyi. Şuradan ben yürüyerek eve gidiyorum. Yani Akbilim'de ben bir yükleme yapamıyorum. Ben yükleme yaptığım zaman o ay cebimde bir bok kalmıyor. Evet. Buyur abi. Senin dediğin yani o kargo maaşıyla mutlu olunmuyor. Ha senin evinde vardır 200 kişi daha veyahut da 2 kişi daha seninle çalışan, mutlusun. Benim evimde de olsa valla benim paşa keyfim bilir artık o saatten sonra. Abi haksızlık yapıyorsunuz. Niye biliyor musun? Bak müsaade et, özür dilerim. Kardeşini dinle. Kardeşini dinle. Şimdi beyefendi diyor ki ben diyor kardeşim diyor maaşlı çalışanım, mutluyum. Bu kadar burada anlatılanlar gibi değil. Şimdi bu adama haksızlık yapmıyor muyuz? Şöyle diyelim o zaman. Abinin evi vardır. Tamam. Evin kira diyorum bak. Kira. Abi kirada oturuyorum ben. Evde tek çalışan, hayır değil inanmıyorum. Bu bir soru. Tek çalışansın. Abi ne kadar maaş alıyorsun? Hanımefendi siz ne diyorsunuz? Buyur abla. Neyini diyorum? Ekonomiyi konuşuyoruz. Mutlu musunuz? Hayır mutlu değilim. Türkiye'de yaşayıp da mutlu olan insan yoktur bence. Mümkün değil. Nasıl neden ya? Her şey ateş pahası, kiralar. Her şeye zam geldi. %100 zam geldi hem de. Marketlere gidilmiyor. Alışveriş merkezine gidilmiyor. Yani nefes alabiliyorsak çok şükür. Hala yaşayabiliyoruz Türkiye'de. Hocam az önce dediniz ya hanımefendi. Hiç kimse şey değil, mutlu değil diye. Mutlu. Şimdi niye herkes mutsuz? Mesela bir örnek var. Burada birkaç arkadaşımız var. Mutluyuz diyor. Herkes mutsuz bence. Anla konuşuyoruz. Kaçmayın. Ama her şey %100 zam geldi diyorum. Yani bir makarna 2 lirayken 5 lira oldu. Sadece bu örneği. Bunun gibi daha ne Siz mutlu musunuz? Ben yurt dışından geliyorum. Nereden geliyorsunuz? Almanya'dan geliyorum. Almanya'da. Ne diyorsunuz? Çok mutluyum ben gerçekten. Neden? Türkiye'nin halini görüyorum. Çok güzel. Demin otobana girdim. 17 liraya girdim. Abi bu yol Almanya'da yok ha. 4'lü şerit geliyorum. Yani gerçekten Türkiye'nin durumu çok. Her şeyi. Yollara yatırım oldu. Boş park Köprülere, yollara Boş götürüm. park bulamıyorum. Aracımı park etmeyeyim. Nereden geldin? Almanya'dan geliyorum. Otoban parası var mı Almanya'da? Yok. Ha pardon. Ama bu otoban yok. Bu otoban yok ama. Bu otoban yok. Parası yok değil mi? Almanya'dan geldi. Ya bir dakika. Bu otoban yok. Otoban parası yok. Bedava orada. Paşalar gibi tatil yapardım Almanya'da. Ben aracımı park edecek yer bulamıyorum ya. Almanya'da yaşasak Aracımı eski evet aracımı park et. Almanıza gerek yok ki arabaya. Her taraf S-Bahn, U-Bahn. Strassenbahn. Aracımı park edecek yer bulamıyorum. Bura olarak değil mi? Ben Afyon'dan geliyorum. Afyon'da da bulamıyorum yani. Siz de burada mutlu olurdunuz asgari ücretle. Kesinlikle. Ne gibi? Konuyu anlayamıyorum. Euro güzel yani. Avrupa siz nerede yaşıyorsunuz? Ben de Almanya'da. Tamam. Ne diyorsunuz? Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Vallahi Türkiye'ye gece gündüz dua ediyorum. Allah halkın yar ve yardımcısı olsun. Neden? Ekonomik çöküntü var. İnsanlar Almanya'dan beyefendi diyor ki her şey diyor güzel diyor. Güzel. Biz güzel gözlemliyoruz. Gerçekten ama sizde güzel. bir sorun araba parkı. Milletin İnsanların alım gücü her şey güzel ya. Şöyle bakıyorum. Alım gücü sosyal da güzel. Yok. 4.000 lira olmuş, 3.000 lira. Ev kirası 10.000 lira kira veriyorum ben 2.800 lira maaş alıyoruz. 2.800 10.000 lira kira veriyorum Almanya'da. babacığım kendi Birikmeye vermen gerekiyor. Asgari ücret 2.800 lira, ev kiraları 2.000'den aşağı ev kirası yok. Bunu yemesi, içmesi, elektriği, suyu ve doğalgazı da var. Ne diyorsun? Yani şimdi ben de Almanya'da eşimle beraber yaşıyoruz. Yani durum vahim. Türkiye'nin durumunu iyi görmüyorum. Cennet gibi vatanımız. Şu an durumu çok da iyi. Eskiye göre 1000 kat daha iyi. Daha iyi mi? Eskiye göre 1000 kat daha iyi Türkiye'nin durumu. Neden? 2000'e hırsızlık mı? 2000'e benim yaşım 53 olacak. 2000'e kadar biz yiyecek ekmek bulamayacağız. Her şey kara borsayla satıyorlardı. Dünyada bir kriz vardı ama. Biz mültecileri bizim aldığımız daha için çok evet kriz çok mutluyuz. Bütün mülteciler, Suriyeliler, Afganlar burada. Çok mutsuzuz yani ya. Burası ne böyle? Yol geçen anı mı? Herkes burada. İstanbul'da açım diyen insan yalan söylüyor. Gözümle görüyorum yalan söylüyor. Vallahi de yalan söylüyor billahi de. Ama Türkiye kadar Adamlar değil. üniversite olanları, üniversitede olanları, öğrencileri seçtiler böyle elekten seçer gibi. Hepsini aldılar, gerisini botlara bindirip geriye. Vasıfsız insanların hepsini buraya aldılar Türkiye'ye. Suriyeli olsun, Afgan olsun ne kadar vasıfsız insan varsa Türkiye'de. Ekonominin bozuk olması buna mı bağlıyorsunuz? Bu da var. Onlar bağlıyorlar. Onlar da maaş alıyor. Niye versin ki onlara? Aylık Maaş alıyorlarmış çalışıyorlar, onlar. alıyorlar. Çalışıyorlar çünkü bizim orada da bakın. Bizim insanımız rahatlığa alışmış bir insan. Ne diyorsunuz hanımefendi siz? Yani bu genel tabloyu şimdi Bizim Bir saniye bana. hanımefendiye bir soralım. Yani bizim Türkiye'de yaşayan insanların hayatı zor mu sizce?
Yine de diyorum cennet vatanımız var. Rabbim her zaman bayrağımızı bir kat tüm ülkelerden dalgalandırsın. Yalnız sosyal olarak konusunda maalesef biraz çöküntüye gidiyoruz. Zaten her tarafta saldırıda bulunuyoruz. Biz kendimiz bitiriyoruz. Başka bir şey değil yani. Peki ablacığım daha iyisi var mı? Efendim? Daha iyisi var mı bu yönetimden daha iyisi? Daha iyisi varsa verelim ona. Evet. Onu diyorum ben. Yönetime sözüm yok ki. Kime sözün kızı? Sözüm diyorum artık bir kalkınalım ya. Kalkınıyor zaten. gidiyoruz? Avrupa bizi çekemiyor abla. Ben de Almanya'dan geliyorum. Avrupa bizi çekemiyor. Peki hırsızlık var mı Almanya'da? Nerede? Hırsızlık. Sen öyle bir oluyor ki öyle bir zarfla gidiyor. Finansama zarfla gidiyor para. Finansama maliyeye zarfla gidiyor para. Ama bizim medya gibi gündeme çıkmıyor. Gündeme çıkmıyor. Mahveden o ya. Bizim medyamız her şeyi gündeme yansıtıyor. Ama Almanya'da da her şey dönüyor, gündeme çıkmıyor. Başında olan kişi SSK'yı iflasa soktu. Benim rahmetli amcam dedi ki emekli maaşlarınızı çekin yoksa dedi SSK'yı soyacak. Çekten 3 gün sonra SSK'yı soydu, soyuna çevirdi. İflas etti SSK. Gördün mü? Yalan. Ben oradaydım zaten. Ben her şeyi görüyoruz zaten biz. Her şey ne yalanı? Bunlar hepsi açıklar ve net olan şeyler. Delinde her şey kanıtında İşte bu getiriyor. yüzden kalkılamıyoruz. İşte Ben diyorum ki zihniyet bozuk olduğu yüzünden kalkınamıyoruz. Fikrini söylüyor. Şimdi Zihniyet bozukluk yüzünden kaybediyoruz. hiçbir parti hiçbir şeyden yana değilim. Ben sadece bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak diyorum ki artık yani kalkılanım. O onu attı, bu bunu Kalkınmış gitti. ya, eskiden hiçbir şeyimiz yok. Havada kuş ölüyor Eskiden diyoruz, o hiçbir parti yaptı. Yolda bir adam ölüyor, bundan oldu. Sel bastı, o yaptı. Evet, Ben buna karşıyım. Başka bir şey demiyorum. Saygılar. Sen yaşın kaç? Yaşın kaç? Kardeşim 22. Sen eski 2000. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Sen de gel konuş hani. Bir kere bizim düşünce özgürlüğü yok beyefendi Türkiye'de. Şimdi abi bana soru soruyor. Ne abi, sorun ne? sorun şu. Türkiye'de insanlar kazandığı parayla mutlu mu? Bunu soruyoruz. Ya şöyle düşünmek lazım. Kiminin geliri yüksektir, mutludur. Geneli Kimin konuşuyoruz. genel mutsuz. Neden genel mutsuz? Şu anda ülkede asgari ücret 3 milyar 100 küsurat falan bir şey olması lazım. Yani o parayla geçinebilecek insan varsa desin eyvallah, ben elini öpeceğim. İstanbul'da Bodrum kat 1+1 oda kira 1500 lira. 2 tane çocuğun varsa sen geçinemezsin abi. Yani buradan bakmak lazım. Neden hani diyoruz biz ülke olarak ilerleyemiyoruz? Ülkede güvensizlik var. Siyasi bir güvensizlik var. Kimse iktidara güvenmiyor. Ama herkes seçim olduğunda iktidara... Kimse güvenmiyor mu abi? Bir dakika. Güvenmesine Bitireyim. Herkes, kimse siyaseten iktidara güvenmiyor. İktidar seçim olduğu zaman din, Allah, peygamber diyor. İnsanlar da buna kanıp oy veriyor. Yani biz yönetilemiyoruz. Neden yönetilemiyoruz? Yani şöyle düşün. Ben şu an bir araba alamazsın. Yani herkesin arabası var da herkesin olan arabası. Kimse gidip yeni araba alamıyor. Galeriler dolu. Kimse araç falan alamıyor. Yani bu arabalar daha önce alınan maddi durumu, bak abi, asgari ücretle çalışan bir insan bir araç alamaz. Alamaz yani. Alamaz. Sen asgari ücretle mi çalışıyorsun? Ben fazla alıyorum. Benim maaşım çok iyi. Sen ne diyorsun? Bak diyor ki herkes mutsuz diyor. Abi kimse mutsuz değil. Kadın arabamda otobüste diyor ki ben diyor açım diyor. Elinde 12.000 liralık iPhone kullanıyor. Aç olan insan. Ama şöyle düşün. Adam ben Başakşehir'de oturuyorum. tırnağından... Benim orası sözde fakirlerin yeri. Her insan evin önünde 2 tane son model Mercedes var. Adamlar bak ya, şöyle bir şey söyleyeyim ya, şöyle düşünün. 3.000 lira maaş alan bir insan, bekar bir insan, 3.000 lira maaş alan bir insan nasıl geçinecek? 1500, 2.000 lira faturalarla 2.500 lira zaten zaten 500 lira para kalıyor. Bekar bir adam 3.000 lira asgari ücretle çalışırsa ona kalacak para 500 lira. 1+1 oda 1500, elektrik, su, doğalgaz fatura. Onlar da 500 yiyecek, yani para yetmiyor. Bir dakika, hanımefendi ne diyorsunuz? Ekonomi nasıl? Sen onlara geçinerek diyemezsin. Sen bak şöyle bir hesap yap. Sen orada 1200 euro alıyorsun. 1200 euroyla domatesin kilosu 1 lira, 1200 kilo domates alıyorsun. Yani şimdi beyefendi diyor ki kardeşim diyor siz diyor öyle burası gibi değil diyor. Kolay kazanıyorsunuz diyor. Kolay kazanmıyor. Kolay değil, onlar da sonuçta kazanıyor. Kolay kazanmak hiçbir yerde yoktur. Siz Almanya'nın neresindesiniz? Ben Bremenliyim. Ben Almanya'da Bremen'de yaşıyorum. Ben bir şey diyeceğim sana, bir dakika. Burada boşuna kendinizi parçalamayın. Ancak bu adama konuşursunuz. Ne yüksektekiler ne de keyfi sizi görmez, tanımazlar. Yani burada
konuştuklarımız. İsim verirsen bir şey söyleyip gidiyorum. Ben söyleyeyim işte. Gidiyorum oğlum bak. Cumhurbaşkanımız olsun, Başbakanımız olsun, İçişleri Bakanımız olsun. Hiçbirinin umurunda olmaz sizin burada ne konuştuğunuz derdiniz. Yani boşuna kendinizi yoruyorsunuz. Ben Sinop Ayancık'tan geldim. Sinop Ayancık'tan geldim 2 gün önce. Sel yerinden. Bu hükümet bak ve siz gibi vicdanlı insanlar olmasa bir dur hele. Cumhurbaşkanı da verdi. Cumhurbaşkanı 7 aylığını verdi. İyi Allah razı olsun. Milletvekilleri de versin. Bak şimdi vekillerin hepsi şöyle ayırmayalım. Vekillerin hepsi bütün aylığını versin lütfen. Ben de veriyorum aylığımın yarısını. Bütün aylığını versin. 12 ayını versin. Kusura bakmayın. Vatandaşlar hala bana versin diyor. Hiç kimse demiyor ki bir hizmet istiyor. Fabrika istiyorsunuz ya. Bak şimdi Türkiye araba üretiyor. Üretiyor, fabrika yapacak. Bir dakika arkadaş. Araba uçaklar yangında, bak şimdi arkadaş bu araba üretmek sorun değil. Fabrika yapmak sorun değil. Sen bunu satabiliyor musun? Satabiliyor musun? Satamıyorsun. Var mı? Yolun var mı? Yolun yok. Yolun olmayınca hiçbir fabrikanın işi yaramaz. Arkadaş kısa düşünmeyin. Uzun düşünün. Uzun düşün. Bütün fabrikaları sattılar. Daha ne diyeceğim? Bak şimdi. Yangında uçaklar neredeydi? Para yoksa Kanal İstanbul'u nasıl yapacağız? Bu kadar çalışıyor arkadaş. İleri düşünün. 20 sene, 50 sene, 100 seneyi düşünün. Bir Alman hükümeti bir taş koyduğu zaman 100 seneyi düşünüyor ya. Ne işin var benim elbisede? Ne işin var benim elbisede? Ben şimdiye bakarım. Benim uçağım yangın yandı, uçak yoktu be. Yangın yandı, ülkede uçak yoktu. Uçak mı yoktu? Uçak aldık. Helikopteri Haluk Levent gitti aldı. Neden bahsediyorsun? Dinozorlar 750 Neden? Neden bahsediyorsun? Sinirlendiniz? Ay ben eşimi çağırıyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Bak çağırın. Ben konuşmak istemiyorum. Allah hayır. Ya bir Sürat Kargo'ya cevap versin. Ben Sürat Kargo'yu çok merak ediyorum. Sen ekonomist misin? Bir varlık nasıl şeyinin 5 kat altına satılabiliyor? 1.7 milyar boş ver. 335 milyon TL'ye satılabiliyor bu. Bana bunu açıklar mısın? Alacak biri varmış. Alacak biri var. Almanya'da otomobil galerileri durdu. Satış yok. Araba satışı yok. Durdu. Ve burada galeride araba yok ya. Bu sokaktaki arabalar Almanya'da yok. Yapmayın ya. Asgari ücreti geçiyorsun ama telefon asgari ücretle lütfen sana bir soru sorayım. 1200 euroyla asgari ücretle bir araba sahibi olabiliyor musun Almanya'da? Olabiliyorsun. Ama 2500 euroda arabalar vermeyelim. Peki ben Almanya'da yaşıyorum. Sen diyorsun. Doğru diyorsun. Tamam. Almanya'da da sel oldu değil mi? Sel oldu değil mi? Orada da oldu, sel oldu. Doğru. Sel oldu orada. Orada da IBAN verdiler değil mi? Çok güçlü ekonomi var diye orada da IBAN diye bir şey vermedi. Sel olduğu zaman IBAN verdi mi devlet? Vermedi, veremez. Sana niye veriyor biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim. Sana ben söyleyeyim mi neden? Söyleyeyim mi sana? Neden? Sen merhametlisin, sen Türksün. Almanya'da merhamet yoktur. Ve bir Alman ölsün bir kuruş kimse vermez. Merhamet yoktur. Türk milleti merhametlidir, verir. Ben Ayancık'tan geliyorum. Bakanın arabası. Ben İsviçre'de yaşıyorum. Lafını kestim. Bakanın helikopteri hastaları taşıdı. Bakanın özel helikopteri taşıdı. İsviçre. Ben İsviçre'de yaşıyorum, tamam mı? İsviçre'de yaşıyorum. Bu pandemi döneminde benim restoranımı 6 aya geçkin kapattılar. 10 tane çalışanım var. Hafta sonları 20 kişi çalışıyoruz. 1 kuruş yardım almadık. 1 kuruş yardım almadık. Niye? Çünkü benim şirketim çok yeniymiş. İşletmemiz çok yeniymiş. Ben 2 kişilik bir dükkan işletmiyorum ki. Benim 15 tane 20 tane işçim var benim. Bak İsviçre dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Ve biz esnafları ne yaptı? Yarı yolda bıraktı. Biz kiramızı nasıl ödedik? Ödemeleri nasıl ödedik? Nasıl yaptık? İlgilendirdi mi onları? İlgilendirmedi. Ama sen orada ödemeni bir gün geç yatır, anında sana cezayı basarlar. İcraya kadar götürür. Donuna kadar alırlar. Ben sana şöyle sorayım. Sen İsviçre'den bahsettiğin için İsviçre'den sorayım sana. İsviçre'de sosyal haklar düşüktür. Çünkü Avrupa içinde değil bir kere. Konum olarak Avrupa içinde değil. Orayı dediğin zaman sen diyorsun ki
6 aylık yeni şirkettin. Onların suçu değil. Sen vergini yeterince ödemediğin için bir seneyi doldursaydın, sen de biliyorsun, bir seneyi doldursan sana yardım edecektiler. Bir seneyi doldurmadığın için yardım. Ama güzel bir şey söyledin abim. Ben sana kendinde suçu bul. Onlarda değil. bakın. Devlet sana, şimdi şöyle bir senin şey var. komşularına yardım etti mi? Senin başka lokantalara yardım ettiler. Çünkü onların hakları vardı. Çok yardım alamayan. Bak bir şey diyeceğim. Çok haklı. Şimdi bak bir şey diyeceğim abim sana. Çok önemli bir şey. Frank alıyorsun maaş olarak. Bir saniye. Hayatını yaşayabiliyorsun. Burada adam 2200 TL ile yaşıyor. Sen neden bahsediyorsun? Bir saniye. Fransa'dan Çok mı güzel. geliyordun? Fransa'dan mı geliyorsun? Fransa'da sıfır arabaya bindin mi? Vallahi bende çok sıfır araba var da boş ver. Ya bindin mi? Tabii ki bende. Ben Almanya'da yaşıyorum. Sıfır arabaya binen Türk göremedim. Çok nadirdir. Ama burada emekli olup da sıfır arabaya binen binlerce yüzler kişi var. Hani zayıftınız? Hani Zayıflıkla alakası yok ki. Sen diyorsun ki Var. Adam ki 2000 lira Türkiye'de 80 milyon kişi yaşıyor. O senin dediğin kişi 1 milyon kişi. Senin dediğin kişi 1 milyon. 2000 lira alabiliyorsa, bak 2000 lira alabiliyorsa bunun 1900 belki de 2500'ünü takside bağlamıştır. Cebinde 5 kredi vardır. Oradan oraya aktarır, işini yürütür. Doğru mu? Benim cebimde bir tane kredi var. Onu da uçak bileti alabileyim diye. Yok. Ama burada nasıl? Şöyle diyeyim o zaman. Göster kaç tane kredi kartın var. Şöyle diyeyim ben sana. O zaman sen fakir, Almanya'da sen tatili buraya Türkiye'nin için geliyorsun. Sen neden Almanya'ya gittin? Birinde para yok abi. Nasıl hocam? Ben size bir şey söyleyeceğim. Bakın. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Size işte o konu hakkında bir şey söyleyeceğim ben. Abicim bir saniye. Bakın arkadaşlar çok iyi dinleyin. Sen abi Almanya mı? Sen Fransa mı? Ben de İsviçre, tamam mı? Hepimiz gurbetçiyiz. Hepimiz cebimde donlarca para var. Ben 1000 frank para işte bak bir şey diyeceğim. Ben 1000 frank para bozduruyorum. Şu kadar parayla geziyorum. Ama burada paranın değeri yok. Kesinlikle yok. Gidiyorsun en kötü işte gidiyorsun iki kişilik lokanda yemek yemeye en kötü hesap 200 lira. Tamam mı? Ama arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Siz burada hepimiz elhamdülillah Müslümanız, doğru mu? Sizin Müslümanlığınıza burada laf eden var mı? Kimse edemez. Sakal bırakıyorsun. Laf ediyorlar mı? Sarık cübbe giyiyorsun. Laf ediyorlar mı? Bakın benim arkadaşım böyle benim gibi saçı maçı jöleli geldi Türkiye'ye 5 sene medrese okudu. Sakal bıraktı, şalvar cübbe aldı. Geldi İsviçre'ye. Niye? Orada görev yapmaya. İyi bakın. Benim restoranımın üst katında böyle takılma yerim var abi. Biz akşamlara gelip orada sohbet yapıyoruz. Arkadan takılıyoruz orada. Beni bir gece aradı. Dedi ki beni dedi polis takip etti. Ta evimin önüne kadar. Sen orada ne yaptın? Kimleydin? Ne işin var orada? Bu sarık, bu cübbe ne? Anladın mı? Sen bizim orada sakallı gez, türbanlı gez. Abi yolda yüzüne tükürüyorlar. Öyle bir ülkede yaşıyoruz biz. O yüzden burada ekonomik sıkıntılar bir şey diyeceğim. Lafımı bitireyim. Burada abi benim hakkım değil mi Türkiye, İsviçre'de Müslüman gibi yaşamak? Camiye gitmek, sakal bırakmak. Burada Hristiyanlar nasıl yaşıyor? Yahudiler nasıl yaşıyor? Bir saniye. Buradaki Hristiyanlar nasıl yaşıyor? Bana bir söyle. Hristiyanlar rahat rahat kilisesine gidiyor mu? Yahudiler rahat rahat ibadet yerine gidiyor mu? Biz zorluklarla gidiyoruz abi. Öyle mi? Biz zorluklarla gidiyoruz. Vallahi ben Avrupa'da görmedim. Bir Almanya'da böyle bir şey var mı? Almanya daha beter. Almanya daha beter. Almanya daha araştırın, bakabilirsiniz. Irkçılığın önündeyiz abi. Bremen Fatih Camisi kaç kere kundaklanmıştır. Araştırın. Yapan Almanlar yakalanıyorlar, geri bırakıyorlar. Maruz kalıyoruz mu? Kalıyoruz. Ben bizim bir dakika. orada, Ben bir dakika. Benim bak şimdi tamam. Benim bir dakika dur soruyorum bir söyleyeyim. Benim olduğum mevkideki camiye biz ismini yazamıyoruz. İfşa edemiyoruz. Neden? Kundaklama olacak korkusundan. Kundaklama oluyor. O ülke Müslüman mı? Ülke Müslüman. Gelin burada yaşayın. Bak ben de İsviçre'de yaşıyorum ama sen söylediğin yanlış. Sen benim halim de başörtülü, tamam mı? 4 tane Zürih'te yaşıyorum. Ama yanlış. Benim halim de başörtülü. Tamam mı? Bana kimse Tamam, ben sana bir şey diyeceğim. Daha bundan 2 ay önce abi bizim Olten çevresinde bir tane helal et satan bir fabrikaya
sahibi de milliyetçi bir adamdır abi. Her zaman ülkesini, milletini korur her yerde. Milletini korur ve yurt dışında. Bir saniye ya, bir dinle kardeşim, gözünü seveyim. Hayır, bir saniye dur. Ne yaptılar biliyor musun? Ne yaptılar biliyor musun? Hayır, olabilir değil işte. Ne yaptılar biliyor musun abi? Adamın bütün fabrikasını, adamın fabrikasında, bak lafımı kesiyorsun. Bak lafımı kesiyorsun. Ama bak bir lafımı kesiyorsun. Bir saniye dinle. Adamın fabrikasının camlarını hepsi indirdiler. İçine yabancı madde attılar. Adam haftalar boyunca çalışamadı. Niye? Ve ne yazdılar biliyor musun? PKK sloganı attılar. APO sloganı attılar. Biz Müslümanlar, Türkler olarak İsviçre'de abi devlet tarafından koruma altına alınmıyoruz. Ama PKK terör örgütüne İsviçre'de vakıf açtırıyorlar İstediği gibi yaşıyor. Yanlış. Yok öyle bir şey yok. Her semtte cami var ya. Herkes yok arkadaş yok. Hocam ben de şunu diyeyim sana. Eğer memnun değilseniz gelin, vatan sizi bekliyor. Keşke burada büyüseydi. 2500 TL sizi bekliyor. 2500 TL seni bekliyor. Siz bir gelin abi oraya, bir orada bir yaşayın, bakın bir hafta dayanıyorsunuz mu? Bakın o zaman. Bakın arkadaşlar, bizim İsviçre'ye buradan o kadar damat gidiyor ki, evleniyor gidiyor ve hiçbir tanesi diyemez ki oh be iyi ki gelmişim buraya. Hiçbir tanesi. Ama hiçbir tanesi demiyor oh be geri döndüm buraya. Niye geri dönmüyorsunuz? Geri dönün ya, sizi bekliyoruz. Siz de gelin görün oraları. Gerçek, bak bunu gerçek niyetimle söylüyorum. Ve Türkiye ekonomisi düzelsin, bizi alsın, buraya geliriz. Siz özenin abi Avrupa ülkelerine. Siz hele de gençler, siz özenin abi. Siz özenin. Siz Avrupa ülkelerine özenin. Gidin orayı bir görün. Ondan sonra buranın kıymetini bilirsiniz. Buranın kıymetini bilirsiniz. Sen Londra'ya gezemezsin kardeşim. Şöyle bırak hikayeleri. Buyur. Bir şey dedin. Sen dedin ki bak, lafta önce dedin ki ekonomi süperdir Türkiye'de. Şimdi lafı bitiriyorsun, diyor ki ekonomiyi düzeltin geri dönelim. Evet. Şu anda ekonomiyi düzeltin. Bak şimdi burada. Sen de gel diyorsun da. Diyorsun ya adam babacım, önce diyor ki ekonomi süperdir Türkiye'de. Şimdi diyor ki ekonomiyi düzeltin geri dönelim. Şimdi burada iş mi bekliyor? Ne bekliyor bu adamı? Niye gelsin abi? Onu anlamadım. Sen niye gel diyorsun? Ya orası Türkiye. neyi? Abi niye adam ülkesini savunmasın ya? Gidip gavur ülkeyi mi savunacaksın ya? Şimdi bak size tek bir şey söyleyeyim. Bak şimdi buradaki zihniyet, bak şimdi ikiye ayırın. Bu Z kuşağı diyorlar ya, bir saniye. Bir dakika, Z kuşağı diyorlar abi. Aynen aha bu. Z kuşağı bu abi. Z kuşağı bu. Aynen bu abi. Şöyle bir bakın. Bak ben bir dakika bir şey diyeyim. Biz Avrupa'da yaşıyoruz. Memnun değiliz, ayrı bir konu. Ama %90'ı memnun değildir. Bir tek varsa parası var, başka hiçbir hakkı yoktur. Bir dakika bekle. Şimdi Avrupa'nın düşüncesi, bak biz oranın düşüncesini biliyoruz, Türkiye'nin düşüncesini de biliyoruz. Ve buradaki maalesef olumlu olmayan nedenlerin düşüncesi tıpkı Avrupa'nın ve Amerika'nın düşüncesidir. Türkiye saldıranların düşüncesinden. Aynı. Ben size kızmıyorum. Ve siz bir dakika dur. Ve siz aynı onların dilinden konuşuyorsunuz. Lütfen. Ya arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. Bir soru sorayım. Bir dakika dur. Ülkenin menfaatine düşünün. Kendi menfaatinize değil. Ben sana şöyle söyleyeyim. Menfaatine düşünme. Ben bak bu torbaları alıyorum. Bak ben sana söyleyeyim. Ben bunları alıyorum. Bir dakika çocuklar. Bir şey. Oradan da alırım. İhtiyacın varsa gel vereyim arkadaş. Ya arkadaş niye alayım ben? Arkandaki telefon neden daha alayım. Beni dinle. Sen de al. Bir dakika. Çocuklar bir dakika. Çocuklar. Sorun yok. Bir şey soracağım. Hocam beni dinle ne olur. Bak sadece beni dinle. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir dakika lütfen arkadaşlar. Yurt dışında vatandaşlarımızın yaşamasının ne mahsuru var bizim için? Ne mahsuru var? Şimdi diyor ki vicdanlı oluyor abi. Benim pasaportum Türk bayrağı yok mu? Abi, ben savunamaz mıyım? Tamam mı? Biz orada var ya bu devleti öyle bir sanıyoruz ki. Biz orada bu devleti böyle bir savunuyoruz ki abi anlatamam sana. Sen burada nasıl kavur bir o zaman sen neden bahsediyorsun? Abi neden bahsediyorsun o zaman? Karışamazsın. Ama bak bir konuda bir şey söyleyeceğim.
sana bir şey bak sana da hak veriyorum. Bak hatta buradaki yaşayanlara da hak veriyorum abi. İstanbul'da asgari ücretle bak ben bak kaç 3.000 lira mı? Her neyse. Türkiye'yi savunanları İsviçre'de barındırmıyorlar dedi. Şimdi dünkü bir saniye. Ya sen neden bahsediyorsun? Sen bir dinle önce ne konuştuğumu. Sen önce bir dinle ne konuştuğumu. Boş ver abi onu. Şimdi bak bir şey diyeceğim. Abi ben niye ülkemi savunmaya, ben niye türbanlı? Az önce dedin ki barındırmıyorlar. Asgari ücretten bahsedeceğim. Ben buraya geldim, tatil yaptım, tamam mı? Hala tatilimi yapıyorum. Ve Allah aşkına hiçbir zorluk aynen abi. Ben paraya kazanıyorum, geliyorum. Asgari ben orada bu paralar için ben orada bu paralar için sabahtan akşama çalışıyorum. Ayrı bir mesele. Dinle işte kardeşim. Bir cümlemi bitireyim anlayacaksın. Bak burada bir insan 3.000 lira maaşla abi İstanbul'da geçinmesi imkansız. Niye? Bak ben kendimden misal veriyorum. Ben günde 2 defa kahvaltıyla akşam yemeği dışarıda yesem abi en kötü restoranda benim vereceğim para 300 TL. Doğru mu? Bu adamın 4 tane çocuğu varsa, evi kiradaysa, İstanbul gibi ama bak ben zaten bunu söylüyorum. Ben zaten bunu savunuyorum. Haklısınız bu konuda ama biz orada yaşıyoruz. Biz bu Türkiye'yi umursamıyoruz. Biz eurolar, franklar cebimizde burada keyfimizi görüyor, göbek atıyor. Öyle bir şey yok. Siz buradan sıkıntı çekiyorsanız biz de 11 ay boyunca burada bir ay tatil yapmamız için oralarda sıkıntı çekiyoruz. O sıkıntıyı çevirmek isteyenler var. İstersen yerine başka birisi ver o gitsin. İşte Londra'ya gittim dedin ya. Hocam şöyle bir soru sorayım sana. Bak Müslümanlıkta diyor ki ekmeğini kazandığı yeri kötülemeyeceksin. Hayatta kötülemeyeceksin. Sen İsviçre'de paranı kazanıyorsun, yarım saattir İsviçre'yi kötülüyorsun. Abi geri gel vatana geri gel. Tamam bir şey diyeceğim sana. Sen de Türkiye'de yaşıyorsun. Sen de Türkiye'yi kötülüyorsun. Ben Türkiye'yi kötülemiyorum. Ben diyorum ki insanlar geçinemiyor. İşte negatif noktaları söylüyorsun. Doğru mu? Negatif noktaları söylüyorsun. Neydi? Ama pozitif. Ben de o zaman negatif noktaları söylüyorum İsviçre'nin. Ben ülkemi kötülemem. Ben hayatta ülkemi kötülemem. Ben sana bu şansları vermese ben hayatta gelip burada tatil yapamam. Ekmek paramı kazanıyorum ki geliyorum buraya. Bakalım kimler camiye gidecek, kimler gitmeyecek. Boş ver onu konuşmuyoruz. Camiye bütün millet gitseydi o zaman bu devlet böyle şey olmazdı işte bak. Bir şey soracağım. Peki bir dakika. Ben bir şey daha söyleyeyim, ben gideceğim lütfen. Bir şey daha gidiyorum, gitmem lazım. Türkiye'nin ekonomisi herkesin kendi farklı düşüncesidir. Bizim oradan baktığımız, gördüğümüz iyiye gidiyor. Ama bir dakika dur. Ama sabredin. Şimdi bak arkadaş, bizim bu Türklerin en kötü huyu birisi konuşurken sonuna kadar beklememektir. Ben konuşurken 100 kişi laf atıyor. Başkası konuşurken bak dikkat ettin mi? Birisi konuşurken ben susar beklerim. Ama bu Türklerin maalesef büyük bir hastalığıdır. Birisi konuşurken sonuna kadar beklememektir. Şahıs olarak değil, millet olarak konuşuyor. Bak ben konuşuyorum, sözümü kesiyorsun. Dinlesenize bir sonuna kadar. Arkadaş konuşuyor, bekle sonuna kadar. Bu ezan sesi var ya, bu ezan sesi. Biz bu ezan sesine orada 11 ay boyunca bir ay tatil yaptığımızda hasret kalıyoruz, tamam mı? Ben sana bir şey diyeceğim. Özeniyorsun ya. Bir git oraya. Bak burada çocuk su satıyor. Bak bu çocuk su satıyor. Bizim insanlar o kadar merhametli ki bu çocuk yine de burada aç gibi yatmıyor. Bizim orada bu çocuk gelsin su alsın, bunu kıçına tekmeyi vurup bunu parka atarlar. İsviçre öyle, Almanya öyle merhametsiz bir ülke. Anladın mı? Öyle merhametsiz. Buradaki insanlar merhametli. Sen açsan eğer senin komşun gelir seni doyurur. Bizim orada sen aç ol var ya, yüzüne tükürürler. Hadi ezan okunuyor. Haydi namaz arkadaşlar. Gel su alacağım. Gel Allah. Hadi gel. Bak Allah'a dua et, belki daha fazla satarsın. Gel namaz kılalım. Gel. Evet. Şu su alacağım. Şimdi 11 ay ezan verilmiş. Gençler, hani namazı biliyorsun? Kılsın namazını. Evet. Allah kitap oy var. Almadı abi, su alacağım demişti, almadı. Gör. Gel buraya gel. Kaç yaşındasın sen? 12 abi. 12. Evet. Nasıl gidiyor işler? Abi şu aralar biraz sıkıntılı ya. Niye? Zabıtalar sıkıyor. Zabıtalar sıkıyor. Okula gidiyor musun? İşte abi okul çıkarmaya çalışıyorum Aferin kardeşlerime. sana. Ne diyorsun Türkiye'nin ekonomisine? Türkiye'nin ekonomisi abi berbat ya. Senin ekonomin nasıl? Benimki de işte. Ha? Nerelisin sen? Aksaray. Aferin. Peki günde kaç para kazanıyorsun? Kazanıyoruz abi bir şeyler Allah aşkına. Söyle hadi.
Yok abi. Herkes şimdi bak senden birer tane su alacak. Tamam. Anlaştık mı? O zaman söyle hadi. 100, 120 öyle bir civar abi. Aferin, çok güzel. Ne diyorsun? Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyünce mi? Çok para beni bozar abi. Bozar. Bozar beni. Çok para bozar. Peki bak abiler konuşuyor. Bak abiler konuşuyor, ablalar konuşuyor. Ne diyorsun onların konuştukları için? Almancı kaçtı. Almancı mı? Abi herkes Türk ama Almancılar şey biliyor. Orada 2 euro 20 lira. Şimdi 2 euro 20 lira. Ama burada 2 euro 15 lira yapıyor. Nasıl bir iş? Oradan kazanıp geliyorlar. Ne onun suçu mu? Orada yiyorlar. Burada. Onun suçu mu? Onun bence abi onun şeyi. Bir de burada işi yapıyorlar. Buraya işi yapıyorlar. Orası iyi, orası iyi. Nasıl iyi? Orada 1000 euro alıyorsun. Burada bizim asgari ücretimize bakın. Orada ona göre yazıyor. Ev kirası kaç para orada biliyor musun sen? Kaç para abi? He? 600 euro en ucuzu. Tamam. Aylık kaç euro alıyor abi? 2000 euro alıyor. Tamam. Geri kalan? Birazını biriktirse Türkiye'ye geldim zengin. Abi orada yaşıyor ama çocukları orada. Ailesi orada, işi orada. Abi ayda 20-30 euro atsa yine zengin Türkiye'ye bakın. Yine olur. Ama yine adam gelmiş otoban. Biz bakıyoruz ama bizim devletimiz de yarısından çoğunu bizim vergimizi alıyor, Suriyelilere veriyor. Allah Allah. Gerçekten abi. Aynen ben buraya çıkmak için dedim. Ondan daha iyi konuşturuyor. Bak. Abi açık söyleyeyim Suriyeliler alıyor. Ben buradan akşama kadar çalışıyorum. Yüzüyorlar İstanbul Boğazı'nda. Buna ne diyorsun abi? Sen Annesi babası asgari ücret dilenmekle alıyorlar. Burada herkes de acıyor ha. Türkiye hayatta sahip çıkmıyorlar. Ben burada açık söyleyeyim. Ben açık söyleyeyim. Türkiye hayatta sahip çıkmıyor. Geçen abi bir tane adam dilenci 300 lira para verdi. Ben de vardım abi bana da verir misin ya dedim. Adam bana yüzüme bile bakmadı. Dönüp ama dilencilere bakıyorlar. Bu Türkiye Türk işi zaten Suriyeliler bekliyor ya. Ben bunu diyeyim. Peki bir şey soracağım sana. Sen bu Suriyelilerin buraya gelmesini yani seni rahatsız eden tarafı ne? Abi bizim vergimizi alıp onlara veriyorlar. Onlar yiyor. Niye onlar yiyor? Benim vergimi yiyince içim sızlıyor. Vatanlarına kalsınlar, vatanlarını dönsünler. Bizim zamanımızda da savaş çıktı. Biz kaçtık mı? Biz savaştık. Bırakıp geldiler. Aynen bırakıp geldiler. Kaçtılar geldiler buraya. Şimdi Afganlar geliyor. Ne diyorsun? Afganlar, Suriyeliler yoldu zaten. Kaçıyorlar bunlar. Kaçıyorlar. Aynen öyle abi. Hepsi de kaçıyor. Devlet de onların arkasında. Geçen zabıta beni aldı. Bir bakıyorum Suriyeliler var. Suriyeliler yüzüyor adam bir şey demiyor benim suyumu alıyor. Yüzüyor ya. Suyumu alıyor. Bu nasıl bir şey abi? Ben yapacağım o 6 aylık askeri. Ben bekleyeceğim. Onlar burada duruyor. Nasıl olacak o? Aferin. Helal olsun. Bravo. Peki. Ekonomi, vatandaşın ekonomisini nasıl görüyorsun? Abi vatandaşın sonu berbat. Niye? Abi bakıyorum her abi de o kadar ciddi şey yok. Herkesin durumu o kadar iyi değil bu korona yüzünden. İyi değil. Aynen abi. Sen mesela kendi eviniz mi var? Yok abi biz devlet evi. Devlette. Ben buraya çalışmaya geldim. Burada depoda kalıyorum. Anladım. Devlette derken anlamadım. Nereden? Ne devlet yaptırıyor abi bize. Ha, konut yapıyor. Aynen konuk yapıyor TOKİ aynı. Ha, ailen nerede annem baban? Onlar memlekette ya. Memleketteler. Aynen. Gelmiş. Sen bu yaşta İstanbul'a geldin. Aynen abi. Aksaray'dan buraya. Aynen abi. Dayımla geldim. Dayımla buraya. Aynen Her abi. yaz geliyor musun? Her yaz geliyorum abi. Paranı ne yapıyorsun peki? Param mı abi? Anneme veriyorum. Okula ihtiyaçlarımızı, ihtiyaçlarımızı. Ne zaman döneceksin Aksaray'a? Vallahi 1-2 ay daha çalışacağım. Bir ay daha su satarım, bir ay da kağıt toplar giderim. Kağıt da mı topluyorsun? Ayın abi. Nasıl oluyor o iş? He? Zor mu? Sabah Oluyor kaçta abi. başlıyor? Sabah Sen bu işe 8'de. kaçta başlıyorsun? 8.30-9'da. 8.30-9'da. Aynen abi. Ondan sonra? Ondan sonra çalışıyorum akşam 8'e kadar. Akşam 8'e kadar. Aynen abi. Akşam 8'den sonra ne yapıyorsun? Dinleniyorsun. Aynen abi gidiyorum ya bir ekmeğimi yiyorum, uyuyorum yine sabah 8'de devam. Hobi. Aynen. Peki memlekete gittiğinde o işte okul döneminde çalışıyorsun, o masraflarını mı çıkartıyorsun sen parayla? Biraz abi babamın sorunu var. Babam biraz içki kumarcı. Onlarla o biraz ev bakmıyor. Ona bakıyorum ben abi. Benim 4 tane de kardeşim var. Ben onlara bakıyorum. Kimseye gidip ağzımı eğmiyorum. Aferin sana. Aferin oğlum sana. Sen 12 yaşındasın. Aynen bak, abi. Seni izliyorlar. Bazı insanlar da mesela çalışmıyor, şey yapıyor. Sen bak ta Aksaray'dan İstanbul'a gelmişsin. Aynen abi. Sattığın sütle annene bakıyorsun ve kardeşlerine. Aynen abi. Aynen abi. Aferin. Ben de bunun arkadaşıyım. Aferin sana. Aynen. Ne diyorsun bundan sonrası için? Ne olmak istiyorsun sen büyüyünce? Allah abi.
Allah ne verdiyse. Allah ne şey ederse. Yani bir şey olmak istiyor musun yoksa okul atıyorum liseyi bittikten sonra bırakacak mısın artık yani? Ne yapacaksın? Şey olmak istiyorum abi. Uzman asker olmak istiyorum. Uzman çavuş olmak Aynen. Niye? Abi çok istiyorum. Şimdi de yani orada amcamgil var. Amcam uzman benim. O yüzden o gittiği için ben de gitmek istiyorum onun yanına. Aferin sana. Hadi bakalım. Arkadaşlar birer tane su alalım değil mi? Bitti su. Bitti mi? Olanları alalım. Hadi olanları abilere, ablalara ver. Çok teşekkür ederim oğlum sana. Adın ne senin? Muhammed abi. Soyadın? Ark. Muhammed Ak. Aferin sana oğlum. Çok güzel konuş. Tebrik ederim seni. Sağ ol. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi herkes alsın bakalım hadi. Al. Aferin bak tamam. Hadi. Kendine iyi bak. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bakalım.